Yaşar Hocam hoş geldiniz. Sayın hocam hoş bulduk. Hayırlı sabahlar diliyorum Hayırlı tüm sabahlar. katılımcılarımıza. Hocam Allah hoş geldiniz. kabul etsin. Tebrik ediyorum, kutluyorum yürekten. Allah Çok razı olsun. sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah hocam. Çok güzel bir sempozyum, kongre olmasını da temenni ediyorum bu arada. Destekleriniz inşallah hocam. Olur. Sağ olun hocam. Allah hayırlı uğurlu etsin. Sağ olun hocam.
Saygıdeğer protokol üyeleri, Sayın Rektörüm, kıymetli bilim insanları ve değerli katılımcılar. Sizleri Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji bölümünün düzenlediği 2. Uluslararası Gerontolojik Bakış Kongresi'ne selamlamaktan mutluluk duyuyoruz. Şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Sayın Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Efe'ye sözü bırakıyorum. Teşekkür ediyorum Deniz Hocam. Saygıdeğer Rektörüm, Sayın Genel Müdürüm, kıymetli bilim insanları ve değerli misafirler. Türkiye'nin gerontoloji alanında aktif olarak eğitim veren ilk kürsülerinden birisi olan Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü adına tertiplediğimiz 2. Uluslararası Gerontolojik Bakış Kongresi kapsamında sizlerle tekrar bir araya gelmekten mutluluk duymaktayız. Bölümümüz ve organizasyon ekibimiz adına hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'nin geleceği için en önemli müdahale alanlarından birisi olan demografik yaşlanma, multidisipliner bir şekilde ele alınması zorunlu olan dinamik bir değişimdir. Gerontolojik bakış ise yaşlılık ve yaşlanma olgularını
biyopsikososyal açıdan bütünleştiren, farklı disiplinlerle kesişim noktalarını her bir yaşlı ve yaşlanmakta olan birey için bireysel müdahale imkanları yaratmak adına kullanan önemli ve yeni bir yaklaşımdır. Gerontoloji biliminin yetkinliğinin farklı alanlarla işbirliği içinde kullanılması giderek daha çok ihtiyaç duyacağımız bir bakış açısı sunmaktadır. İkinci Uluslararası Gerontolojik Bakış Kongresi ile yaşlılık ve yaşlanma odağını çalışan kıymetli bilim insanlarını gerontolojik bakış çerçevesinde toplamaya çalışarak bütüncül, holistik ve çok yönlü bir kompozisyon oluşturmak ve bu sayede gerontoloji ailesi olarak kenetlenmemize katkıda bulunmak gayesini taşımaktayız. Dolu dolu ve çok yönlü programımızla sizleri baş başa bırakmak için bir kez daha hoş geldiniz, sefa geldiniz diyerek organizasyon sürecinde desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Fethi Ahmet Polat, Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve kongremizin her basamağında tecrübeleriyle bizi destekleyen Sayın Dekanımız Profesör Doktor Hüseyin Kırmoğlu ve Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Bölüm Başkanı Profesör Doktor İsmail Tufan hocamıza teşekkür ediyorum. Verimli ve etkili bir toplantı olması dileklerimi iletiyorum ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler. Hocamıza açılış konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Hüseyin Kırmoğlu'nu davet ediyoruz. Öncelikle herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Bir önceki gerontoloji toplantımızı 21-22 Ekim'de Gerontolojik Bakış ismindeki kongresi yapmış bulunuyoruz. Bugün yine Muş Alparslan Üniversitesi sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 2. Gerontolojik Bakış kongremize herkesin hoş geldi diyorum. Tabii ki şunu söylemek gerekiyor. Engelli ve yaşlı insanlara yapmış olduğumuz yatırımlar aslında onlara değil, bizim kendi geleceğimize yapmış olduğumuz yatırımlar. Nitekim bu kongre esnasında ya da bundan sonra hayatımız içerisinde engelli olma ihtimalimiz vardır. Bunun dışında hepimiz her gün yaşanmaktayız. Gelecekte nasıl mekanlarda, nasıl bir yaşam kalitesi içerisinde hayat sürmek istiyorsak, bugünden hem kendi geleceğimizi hem de mevcuttaki olan yaşlılarımız için yaşam kalitesi yüksek, standartı yüksek mekanlar ve erişilebilir mekanlar sağlamamız gerekmektedir. Bu manada ülkemizde ilk defa Akdeniz Üniversitesi'nde kurulmuş olan gerontoloji bölümünden sonra ikinci defa Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde gerontoloji bölümünün açılmasına vesile olan başta Sayın Rektörümüz yine Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölüm Başkanımız Profesör Doktor İsmail Tufan hocama teşekkürlerimi arz ediyorum. Kongrenin çok verimli geçeceği kanaatindeyim. Katılımcılara teşekkür ediyorum. Umarım başarılı bir kongreyi ev sahipliği yapmış olur. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hocamıza açılış konuşmaları için teşekkür ederiz. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Fethi Ahmet Polat hocamızı davet ederiz. Saygıdeğer katılımcılar, kıymetli hocalarım, dekanlarım, akademisyen arkadaşlar, sevgili öğrenciler, hepinizi ben de saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün bir toplantımız var, bir yere doğru gidiyoruz. Daha doğrusu öğrencilerimizle bir uygulamamız var. Bir İHA aracımızı nasip olursa bugün uçuracağız. O yüzden havaalanına gidiyoruz arkadaşlarla beraber, öğrenci arkadaşlarımızla beraber. O sebeple bu şekilde yoldan katılmak zorunda olduk. Hakkınızı helal edin lütfen. Ben geçtiğimiz toplantıda da, ilk toplantıda da yapılan bu etkinliğin son derece faydalı bir etkinlik olduğunu söylemiştim. İsmail Tufan hocama da ayrıca teşekkür ediyorum. Hakikaten onun destekleriyle tabii yürüyor bu. Sağlık Bilimleri Fakültesindeki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Özellikle ilgilenen hocalarımız var.
Bu konuda alanında iyi olan, uzman olan hocalarımız var. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Sayın Dekanımız Hüseyin Kırımoğlu'na, yardımcılarına, bölüm başkanımıza ve aslında görünmeyen gizli kahramanlarımıza ben bu etkinliğin düzenlenmesi münasebetiyle çok teşekkür ediyorum. Başarılı bir toplantı olacağına, bir sempozyum, bir kongre olacağına yürekten inanıyorum. Tekrar hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Çok özür dileyerek de açılıştan hemen sonra ayrılacağımı ifade etmek istiyorum. Başarılar diliyorum arkadaşlar hepinize. Hocamıza açılış konuşmaları için teşekkür ederiz. Katılması gereken bir başka programdan dolayı Engelli Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Elmas Esra Ceceli'nin açılış konuşmasının kaydını izliyoruz. Deniz Hocam herhalde tıklama gerçekleşmedi. Üyeye Hocam, tıklarsanız. tamam. Değerli misafirler, kısa bir teknik aksaklık yaşıyoruz şu anda. Zannediyorum. Teknik ekipteki arkadaşlar halledecekler. Deniz Hocam dilerseniz ben paylaşmayı deneyeyim. Tamamdır hocam. Mehmet hocamıza yetki verebilir miyiz arkadaşlar? Sayın hocam, şu an paylaşabilirsiniz. Tamam. Bir saniye hemen. İkinci Mehmet Hoca bağlantı yapamıyorsanız cep telefonundan açın, oradan dinleyelim. Hocam hemen paylaşıyorum. Görünüyor mu şu an? Tamam. İkinci Uluslararası Gerontolojik Bakış Kongresi'nin çok değerli katılımcıları, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hepimizin bildiği üzere dünya hızla yaşlanıyor. Ülkemizdeki yaşlanma süreci de dünyadaki demografik süreçle aynı yönde ve hızlı bir şekilde ilerliyor.
2021 yılı sonu itibariyle ülkemizde 65 yaş ve üzeri nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı %9,7. 2080 yılında ise bu oranın %25'lere ulaşması bekleniyor. Bakanlık olarak yaşlılara ilişkin politika ve hizmetlerimizi mevcut nüfus yapımızı ve nüfus projeksiyonlarımızı gözeterek geliştiriyoruz. Yaşlılarımıza yönelik politika ve hizmetlerimizde temel aldığımız bütünleşik sosyal hizmet modeli altında uzun süreli kurumsal bakım hizmetlerinden evde bakım ve gündüz bakım hizmetlerine, sosyal yardımlardan diğer sosyal destek mekanizmalarına uzanan geniş bir hizmet alanımız bulunmaktadır. Bakanlığımızın yaşlılık politika ve hizmetleri, yaşlımızı merkeze alan, ailesi ve sosyal çevresiyle birlikte değerlendiren, yaşlımızın özel durumlarını ve kişisel farklılıklarını gözeten, koruyucu ve önleyici sosyal hizmetleri önceleyen, sosyal hizmet ile sosyal güvenlik, sosyal yardım ve istihdam ilişkisini güçlendiren bir yaklaşımla geliştirilmektedir. Bu kapsamda sorumluluk alanlarımızdan önde gelen birisi kurumsal uzun süreli bakım hizmetlerimizdir. Bakanlığımıza bağlı 17.499 kapasiteli 168 hücremizde 13.687 yaşlımız, 38 gündüz yaşam merkezimizden ise 532 yaşlımız faydalanmaktadır. Yaşlılara yönelik evde bakım ve gündüz hizmetlerinin geliştirilmesi projesi, YAGEM ve FİRİT 2 kapsamındaki projelerimizle evde bakım ve gündüz hizmetlerini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Kurum bakımına gereksinim duymayan yaşlılarımız için sosyal yardım mekanizmalarımızı devreye sunuyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 165 bin yaşlıda evde bakım yardımı, 765 bini aşkın yaşlıda yaş sahibi oluyoruz. Sadece bakım ve sosyal yardımlar değil, hayat boyu öğrenme kapsamında da etkin rol alıyoruz. Aktif ve sağlıklı yaşlanma perspektifiyle yaşlılarımızın bireysel kapasitelerinin geliştirilmesini destekliyoruz. Bu kapsamda watch turnuvaları düzenliyor, bakanlığımıza bağlı huzur evlerimizde kalan yaşlılarımız için dijital bahar teknoloji odaları oluşturuyoruz. 60 üstü Tazelenme Üniversitesi ve dijital ve finansal okuryazarlık eğitimlerinin geliştirilip yaygınlaştırılmasını destekliyoruz. Önümüzdeki dönemde bu uygulamaları ülke geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Alzheimer Avrupa Demansa İlişkin Devlet Uzmanları grubu gibi birçok bölgesel ve uluslararası çalışma grubunda aktif rol alıyor, ülkemizin yaşlılık alanında üst düzey politika temsiliyetinin en iyi şekilde sağlanması için işbirliği çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaşlanmanın ana akımlaştırılması kapsamında hazırladığımız 2030 Yaşlanma Vizyon Belgesi'yle aktif ve sağlıklı yaşlanmadan bakım hizmetlerine herkes için erişilebilir yaş dostu kentlerden yaşlı haklarına kadar birçok alt başlığı içeren temel alanlara yönelik hedefler ve eylemler yapıyoruz. Bakanlığımız her yaş için toplum perspektifiyle kimseyi geride bırakmadan ilerlemeyi, insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesini şiar eden bir devlet geleneğini sürdürmekte. Bu kapsamda her dönemin kendine has ihtiyaçlarını gözeterek, fırsatlarını görerek yaşlılarımız için politikalar geliştirmeye ve hizmet sunmaya devam ediyoruz. Sözlerimi bitirirken 2. Gerontolojik Bakış Kongresi'nin yaşlılık alanındaki çalışmalara yön vereceğine inanıyor. Bu kapsamlı kongrenin gerçekleşmesine katkısı olan herkese şükranlar sunuyorum. Sayın Genel Müdürümüze konuşmaları ve destekleri için teşekkür ederiz. Son açılış konuşmamızı gerçekleştirmek üzere onur konuğumuz, gerontoloji biliminin Türkiye'deki kurucusu, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gerontoloji Bölümü Kurucu Başkanı ve Bölüm Başkanı Sayın Profesör Doktor İsmail Tufan'a sözü bırakıyoruz. Buyurun Sayın Hocam. Sayın Rektörüm, Sayın Dekanım, Sayın Bölüm Başkanım, saygıdeğer meslektaşlarım, sevgili öğrencilerim, değerli katılımcılar, Yaradan'a binlerce kez şükrediyorum. Şükürler olsun ki bugün sizlerle birlikte tekrar Muş Alparslan Üniversitesi'nin 2. Uluslararası Gerontolojik Bakış Kongresi'nin
misafiri oluyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ve bana burada konuşma fırsatı tanıyan başta Muş Alparslan Üniversitesi'nin değerli rektör hocama ve Uluslararası Gerontoloji Bakış Sempozyumun organizatörleri ve başta olmak üzere tüm öğretim üyesi kardeşlerime teşekkür ediyorum. Binlerce yıldan beri kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar ulaşan, sosyal ve kültürel değerlerimize dayanan, ülkemizde ve dünyada insan onurunu odak noktaya alan bir geleceği herkesle paylaşmaya kararlı olan gerontoloji ve onun ülküsü bu yönde azimle ilerleyen ve kararlılıkla dayanışma değerleri üzerine kurulmuş düşüncemizin, eğitimimizin ve uygulama alanlarımızın her geçen gün ülkemizin farklı üniversitelerinde kurulan gerontoloji bölümleriyle devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu hedeflere kararlılıkla yürüyen gerontoloji bölümünün değerli neferi kardeşlerime ve önümüze çıkan doğal veya suni engeller her ne olursa olsun onları aşarak mutlaka ülkemizin yaşlanan insanına yetiştireceğimiz öğrencilerimiz ve kardeşlerimizle mutlaka yardım ve uygulama alanlarında örnek olacağız. Ülkemizin en önemli kaynağı kendine olan güvendir. Gerontolojinin ülkemizde yeni bir bilim dalı olarak kabul edilmesi 2006 yılında Yükseköğretim Kurulu'nun kararıyla başlamıştır. Ama gerontolojinin dünyadaki kökleri 126 yıldan beri güçlü bir şekilde eğitim ve öğretim hayatında devam etmektedir. Ülkemiz ve onun yaşlanan insanı açısından üzerimize bu önemli süreç çok değerli ve ciddi sorumluluklar yüklemektedir. Ülkemizin 21. yüzyılında en önemli sorun kaynaklarından biri yaşlanan nüfusumuz olacaktır şüphesiz. Burada bu sözde herhangi bir tereddüte gerek yoktur. Çünkü TÜİK rakamları bize bunu çok açık ve net bir şekilde göstermektedir. Önemli olan bizim ülke olarak bunun daha hızlı bir şekilde farkında olmamız ve kendimizi yaşlanan topluma hazırlamak için yaptığımız veya yapmak zorunda olduğumuz girişimleri arttırmaktır. Bu açıdan bakıldığında nadide yüksek öğretim kurumlarımızdan biri olan Muş Alparslan Üniversitesi'nin Sayın Rektörümüzün liderliğinde düzenlediği 2. Uluslararası Gerontolojik Bakış Sempozyumu'nun önemi ne kadar vurgulansa azdır. Nüfusumuz yarım asır önce dünyanın en genç nüfusları arasında sayılırken o dönemde yaşlı oranı %3 civarındaydı. Bugün %10 sınırına dayanmıştır. Yaşam süremizin uzamasına paralel olarak sanayileşmenin de bir de yan ürünü olarak doğurganlık azalmakta ve nüfusumuzun yaşlanma hızı artmaktadır. Önümüzdeki birkaç 10 yıl içinde nüfusumuz daha da yaşlanacaktır. Nüfusumuzun diğer ülkelerle kıyaslandığında genç görünmesi sadece geçici bir durumdur. Toplumsal yaşlanma sürecini ne kadar iyi tanır ve buna ne kadar iyi hazırlanırsak yaşlılığın üstesinden o kadar kolay geleceğiz. İşte bu süreçte
Muş Alparslan Üniversitesi Gerontoloji bölümünün değerli öğretim üyelerine ve orada eğitim alan öğrencilerine çok önemli görevler düşüyor. Gerontolojide toplam 30 yılı aşan ve bunun 20 yıldan fazlasını Türkiye'de geçiren ve elde ettiğim tecrübelerden yola çıkarak samimiyetle şunu söyleyebilirim. Yaşlı topluma hazırlık sürecinde Muş Alparslan Üniversitesi'nin düzenlediği Uluslararası Gerontolojiye Bakış Sempozyumun önemli bir yeri vardır gerontoloji dünyasında. Ve bu yer her geçen gün kendini kanıtlayarak ortaya koymaktadır. Sempozyumumuzun gerontolojik bilgi transferi, yaşlanma ve yaşlılığa duyarlılık, yaşlılıktan kaynaklanan risklere hazırlık açısından da ülkemiz ve insanımız için anlamlı ve hayırlara vesile olan çalışmalara anlam yaratacağına, zemin yaratacağına inanıyorum. Beni en çok mutlu eden, 20 yıl önce gerontoloji kavramını toplumumuz henüz tanımıyordu. Bugün o süreçten yaşlanma ve yaşlılık üzerine bilim insanlarıyla, politikacılarımızla, ekonomistlerimizle, hekimlerimizle, sosyal hizmet uzmanımız, sosyologlarımız, psikologlarımız ile yaşlanan toplumun sorunlarına kafa yoran yeni bir toplumsal bakış açısına sahip olmamızdır. Bu süreçte kurulduğu günden beri olağanüstü çalışmalar yapan Muş Alparslan Üniversitesi'nin ortaya koyduğu performans ve uygulamadaki kararlılığı bizim geleceğe daha güvenli bakmamıza vesile olmaktadır. Geleceğimize daha emin adımlarla yürüyeceğimizin bir göstergesi olarak bunu görmekteyim. Hepinizi Muş Alparslan Üniversitemizin düzenlediği Uluslararası Gerontolojiye Bakış Sempozyumunda saygıyla selamlıyorum. Sayın Rektörümüze özellikle gerontolojiye sağladığı destek ve 60 artı tazeleme üniversitesinin Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde kurulması için gösterdiği olağanüstü katkıdan dolayı da şükranlarımı sunuyorum. Beni dinleme nezaketine katlandığınız için teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Evet, teşekkür ederiz hocam. Deniz hocam, mikrofonunuz kapalı hocam. Sayın Profesör Doktor İsmail Tufan hocamıza açılış konuşmaları için teşekkür ederiz. Programda biraz önde gidiyoruz. Bu sebeple bir saat 10'a kadar ara vereceğiz. Çünkü bir sonraki oturumun konuşmacıları henüz katılmadı. Saat 10'da tekrar buluşmak üzere. Uh, since the presenters of this first session have not yet arrived to our meeting, we will take a break till the 10 o'clock, 10 a.m. Yabancı hocaların saat farkından dolayı programlarını ona göre ayarlamış olmalarından dolayı saat 10'u beklemek durumundayız. Kıymetli misafirler. Dolayısıyla saat 10'da tekrar görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun hocam. Biz teşekkür ederiz hocam.
Luci! Luci! Pozdravljena. Zdravo, kaj se je začela zadeva? Le ne, zdaj se bo. Za 5 minut. Şimdi ilk oturumumuzu başlatmak üzere oturum başkanı Sayın Doktor Öğretim Görevlisi Adem Üstün Çatalbaş hocamıza sözü bırakıp verimli bir kongre süreci diliyoruz. Thank you very much, Deniz. Dear guests, welcome to the second International Congress of Gerontological Approach. My name is Üstün Çatalbaş. I'm a sociologist at Muş Alparslan University in the Department of Gerontology. I'm going to lead this opening session. I hope you can all hear me well.
Okay, good. In this session, we have 3 presenters, and I can see 2 of them, but I can't see Professor David Espinosa from University of Murcia. But we have Emeritus Professor Jena Koryup. I hope I can spell correct. Welcome, Jena. And Professor Christine O'Kelly from Dublin City University, and she's among us too. Each presenter will have 15 minutes, and we are going to take the questions at the end of the session. As I said before, I can't see David Espinosa, Professor David Espinosa, but if he comes, he's going to present as well. If he doesn't, we are going to skip. We are going to have more time for questions. You can ask your questions at the end of the session, dear guests. You can either use, you can either orally ask your question, or you can use the chat session. If you are asking, if you ask your questions in Turkish, I'm going to translate them. So first, I'm going to give the stage to Professor Jena Koryup. Please proceed. Thank you. The stage is yours. Thank you. At the moment, I'm disabled for participating screen share. You cannot. Okay. If one of our hosts enable Dr. Koryup for being host, yes, you are now. Okay. Yeah, thank you very much. Thank You're you. welcome. Just that. Just a moment. I'm sorry. Just a moment. Just a moment. It's all right. It's all right. Take your time. Yeah, just a moment. I have to. Just a moment, please. No, it's. No rush, please. Just a moment. It will be. It's quite all right. I don't know what is going on, but however. Okay. Is there to be seen? Yes, we can see now. Yes. Yes. Thank you very much. But it's not in the presentation mode, Jana. If you want to share again in the presentation mode, it will be maybe better. Again, just a moment. Just a moment. It needs to be clicked twice, Yes, I will do it. Just a moment. This is. I don't know what is going on, but however, it's not. Now I'm. You can just present like this. It's all right. We can. I think we can. Yes, but I'm not in now at the moment. Just a moment. Just a moment. I'm sorry. No, it's all right. It's all right. It's all right. Yeah, it's all right. With time. Yeah. So I'm sorry for these troubles. For the organizer which invited us to your second International Congress of Gerontological Approach from Mash Alparslan University, thank you very much. I came from University of Maribor. It is so-called alma mater. European Center in Maribor, which is working within the European Academy in Salzburg. We are educating social gerontologists on all 3 levels.
And the question of euthanasia is one of the most important questions nowadays. So one of our poets once wrote, "When a man dies, the earth is moving away from the pain. Death hurts the living. It takes their words away." There is a lot of silence, a lot of silence. When we are speaking about dying and death in the context of postmodern society, we know that the postmodern society is quite different from the society of the modern type of the society. And we are sure that it will be right for everyone to die where he feels safe and when he is accepted. And he also must have the right to choose the place and environment where he or she wants to spend the last part of his or her life. The question is whether the increasing extent of the last phase of life in hospitals and nursing homes is the result of their free choice. The reasons are previously in changed social and living conditions. People nowadays no longer have the experience of dying than they used to in the modern society, when children in large and multi-generational families experience dying and death within the family. People today are afraid, and also the member of the families would die at home because it is something unknown to them and something foreign to them. Death nowadays is expressed and experienced on the streets, in nursing home, and mostly in hospital. Besides, people expect more from medicine than that the medicine can reach. In postmodern families, all members are busy, and especially in Slovene society, it means father, mother, and also nowadays grandparents. And if they are busy, they are out of the home all the day. It means they go very early apart from the home, and they return very late in the evening. So they cannot care of their elderly member of the family if they are dying and when they need some help. In our code, our criminal code and our constitution, we have some principles. So, for example, of respect for the patient's autonomy, of the protection of the greatest health benefit from the patient, of respect of the personality and his or her dignity, of respect for the patient privacy, of their patient time, of due diligence, of clarity and transparency, of respect for the personality and dignity of their persons. What has this mean in debate about the euthanasia? We know that euthanasia is deliberate application of lethal drugs with the aim of painlessly ending in elderly's life with an incurable disease. We know also that several types of euthanasia, but the biggest or the most known and the biggest difference is between active and passive euthanasia. Social gerontologist is one of the case importance in dealing with the issue of medically assisted death, because he or she is the one who is working with the elderly adults most often faced with it. The purpose of our article and also of our concluded research was to present the attitude of social gerontologists towards euthanasia. What was the reason? What is almost or very often the reason about deciding of euthanasia? Compassion for those who die in unbearable pain and humiliate, which goes against any human dignity. The question is, what about the right to voluntary end of life assistance? We have different approaches to euthanasia. It means it could be made by the patient himself,
or it could be provided as assistance in self-execution, or also as some suicide. We should be aware that euthanasia is not a right, is not a right. It is an exception to the ban if the conditions are fulfilled. It means it could be only provided in the public health network if the person is unbearably suffering, for which there is no accessible relief option to the patient, and which is the expression. It means in the case of terminal disorders, or a medical condition or a disability where, at medical judgment, further medical treatment cannot alter in unfit condition. It is also an irreversible reduction of physical or mental capacity, and another situation which can be objectively assessed. We must say that we should be informed about consent to the Assisted Self-Lethal Act. It is also the case of independent decision of the patients. Now it is the question which arises not only in social gerontology, in sociology as well, in the medical disciplines, also in the legislative field of dealing with this problem. Does the patient as a subject, as a person, has the right to life? Or does the patient also have the right to end his life when he is or she is decided to? Do we have the right to die? Is this a positive obligation of the state? In Slovenia nowadays, we know that we have no right for euthanasia. We, in our legislative form, as euthanasia, which could be, but is not provided as a suicide, it is not mentioned to be a crime. But when we speak about the assistance by suicide, it is in the amendment of the Criminal Code 1 mentioned as a suicide, and as assistance as a suicide as a crime. However, which are diffused all over the world. It means in Netherlands, in Luxembourg, in Belgium as well, in also other countries. It means the person should be 18 years old. That these countries, they respect the personal respect for autonomy. The person should be able to understand the meaning, what euthanasia means. It means the end of his or her life. This person should be informed constant, and it means that he's not going through this process alone, but he is living in integration of close friends, of family members, and it also should involve the opinion of the independent doctor, of mental health specialist, of social gerontologist, and so on. We have some doubts about the execution, which should be, when it is allowed in that country, performed only by a doctor with the participants of a medical nurse. In our research, we used a narrative review of scientific literature. We used the following database as it is written here. The research in the field of euthanasia, especially the attitudes of social gerontologists toward it, it brings many obstacles. The research was used as a qualitative research approach, and we also asked 6 of the people who thought about the possibility to go to Switzerland to make the euthanasia. And we also spoke about 6 of our students who finished our study in our institution. What is there about their situation about the euthanasia? The first, both populations, it means the elderly adults and also the social gerontologists, they were all against the so-called euthanasia tourism,
which is, as we know, practice, or it should be practiced in Switzerland. It means in some places it is successful as a micro industry. We have in our article, we are explaining what is about in Mexico, what is in Netherlands, and what is going on in Switzerland. It means in Switzerland about the so-called institution dignity. Many, not so many, but some people from Slovenia also took this place to finish their lives in Switzerland in the institution of dignity. We know that aging and dying are an intense experience of loneliness sometimes, and also in the so-called very fast changing situation in the postmodern society, not only in Europe, but all over the world. People often find themselves. Anna, mic, you switch off the mic, dear. Yes, Goryup, Professor Goryup, we cannot hear you now. Please unmute yourself. Still can't hear you. No. You should unmute yourself. There is a button in the left, on the left of the screen. Hello? You yes. Hear me? Yes, now. I'm sorry today. I don't know what is going on. So you have five more minutes. Okay. Yes, I'm the end. The postmodern society, when it is coping with the dying and the deaths, in the society, they raise some question about the dignity of the human life, about the right, how to die, when to die. And the most people want to die peacefully within the family surrounding with their relationship. And they also, all we want to die painless. This can be understood in the perception of man as the highest values. So, however, the idea is here. Some European states, as for example, Austria, they didn't commit the so-called law about the euthanasia, but from the 1st January this year, they allowed assistance for suicide. So, however, human rights are also in some way delighted also by the religious or non-religious standpoint of view of the individual. But however, we stem from the awareness that every human being should be treated as a person towards the end of his or her life. So thank you for hearing me, and thank you also for having some understanding for my presentation problems. Of course. It was very loud. Thank you very much. If you please me, I'm going to summarize a little bit in just 1-2 minutes for Turkish speakers. Profesör Ceyna ötenaziden bahsetti. Ötenazi işte yani ötenazinin aktif ve pasif formlarından bahsetti. Ötenazinin bir intihar olmadığından ama aynı zamanda bir insan hakkı olarak sayılmadığından henüz bunun önünde çeşitli kültürel, yasal, hukuki engeller olduğunu ama pek çok ülkede bu durumun değiştiğinden bahsetti ve gerontologların bu konuya eğilmelerin gerektiğini bahsetti. Aynı zamanda pek çok insan Avrupa'da ve dünyada İsviçre gibi ülkelere gidiyorlar, gelişmiş ülkelere. Çünkü insan itibarının, dignity kelimesini kullandı. İtibar, saygınlığını hem kurumsal saygınlık hem de insan hayatına verilen değer anlamında. Dolayısıyla pek çok insan İsviçre gibi ülkelere gidiyorlar. Ötenazinin yasal olduğu yerlere, kültürel olarak çok fazla yargılanmadıkları yerlere gidiyorlar. Ve ötenazinin ne olduğunu bilmeyen öğrencilerimiz için söylüyorum. Ötenazi acı çeken yaşlı bir bireyin ya da acı çeken herhangi bir bireyin doktor ya da medikal yöntemlerle öldürülmesi. Yani şimdi aktif ötenazide biraz şey var, siz söyleyin, intihar gibi görülebilir ama pasifte kendi kendini öldüremeyen, kendi hayatına son veremeyen insanın hayatına son verilmesi.
Ve bunu bir doktorun yapması yani İsviçre gibi ülkelerde, yani gelişmiş ülkeler, ötedenizin yasal olduğu ülkelerde bunu bir doktor gözetiminde yapıyorlar. Thank you very much, Jana. I believe David is here with us, right? David, can you hear us? David? Yes, morning. Okay. Morning. Okay. We couldn't hear. We couldn't see you at the beginning. Welcome. Next presenter is Christine. You are going to be last. If you have questions to Mr. Espinosa, you can ask in Spanish too. I will try to translate it as well. So, Christine O'Kelly, Professor Christine O'Kelly, are you ready? We couldn't see you at the beginning. Yes, welcome. Next presenter is Christine. You are going to be last. If you have questions to Mr. Espinosa, you can ask in Spanish too. I will try to translate it as well. Christine, so, there is an audio problem, I guess, because I can hear myself repeatedly. So, is everything okay right now? Welcome. Next presenter. Üstün hocam, bir sorum olacak. Özellikle Yara'nın bu çok güzel sunumu için sorumuz olabiliyor mu, yoksa sorular? En sonda alacağım hocam. En son. I can hear myself repeatedly. Hocam, I think there is the voice of YouTube video. So that's the problem. I hear myself repeatedly. So, Christine, Dr. O'Kelly, is YouTube video is on in your room? I think we hear YouTube's voice sound. Or maybe there's a connection problem, so okay. The sound comes later. Yes. Christine, is on. Christine, do you have the YouTube also follow? Are you following the YouTube channel? Okay. Lucy, you hear that too, right? So it's the same I problem. never had experienced this before, but the YouTube would explain it. If there is somewhere in the background, the YouTube channel switched on. Maybe close down everything, Christine, that it's not the Zoom and a PowerPoint, and that would probably help. Dr. O'Kelly, could you please log out and log in again? Maybe we can solve it. I never had experienced this before. In the meantime, I'm going to move to David. So if you are ready, David, you can present your work. I can move Kristen the next. Okay. So, Houston, I need to share in my presentation. So. Okay, you are host now. You can use. David, we have similar problem with you too. That I hear some Spanish in your room from your room. Sorry. Okay. Just a second. It's all right. Okay, muy bien. Muy bien. Sorry, can you see my presentation? Sí. Okay. So, thank you very much for inviting me. It's my pleasure to be here in this international congress. And my presentation is about providing care for older adults in a novel university setting.
I'm coming from School of Health and Social Sciences at the University of Murcia, Spain, in Lorca campus. It's a campus situated like away from the main campus of the university. And also we are a member of the Age-Friendly University Global Network. And the coordinator of this network is Christina Kelly from Dublin City University. Well, global aging is one of the major demographic situations of the 21st century, both in terms of increasing chances for individuals to reach old age and of a rising share of older people of the total population. However, aging societies should not be conceptualized as a problem or threat, but rather as a great opportunity. Our School of Health and Social Sciences in Lorca campus of the University of Murcia, Spain, is situated in the city of Lorca, 70 kilometers away from the main campus of the university in the Murcia city. And our school is located in a very nice and tight campus located in the urban area of the city of Lorca, and is one of the 5 campuses managed by the University of Murcia in Spain. From our school, we are recognizes the importance of encouraging and implementing the 10 principles of Age-Friendly University Global Network and initiative running by Dublin City University in Ireland. So in order to teach about the longevity dividend and the value that aging and age diversity bring to society. And in addition, it seeks to offer learning programs and spaces to promote intergenerational interaction. Our school also appreciates the importance of contributing to research on aging by developing agendas which take into account older adults' diverse needs. And also, it's so important for us an open communication with the local aging community. Accordingly, we have a very strong and important collaboration with Fundación Poncemar. It's a local charity that is dedicated to giving all the people the opportunity to live fulfilled lives by providing an exceptional and extraordinary level of care. Assuming all these considerations, we are very proud of the current initiatives and support programs already established in our university campus. For instance, we have created a university chair in gerontology, supported by Fundación Poncemar, and that started in 2017. The chair of gerontology has got its own building, so this building is just only for chair of gerontology. And the chair of gerontology is so important because it's provided the opportunity for undergraduate students from any program of the school to focus their final year project or final year dissertations through gerontology and geriatrics programs. And also they have a gerontology award program for students. You can see here students from, and also it's not only for university students. We have award programs for university students, for vocational studies students, and also for high school students. And now we would like to promote like an international university students for final year dissertations or final year projects in geriatrics and gerontology or intergenerational approaches. And also from the chair of gerontology, we organize different symposiums, conferences, like the chair's annual symposium for undergraduate students, or the chair annual symposiums for professionals in health sciences, and also seminars for older adults and for the older adults community as well are organized by chair of gerontology.
Another point that is so important in the chair of gerontology is that in collaboration with the municipality of Lorca and the social services of the municipality of our town, we are participating in the World Health Organization project about age-friendly cities and communities. And this project is so important because we have all the older adults in our community are participating in this program because they have to design and to find the necessities and the needs of the town in order to improve all the services, cultural services, sports services, health services into the community. So they work together and they have different meetings in our building of Chair of Gerontology in order to find the right way and the right pathway to improve the city for the older adults. You have here the different meetings in our building of Chair of Gerontology. At the same time, we have a teaching innovation group that focus on bringing older adults and younger students together about topics of common educational interest, and that goes through all the subjects of our different undergraduate courses. So all the students have the opportunity to collaborate, study, and work with older adults in the different subjects of the different undergraduate course offered by our school. Here you have an example of older adults, teachers and students working together in different projects of teaching innovation group through all the subjects that we offer in our school. At the same time, in our campus, inside our campus, we have the great privilege of having an older adults daycare center, supported by Fundación Ponfumar. And this is a perfect example of an age-friendly university campus because in some ways, this daycare center is like a university-based retirement community just within the campus. You can see here that this daycare center is integrated in the whole campus. So you have the sport facilities and you have the older adults daycare center with an outdoor area, plenty of sitting area and gardens and facilities for doing sports and like an outdoor gym for older adults, and also spaces just to walk around. The center has got 2 floors, and the ground floor and the first floor. The ground floor is dedicated for the services and for of the older adults, for providing care of older adults. And the first floor is dedicated for teaching, and it's got labs, biomedical labs, rehabilitation labs. It's got like an apartment, intelligent apartment, multi-sensory room environment, and different facilities for research and teaching. So we have the ground floor, and also we have an intergenerational area just to bring kids of between 3 and 6, 7 of age to interact and to play with the older adults. It's plenty of light and common areas and the outdoor gym, and that's the ground floor, a gym for older adults. And on the second floor, on the first floor, sorry, ground floor, first floor, we have this multi-sensory room environment just for the stimulations of all the senses in older adults, and also too for the cognitive stimulation activities and memory activities and so on. We have also a teaching area with halls and classrooms for undergraduate, postgraduate students, and also for the community. We have labs as well, rehabilitation labs and biomedical labs in this first floor.
So in some sense, it's not only university-based retirement community, but it's also university or the adults care center, because it's able to provide care, teaching, education, research, and interaction between the community, other adults, and the academia, the professors, lecturers, researchers, and students. And also in the campus, we have ecological urban orchard garden. The main goal of this garden is to be a space where experience and expertise and knowledge of many other adults that have experience in gardening and agriculture is valued and is taken into consideration. So they become like mentors, teachers of the young adults and the students, and work together and take time together in order to know each other and respect each other. We have this garden. It's a garden of university, teaching, and intergenerational garden in our campus. Next to the sport facilities, we have different areas. And one of the areas that we've got in these facilities is an outdoor bowling green where we can play bowling or petanque. That bowling is so popular among all the adults in Spain, and it's just an excuse to bring together students and all the adults and to play together and spend time together. And at the center of the garden, this also provides the opportunity for the older adults to be mentors, to be teachers, to be supervisors, and to value the expertise and importance of the older adults in our society. So they teach students and young adults how to play bowling, how to play petanque, just next to the basketball or handball or football courts in our campus. Also here you can see this building is for vocational studies. So in our campus we do university studies and also vocational studies, and both groups students are working together with the other adults in order to be age-friendly university space and area campus. So taking just everything into consideration, we can say, or we believe at least, that our proposal in our campus is a novelty, is something new, is an ambitious, powerful, and novel way of becoming an age-friendly university campus that can lead the cultural shift that is necessary for more age-friendly approaches to higher education, and of course to provide a much better care for all the adults, because we think that the key point is just we not only have university-based retirement community, we have properly a university older adults daycare center with 32 adults or other adults within the center, and also in parallel we have like 75, 80 older adults coming to the campus every single day to do different activities. And all the majority of those activities are done with or in company of teachers, professors, and students. So thank you very much. I'm open for questions and suggestions, and very happy to be here. Okay. Thank you very much. Voy a traducir tu presentación a turca ahora mismo. Professor Espinosa, I'm going to translate for 2 minutes, please. Because we have lots of Turkish students watching, so that's why I'm going to translate it. Yeni kurulan bir üniversitede yaşlı bakımı başlıklı bir sunum yaptı. Mursiye Üniversitesi bünyesinde ana kampüse 70 kilometre uzakta yeni bir
kampüs kurulmuş ve bu kampüste bizdeki Tazelenme Üniversitesi'ne benzer bir yapılanmaya gitmişler yaşlılar için. Yaşlı bakım merkezleri, işte yaşlılar için dersler vesaire. Bunun sebebi olarak da yani yaşlanma 20. yüzyılın en büyük problemlerinden bir tanesi olacak, sorunlarından bir tanesi olacak. Bunun için bir ön alma, yani hani bölgesel olarak da olsa yani bunun için hazırlık yapma amacı da gidiyor aynı zamanda. Ve yerel hayır kurumları tarafından da desteklendiğini söyledi. Yani sadece üniversitenin ya da hükümetin değil, yerel hayır kurumlarının da işte orada birkaç tane vakıftan bahsettim. Yerel hayır kurumları tarafından da destekleniyor. Yani bir kümülatif, yani toplumsal bir yaklaşım var. Bu yani en azından bölge açısından olumlu bir gelişme yaşlı bakımı için. Thank you very much. Now we are going to listen to Christine O'Kelly, if she is ready. Christine, are you here? Yes, good morning. Good morning. Okay, we had a problem. I'm so sorry. I had to move you for No next. problem. Okay. Because I was hearing myself very late, so that was the problem. I apologize. I had to move you, after Espinoza, Dr. Espinoza. The stage is yours, and you have 15 minutes, and we are all ears to listen to you. And yes, we can see your presentation. Great. Yeah, please proceed. So good morning, everybody, and thank you to the Congress Organising Committee for inviting me today, and also to say hello to my colleagues in Dr. Espinoza in Spain and Dr. Lucy Vidovic in Majorque also, who are members of the Global Age-Friendly University Network. So this morning I'm going to speak about just the 10 principles of an age-friendly university, the development of them, how they're interpreted and how they're implemented. And what they actually are they're 10 principles, so they're a framework that provides, I suppose, a dialogue on aging within higher education. They were influenced by the Global Network of Age-Friendly Cities and Communities launch in 2006. And when DCU started to look at how do we implement age-friendly practices within our own university, we looked at these and we developed these principles that looked at a multidisciplinary approach to aging on a university campus. So they're very generic, the principles, and I'll talk a little bit about that as we go on. So the 10 principles promote obviously inclusive, positive and aging in all our higher education. In DCU, we have 2,000 older people on campus every week. They engage in all sorts of things. You can see their education, research, wellness, sports, social and cultural activities. We have a global network of over 100 universities now in Europe, North and South America, Southeast Asia and Australia. And we're recognised by the WHO, the International Federation on Aging, the World Bank and the Age Platform in Europe. One of the things I do want to say to you is that don't get caught up in the idea that age-friendly is only about older people. And you can see there's a definition: an age-friendly world encourages all to participate actively and treats everybody with respect regardless of age. So when we're looking at higher education and we're looking at age-friendly practices, we really should be looking at cradle to the grave approach. So for example, in DCU, we also have a Centre for Talented and Gifted Youth, where we look at children 5 or 6, 7 coming into school, and we start looking at those and targeting children who have advanced abilities, and they come into campus as well. We have a nursery on campus. We also have lots of activities for young people, and then of course we have our age-friendly programme, which targets the over 55s in Ireland. And of course in the European Union, the definition of aging is 55 plus, and of course in the WHO is 65 plus. So it's quite a broad spectrum of ages that we include in the university, and nobody is turned away really. I also, so I mentioned about the 10 principles, and I've written them out here. I'm not going to read them all out because there's quite a lot of them, there's 10 of them. So, but really it looks at encouraging people to be involved in second careers, in the core activities of the university, in the range of education needs of older adults. And these are all on the Age-Friendly DCU website.
We also look at promoting intergenerational learning to facilitate the sharing of expertise between generations, online education opportunities for older people to ensure that people can log on to the university network and have experiences, even if it is remote. And of course, we all saw that during COVID, and to ensure that the research agenda is kept. So really, anything that involves older people, the experts in aging are older people, and these are the people we need to be looking at co-created opportunities with, and looking at how we involve them from the very beginning of our research programs in being involved in the research, both contributing to the research and informing the research. Understanding, of course, the students of the longevity dividend is really, really important. It's not really so much for your students that are listening in today. All of the policies that we talk about in aging will affect them. And I really think it's important for them to have that connection. And the university provides us with access to a younger cohort so that we can influence how they will age and how they can actually contribute to aging policy through their activities in the university. And then, of course, we also harness all of the opportunities on a university campus. We have a fantastic sports program in DCU, and we like to get people in to look at their involved in the arts programs, in our wellness programs, and also to engage with the university's retired community. And also to make sure that we don't do this on our own. We do it in conversation with other organisations and that are representing older people's organisations and older people themselves. So, you know, it's very easy sometimes for universities to say, oh, we're the experts, but we're not the experts unless we actually have an open dialogue with other people. And I think that's really important. So I think the other thing I want to just mention about the role of I mean, some people may say, why would a university, is there actually a role for a university to be involved in this in higher education? Why would this be of interest to us? But in actual fact, I think that we need to be looking at the values and beliefs of our universities and to see what's actually involved in, you know, widening participation and the sociological aspects of higher education. And when we know we can harness resources and expertise to engage in the challenges of major issues, to be more inclusive society. It raises questions about the human needs for education, healthcare and long-term care, and protection against social risks. But there are questions to be answered about this. You know, how is it possible to develop aging policies that align with social, economic and environmental sustainability? How can aging policies and interventions make use of individual agency while taking into account the centrality of social structures in shaping life courses? And most importantly, how do we ensure aging voices are part of the dialogue? And that's why the age-friendly 10 principles are so important, because in actual fact, it looks at what is the role really of a university, and really I think informing society and looking at how academia questions society and questions our values and beliefs and looks at how do we move this forward in a very inclusive way. So there are some influencing factors around interpreting the principles. For those people who are interested, I mean, universities, and David, Dr. Espinosa and Dr. Vidovic will also tell you that these were influencing factors that they had to look at when they were thinking about joining our network. They're looking at the vision of the university, the mission of the university, the strategic plan, the sustainable development goals. What's in the national policy? What does it say about aging? What does it say about lifelong learning? What does it say about the whole business of the silver economy? These are all very, very important factors to be looked at in a university. There's also the potential of a revenue stream, of course, both in terms of research, generating research revenue, and also for maybe some of the courses that are being offered. In DC, we charge for our courses. There's obviously the intergenerational benefits and the new opportunities to look at what are we doing in the university and what more could we be doing? And I think that's where the 10 principles come in, because it's a framework that can be interpreted against these sort of concepts. I think also, of course, it's good for society, and I've mentioned the student impact. And of course, universal planning, if we design our curricula and our environment for older people, it's actually suitable for everybody. And I think that's a very unique selling point for the age-friendly university concept and the 10 principles in particular. So as I mentioned, some of the things about looking at the 10 principles, I suppose it's important to look at a multidisciplinary level about what's happening in the institution.
In DCU, this is the way I've looked at it in DCU, because we tend to work in silos in the university campus. You know, sometimes technology doesn't speak to humanities, and, you know, human sciences don't speak to other areas. So I think it's important to have that multidisciplinary approach so that we can actually engage in meeting all of those areas, because we know there are opportunities in technology. We know there are opportunities in business, of course, with the silver economy, which is actually goods, services and products aimed at older people. We know that there's opportunities for people to engage in learning. We know there's people to engage in research. And these are all very, very important elements in looking at being, you know, the factors of being, interpreting the 10 principles on an age-friendly campus. Is the multidisciplinary approach. And I think this is how I've approached it in DCU. It seems to have worked quite well for us. It may be something to think about in your own university campuses, and looking at how do we get that multidisciplinary approach. Because sometimes I think aging goes into the health, just down the health avenue. It's very important, but it's actually much broader than that. And I think it's part of a broader age-friendly ecosystem approach now that we speak about. As I mentioned, we don't do it alone. We look at our age-friendly principles in partnership with all of these organisations that we work with in Ireland. They're all very active. We do lots of different engagement. We're on the boards of some of them, you know, in developing their policies and helping them to contribute to national policy in Ireland and in the European Union. Last year, we took part in the EU Green Paper on ageing in Europe, which looked at how do we age in Europe up to 2070. And they looked at early years, working lives, retirement and post-retirement. Now, it's all very well to have these views when you're an older person, but the problem we have is, as I mentioned at the outset, we're setting the agenda for people who are coming behind us. And I think it's important for people to have that intergenerational exchange and dialogue. And it's very important for our university, because we're a university that traditionally has been a pioneering type of university. We're quite young. We're only 40 years old, and we've looked at this in the future and how do we meet the needs of our future society in Ireland? The other thing to mention as well, of course, is that the 10 principles, that framework, as I said, it is loosely interpreted, because what's important to one university at a cultural level or at a research level or an institutional level may not be that important to another one. You know, for example, the University of Maastricht in the Netherlands, their interest in joining the age-friendly network was around the retired community within their staff, looking at how do they engage the retired community. It's not necessary for everybody to endorse all of the 10 principles to join our network, but it's the commitment that's most important. So if you want to take all 10 and endorse all 10, that's fantastic. If you want to take 3 or 4 and endorse them, that's also fantastic. And if you want to add in something of your own, that's brilliant, because then you say, oh, you know, that's really advancing on what we're doing. I should also say at the outset, when DCU developed these principles 10 years ago, we never thought that it would grow into a global network, because we thought people might be vaguely interested in it. And Arizona State and the University of Strathclyde came to visit just around the same time as we were launching it. And they really liked this idea, because it brought together all of that multidisciplinary approach on campus and looked at how could we become more age-friendly in our practices in higher education. This is just a picture in DCU. We have an open day every year. We have a number of lectures going on all the time. And this is one of our open days. We do it once a year, and we get older people in, and they come in and they take part in the lectures for the day. They go around the university. They look at all the activities that are going around in the university. They take part in the research, and it's an entire day of really focused activities. And the people then choose, I'd like to do some education programs, and I want to contribute to the research. And by the way, I would love to join the social club, because we have a big social club as well. And some of the things we're doing, in fact, we're working with Dr. Espinosa this year on bringing a group of Irish older adults who are currently learning Spanish in DCU over to visit the University of Murcia, which is a fantastic opportunity to have that exchange for the future. Some of the other activities you can see here, we have Positive Aging Week. It's just passed there in September. It's National Positive Aging Week, and we celebrate lots of different events. And these all link in with our 10 principles about how we're dealing with civic engagement, how are we looking at our research agenda,
How are we contributing to policy? And you can see all of these activities. We run a class in assisted decision making, which contributes to national policy. We had the Green Paper on Aging, which I've mentioned. We have a number of Erasmus projects, one called Traces. We have our DCU students are completely immersed and connected in our programs, which is fantastic. The picture up there with the two ladies is our free computer classes, and they're always very well attended, and we run those throughout the year with the support from our students in the master's programs who get credits for volunteering with us. But what's interesting about that is they continue to volunteer even when the credits are exhausted. So we have lots of different things going on. Next week we're having a sponsored games night with Hasbro Games, the people who make the board games, Monopoly and Scrabble, an intergenerational games night on that. So there's lots of things. And then we also have our students will engage in doing research projects with us. So they did a review of the age friendliness of DCU and how are we actually looking at, are we being true to the principles? And we regularly reflect back on what we're doing. And you can see here, these are some of the other things we've been doing. We also do things for staff. So this was an event, Menopause, for our staff, which was, we had over 400 staff members attended the event. We'll be doing another event in December on ageism and looking at ageism and tackling ageism and seeing how do we actually recognize what ageism is, because ageism affects younger people as well as older people. And I think it's important to really tackle it. It's one of the last things under the Equality Acts that people don't actually look at. And I think, because we're able to speak to both older people in the university and younger students, we're able to raise that profile. And it's a fantastic journey to be on. I have a document there listed, Age-Friendly University Activities Review. And if anybody would like to look at that, it's actually on our website. And that activity reviews has mapped all of our activities over the last 5 years in DCU to the 10 principles of an age-friendly university. And it's interesting because a lot of universities find it very difficult to say, how do we actually go about mapping those activities? And what they do is they map each one they look at the 10 principles and they map them to what's happening in their own university. So you might do a university scan, an audit of what's going on in your university. And then you say, actually, that fits very nicely under intergenerational learning. This fits under the longevity dividend. This engages with our retired community, and so on and so forth. So it's very interesting to see how they're implemented and how they're interpreted in different places around the world, because it's very much based on the needs of the university, the community that they're serving, the institutional mission, and what the strategic priorities are for the institution. I want to just mention here my colleague in the Czech Republic. They have a very, very interesting approach to their age-friendly principles. I mean, they did a fantastic audit of their campus. But one of the most interesting things for me in this particular case is that they've embraced age inclusivity as part of their internal institutional audit. So it's been really interesting because when they became part of the AFU Global Network, they incorporated age into their institutional audit process and exploring how to work further with age in HR policies and HR development. And I really think they're an exemplar in this area because Dr. Vidovac is so committed to doing this, and I'm not just saying this because she's on the call this morning, but it's one of the universities, I think, because each person is interpreting the principles and applying them in different ways, and I thought this was a very, very good example of how they are, influencing pedagogical practice in the university in a very, productive way to see how can they change the narrative on aging. I also want to mention, this is just some examples from around the world, the University of Queensland in Australia, and they're very interesting because they work with an Indigenous population, the Aboriginal population, and they've done a lot of intergenerational work on breaking down barriers to Indigenous communities coming into the university, which is really important. And Fraser Island in Queensland has done a lot of work around intergenerational, saving the stories from the different Indigenous population, and they're collecting their viewpoints and knowledge, so the students can help and
and actually learn more about the Indigenous population of the community. So that's a really interesting approach as well, because in some areas in some countries we don't have those populations. And I think, you know, when you're looking at different communities within a country, it's quite interesting that they've taken this particular approach. And they're also quite involved in at a state level in informing policy at for national policy in Australia. And I think that's another interesting approach. They've set up a number of consultative groups within the university, and they're currently working on, they did an analysis of age-friendly papers at the moment that they're working on. So it's just some of the things that they're fitting in with their age-friendly practices under those 10 principles of engaging in the research agenda and looking at how do they embed age-friendly practice, you know, more coherently in the University of Queensland. And of course, we moved to Ryerson University in Canada, and their approach is completely different yet again, because their focus is on spaces, on having age-friendly spaces and widening out the spaces that they have in the university to allow older people to welcome in different age groups to use the university as a facility for the community. And they've also engaged quite well with age-friendly cities approach, because Toronto is looking at getting age-friendly city status. So I just think it's quite interesting that they've looked at the broader age-friendly city and looking at, of course, older people are welcome to come in and take part in their courses, but their spaces more broadly are very interesting. And I've been to Ryerson myself and seen how older people and younger people are using those spaces. So the university is seen as an asset in the community, and is very much part of the age-friendly principles, speaks very much to the principles. This is the John von Neumann University in Hungary. They've only recently joined the network, and they're very interesting because they're the only Hungarian university to join, and they've decided to focus on 3 specific principles. So they've decided to focus on principle 2, which is to promote personal and career development the second half of life. So they're encouraging people to participate in further training, to acquire new knowledge. So they have a large language program, to look at developing qualifications and specializations and PhD training, to fund professional trips and professional events and participation at conferences for their students and staff. So they've set aside a budget for this, and to promote constitutional freedom. In Principle 3, they recognise the range of education needs of older adults right across the board, and really they support a university of the third age type of activity, but they also link it into their research and learning results. So the university, together with the city and local media, have an open university lecture series in the city of Kesmet and the region of the country's capital for the older generation. So they're able to really promote that within the university, where traditionally they said they wouldn't have had a huge number of older people coming into the university. They've built that up over the last couple of years. They also promote intergenerational learning to facilitate the reciprocal of change of expertise amongst learners. And of course, that's Principle 4. And it's an open institute. The John von Neumann is an open institute, and its programs now have been opened out to all members of the public. And the university's library is used by numbers of older people for reading and spending free time. So they're welcomed into the university, not just to take part in the program in the university, but to also, again, use the university facilities, contribute to the research agenda, and to look at how they engage with their students. The other university I want to mention is the University of Wisconsin-Superior. We have a lot of universities in the United States. And what's interesting about the United States is they have a different cultural approach to aging to most of the rest of Europe, I think. In our country, certainly in Ireland, our approach to aging is around quality of life. Whereas in the United States, it's around quality of life, yes, but also with a view to working for longer. And we don't have that cultural tradition in Europe. I think we have a fairly standard age for people retiring. Where in the United States, they're looking at, you know, people for working for longer because they need to work longer, not just because of the fact we're living longer, but also because their state benefits and maybe their medical state benefit does not continue after, and they need an income to support that. So some of the things they're doing is they've created a really interesting thing. They've convened a chancellor-appointed working group to look at age-friendly principles and to make sure it's completely embedded in their strategic plan, which is quite interesting because although many universities endorse the principles,
if it's not embedded in the strategic plan, it's hard to get to really implement it and say, this is a policy we have going forward. So this is what they've done in Wisconsin. They've convened this, and the Chancellor leads it. It's very, very well aligned with the 10 principles. They're very, 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 they look at the principles all of the time, and they're looking to make sure that they're meeting all the principles, and it's completely embedded in policy. And of course, they work with the state as well to make sure that they're in alignment with the Age-Friendly Cities programme. The pontificate. I apologize, but we are exceeding time. Can you? Okay, I'll finish off then. So I just want to mention the last one there, the Pontifical University in Brazil, in São Paulo. Again, they have a fantastic centre, Vitalitas, and it looks at some very interesting approaches with gardening. With it's a very interesting thing they've mentioned. They actually have a course which I think is really, really, really funny. The sustainable gardening. They have singing and charming. So singing and getting people into singing and musical and artistic skills. So it's just around the different approaches that people have taken around embedding the age-friendly principles within their universities. I'm not going to speak about this because you can see this on my website, how to actually embed the age-friendly principles and look at doing it in your own university. And anybody can call me about that at any time, and I support that activity. And then just say the benefits of intergenerational activities. We know that this is a very key note in Europe in particular around intergenerational activity and engaging in creating a new narrative on ageing. And these are for the universities, just the opportunities for the universities to contribute, to embed educational models on ageing, and to collaborate on research and funding opportunities, to learn from each other. We're already learning from Dr. Espinosa because we're hoping to develop a centre very similar to Dr. Espinosa on our own campus, and we've learned a lot from him and from others. And I think as a university, as a sector, as a whole sector and industry, to speak the universities with a united voice. So thank you very much for your time, and I hope some of you might be inspired to engage with us in the future. Thank you. Thank you very much. I'm going to just, it was very intense presentation. Thank you very much. I'm going to just summarize, just give the idea for Turkish students and other people. Age-friendly university. Yaşlı dostu üniversite ortamından bahsediyor. Profesör Espinoza'nın da bahsettiği üzere. Onu da biraz daha örneklendirerek aslında ilk bu şey olsaydı, bu sunum olsaydı daha iyi olacaktı ama bir teknik arızadan dolayı arkaya atmak zorunda kaldık. 10 ilkeden bahsediyor. İşte kapsayıcı olmasından, İşte haftada 2000 tane yaşlı insanın kampüste, yani en az 2000 tanenin olmasından, araştırma, eğitim, spor alanında, kültür alanında faaliyet göstermesinden vesaire bahsediyor. Ve yani biraz daha geniş bir çerçeveden bakıyorlar. Yani bizde mesela 65 yaş üstü var. Yani onu biraz daha aşağı çekiyorlar. 50 ve üstü olarak ve ikinci bir kariyer yapabilecekleri, geliştirebilecekleri bir ortam hazırlama yaşlı insanlar için. Ya da senior citizens nasıl çeviriyor bilmiyorum. Bizde de 50 var. Bizde de 50 Efendim? var. Bizde de mi öyle? Tamam. Şimdi bazı etkileyici faktörler olduğundan bahsediyor. Mesela değerler, inançlar, ideoloji, din, tarih gibi şeylerden. Tabii bu da işte hükümetlerin ya da işte belediyelerin ya da işte yönetici elitlerin ya da kurucuların işte vizyonu, işte ulusal siyasası vesaire bunların da etkili olduğundan bahsediyor. Önemli olan şeylerden az önce söylediğim gibi ikinci bir kariyer için insanları hazırlama, onları teşvik etme, aynı zamanda kuşaklar arası öğrenme için de önemli olduğunu söylüyor ve birkaç tane örnek verdi zaten. Görmüşsünüzdür. Bütün anahtar kelimeleri söyledim herhalde. Now we can proceed to the question and answer section. You can ask your questions in in Turkish too. I'm going to translate, or if you like in Spanish. You can ask your questions on the chat section too. Whatever you like, whichever you like, orally or. Professor Tufan is going to ask a question, I believe. Ben Türkçe sormak istiyorum. Hem öğrencilerimiz daha net soruyu anlarlar. Siz de eğer tercüme ederseniz
Tabii ki. Buna sevinirim. İsterseniz bunu tercüme edin. Kime soruyorsunuz hocam? Ben öncelikle sorularımı Türkçe sormak istiyorum. Tamam, anladım hocam. Yani konuşmacılara bunu tercüme ederseniz Türkçe sormamı, öğrencilerimizin soruyu daha net bulması açısından. Ismail Tufan is going to ask the question in Turkish, and it's because of the Turkish. There are lots of Turkish students, and we want them to understand what's going on here. What's in the proceedings. Özellikle bütün konuşmacılara teşekkür ediyorum. Çok harika sunumlar dinledik. Yana Hanım'a özellikle hür irade ile karar verilen ölüme ötenazi ile ilgili Avrupa Birliği'nin bunun hukuksal altyapısını oluşturup oluşturmadığıyla ilgili bir sorun var. İsviçre'nin bunu gönüllülük bağlamında mı yoksa belirli bir ücret karşılığında mı ötenazi imkanını sunup sunmadığını sormak isterim. Yani ötenaziyi almak İsviçre'de bir ücret karşılığı mı yoksa her isteyene bir insani değer olarak sunulup sunulmadığı mı? Birinci sorun bu. İkinci sorun Espinazi'ye. Buradaki katılımcılar ikinci konuşmacımıza soruyor. Neyse birinci soruyu tamam. İkinci soruyu sorayım. Jaina is here, I guess, right? Yes, I'm here. Okay. Professor Ismail Tufan has a question for you, and he's asking. Actually, I have the same question for you. It's we are wondering about the European Union's policy on euthanasia. Is it free of charge or paid? What's the legal questions on going on in the European Union? For example, in Switzerland, you mentioned Switzerland. Is it yes. Is the government supports that, or you have to pay for that? For example, it depends. Thank you for the question, Professor Itufan. If yes. I'm correct, I'm sorry because we have some problems with pronunciation with our names, but it's not a problem for me. And in Switzerland, we have the institution so-called, which is supported by, it is called Dignity. And there are two buildings. One building is where euthanasia is carried out for Switzerland citizenship, and the other for the other people coming all around the world. And in the first case, it is not to be paid for the Switzerland citizens. In the second, it is to be paid. As they have a motto, it means dignity. It's a dignity for living and dignity for dying. But however, they have been charged for euthanasia, for death tourism as well. We know that in Belgium, for example, 2 years ago, from the government, it was very strong discussion about the age. And they committed that also the children up to 12, they have the right to ask permission for euthanasia, but it must be also allowed and or in concordance with their parents. The oldest euthanasia participation, or they are the oldest in this field, are in the Netherlands. As you know, we had there in 1906, we have some very strong discussion in the Commission, in the European Commission about that, because a woman who was
by body very, very healthy. But two of their sons, they committed suicide, and also her husband died. And after 6 weeks, she asked for permission to euthanasia, and she got it. It is within the European Union very different. It is also very different in all the states. It means, yeah, thank you, Christine. It is also euthanasia in Ireland is illegal, and it can be also, as in Slovene, by the Criminal Code, Part 1, Article 131, it is prohibited. So it depends. It depends. But nowadays in Slovenia, we have a very strong discussion. And for example, the doctors in the field of medicines, they are against it. Some young other doctors, they are thinking, or they are also discussing in much more, as they say, democratic way. But however, it depends. It depends by upbringing, by the family code, and so on. Thank you very much. Ceyna'nın söylediğine göre, evet hocam, hemen çeviriyorum. Ceyna'nın söylediğine göre İsviçre'de yani iki gruba ayırıyorlarmış insanları. Yani İsviçre vatandaşları ve İsviçre vatandaşı olmayan diğerleri. Her ikisi de ücretli. Burada temel mantık şu, yani dignity of dying, yani ölen yani ölümün de, yaşamın ilkelisi aynı zamanda yani ölen kişinin de, yani ölümün de itibarı, daha doğrusu yani ama Avrupa Birliği, yani orada birkaç örnekten bahsetti. Hollanda'daki tartışmalardan, Belçika'daki tartışmalardan vesaire bahsetti. Ama Avrupa içerisinde de şimdi bizde üniter devlet var ama onlarda var, yani hem Avrupa içindeki ülkelerde farklılıklar var, hem de federal, mesela Almanya federal bir ülke, federal şeylerin de yerel tartışmaları olabiliyor söyledi. Mesela İrlanda örneği verildi. İrlanda'da yasak. Hatta yardım etmek bile yani buna katılmak, oradaki katılımcıları da cezalandırabiliyorlar. Ama burada tabii tartışmalar çok boyutlu devam ediyor. Yasal yönden tartışıyorlar, işte insan hayatının değeri üzerinden tartışıyorlar, demokrasi üzerinden tartışıyor. Çünkü yani şimdi insanları yapmalı mıydı mesela? İnsanlar desek ki, yani toplanıp da demokratik olarak deseler ki biz ötenazi istiyoruz, bunu kabul etmeli mi hükümet? Yani şimdi burada demokrasi işlemeli mi? Yani o tip tartışmalardan var. Başka sorusu olan? Can I add something? Yes, we who are a little bit older by the age, but not old as well, we knew a very good song, Killing Me Softly. And this was also a title. Okay. Yeah, it was also a title by a book when, for example, in the center part of Australia and then in Victoria, it was a very strong discussion about euthanasia. Is it legal? Should it be legal? Should it be only... Yes. Yes, Kristen, Jaina, go ahead, please. Yeah, it also meant, I want to mention it, that it is not only a question of European Union, which sometimes get also a wired question, a wired answer to a question. So we have to be very selective. For me personally, it is a very strong, a very hard question. Should I decide myself for euthanasia or should I not? It is a very individual, introspective question by everybody. Thank you. I see. Thank you. Şundan bahsediyor, yani bu sadece Avrupa Birliği'nin tartışması değil, bütün dünyada tartışılan bir şey. Yani bu hani örnek vererek Killing Me Softly diye bir yani beni yumuşakça öldürmek, yani yumuşakça ölmek diye bir şarkı var. Rolling Stone'du galiba. Neyse, Avustralya'da da bunun üzerinde tartışmalar olduğunu, bunun bütün dünyada yapılan tartışma olduğunu söyledi. I'm not quite sure about the legal procedures in Turkey, so that's why I cannot supply you some answers from
but it's a little discussion here too. But because of the some cultural, religious, and other concerns, it's kind of, you know, frowned upon in Turkey. Başka sorusu olan, any other question? İkinci bir sorum daha var hocam benim. Buyurun hocam. Okay. Öncelikle Yana'ya teşekkür ediyorum. My warm regards to Maribor. Yana, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. We too, Lucy, on other way, but she's also a part of our department. We have been very delighted about your invitation, and thank you everybody who helped us to have the possibility to be with you today. Thank you again. It was our honor. Sağ olun. Benim ikinci sorum Esponazia'ya olacak, David'e. Özellikle 3. yaş üniversitesi için bazı hayırseverlerin de bu hayır kurumlarının da desteklediğini söyledi. Bu destekler hangi bağlamda gerçekleşiyor? Onu bilmek istiyorum. Professor Espinosa, the question is for you, and it's regarding the, you know, the third age universities you mentioned, and you mentioned in your presentation that you are receiving, you know, the university, you know, receiving some money or support from foundations. What kind of foundations are they, and what kind of support, what's the means of supporting to the universities from foundations? Thank you for the question. Yes, we are in our case, in our school, it's so important the support that we are having from the local community and from our municipality, the municipality of our town, and especially for this foundation is Fundación Ponfemar. And Fundación Ponfemar is a charity. It's a charity dedicated to give support to all the adults within the community. And the focus of the charity is only aged people, or, you know, it's a general charity? No. The focus of the charity is all the people, all the adults. Okay. That's the main focus of the charity. In fact, they have like a couple of older adults daycare center in the area, and then they decided to provide or to support another one within our campus. So they are dedicated to support all the adults specifically, in a very specific way. And and the support has been extraordinary. I mean, these older adults daycare center in our campus is about 1.5 million. That's the cost of the center. And 1.2 is provided by this charity. And the rest is provided by university and the municipality and the county of our town. Is it a nationwide charity or a local one? No, it's local. It's just local. Yeah, it's very, very local. So the contribution is just amazing. Immense. It's amazing. And also at the same time, because you have this center with a ground floor and the first floor. So the ground floor is to provide service and care of all the adults. So all the professionals of the ground floor, that means doctors and physiotherapists and occupational therapists and so on, all the professionals on the ground floor are paid by the charity, are paid by this Fundación. And now on the first floor is more for teaching and research on labs and so on. And that's more for the university as technicians and lecturers, researchers are paid by university. We're trying to get more people involved in this research program. But the contribution of the foundation is just amazing. It's so important for us. And also the chair of gerontology is also supported by the charity as well. Okay.
Espinoza'nın söylediğine göre sadece hayır kurumları değil, aynı zamanda yerel insanlar, üniversite ve belediyenin de ciddi katkıları varmış. Bu arada hayır kurumu yerel bir kurum olduğunu ve sadece yaşlı insanlara hayır yaptığını söyledi. Onu özellikle sordum yani genel bir hayır kurumu mu, yani bütün her yere yetişmeye çalışan yok dedi. Sadece yaşlı insanlar için yapılan işler için kurulmuş bir hayır kurumu. Mesela örnek olarak verdi. 1,5 milyon avroluk bir 1,2 milyon avro vererek yani neredeyse 5'te 4'ünü karşılamışlar. Kurulacak olan kurumun 5'te 4'ünü karşılamışlar. We have exceeded our time. I'm going to take one last question. Is there any question for Kristin, for example? It's we were supposed to finish this at 11, but we have exceeded 25 Hocam eğer minutes. başka soru yoksa ben sormak isterim. Bir bakayım hocam. Başka Yoksa, sorusu olan varsa eğer onu alayım. Başka sorusu olan var mı? Is there any other question? One last question. If not, I'm going to take from İsmail Tufan, Professor İsmail Tufan. I'm checking the chat section. No, there is no one. Yes, Professor Tufan, we can hear you for last question. My warm regards to Dublin, Kristin. Bir sorum şu, üniversitelerin isimlerini sayıyorum. Çok güzel bir sunumdu. Ve aslında çok uzak olmayan, yakın bir coğrafyada bulunmamıza rağmen yaptığımız işin birbirimizden farklı ama ortak noktada aynı olduğunu gördüm. Bunu bir tercüme edelim hocam. Tekrar eder misiniz hocam? Ben kaçırdım hocam, ama. Şehirlerimiz ve ülkelerimiz ayrı olsa da yaptığımız işin özü, lisanı ve etkisi aynı olduğu bir kere daha ortaya çıktı. Okay. Aynı şeyleri yaptık. Professor İsmail Tufan wants to state that, underline that even though we are living in different countries and in different cities, the core of our work is the same. Devam etmek istiyor musunuz hocam? Evet. Dolayısıyla biz burada 50 yaş kuşağına yaşlanmanın geleceği adı altında onları uzun bir yaşama hazırlayan bir eğitim programı başlattık 4 yıl önce. We are preparing, hence we are preparing our elderly people, senior citizens, under the name of the future of aging. We are preparing them to a longer life, longer productive life. Yeah. Dolayısıyla çok karşılık buldu. Bu Efendim çok hocam? karşılık buldu. İnsanlar, okay. This has reflection. I don't want to say reflection, but resonance. Let's say resonance. Yeah. Resonance. Ve ben bu yaptığımız işin yaklaşık şu an 12 üniversitede Türkiye'de uygulandığını görüyorum. There are 12 universities in Turkey are practicing this. Anadolu Üniversitesi Eskişehir'de yaklaşık 70 yıllık bir üniversite galiba, değil mi? Anadolu Üniversitesi vardır o kadar. Biraz daha eski. Evet, eski üniversitelerden biri. Kayıt alma için ilana çıktığında 60 artı tazelenme üniversitesinde kayıt sabah 9'da başlıyor ama öğrenciler 04.30'da kayıt yaptırabilmek için 300 kişilik kontenjana kayıt yaptırabilmek için sabahın 04.30'unda
üniversitenin kampüsünde sıraya giriyorlar. Bu 70 yıllık üniversitenin tarihinde bir ilk. Öğrenciler hiç bu kadar erken kayıt yaptırmak için sıraya girmemiştir. There are lots of people, elderly people, especially in the central Anatolia, in Eskişehir, to enlist to the program at the University of Anadolu, or Anadolu University in Eskişehir. This is a good thing for us because this encourages us to work furthermore, to work further. Buyurun hocam. Hocam kayıt yaptırmak için sabahın 4.30'unda geliyorlar. Yeah. People waited in front of in the campus in the early morning to enlist to the program. In the early morning, we are talking about İsmail Tufan gives an example of early morning 4 a.m. 4:30. Yeah, 4:30 a.m. Yeah. Bu şeyi gösteriyor. Bu üniversite tarihinde bir ilk. The demand is so high, and it's the first time thing in the 70 years old history of the university. Bu nesiller arası eğitimin önemini de nesillerin eğitim ihtiyacını da ortaya koyuyor. Bu açıdan this shows us that the demand on intergenerational education is so high, especially in some parts of the country, in Turkey. O açıdan bu global network, Christine'nin yürütücülüğünü yaptığı bu global network, Avustralya, Kanada, Neumann University, Hungary, Wisconsin, USA, St. Paulo, Pacific Catholic University, São Paulo, Brazil ve diğerlerinde olduğu gibi bizler de bu şeyin, bu network'ün tazeleme üniversitesi olarak parçası olmak istiyoruz ve bununla ilgili ne yapmamız gerektiğini ifade etmek istedim. Okay. Soru sorun. We also in Turkey, Akdeniz University, Muş Alparslan University, and other universities are want to be part of age-friendly university network, global network of age-friendly universities. So, Kristin, the question is, what should we do more, to join the network? It's a good question, and one I'm always asked. I don't think the problem is in the university we tend to work in silos. And I think the most important thing is to look at the principles and map them onto what you're already doing. And then you will see where the opportunity is to do something more. Because most universities, their concern is how much is this going to cost to implement? And in fact, everybody's already doing a lot of the work. But the problem is there are things happening over in this department and in this faculty that they don't speak to each other. So I think when you do a mapping exercise and do an audit of what you already have, it shows you what you could be doing. And I think by giving examples from the universities I've mentioned, we have a universality of activities, of course, across the board in all of higher education, but some people are doing something that's a little bit extra, a little bit different. And I think that's what's interesting. And they saw these differences and thought we could harness that and we could do more of this that we hadn't thought about doing before. And I think that's, you'll only know that when you do the process in your own university. I know. It's the problem here is we are enthusiastic. There's no problem with that, and there is a demand for that. But gerontology as a discipline is quite relatively new in Turkey. So that's why we need some friendly help, friendly push, to increase our effectiveness or effectivity, So that's the question is coming from that concern. So. Well, I mean, I suppose, when you look across all of the activities that you already do, and
maybe you can take some of the examples I shared this morning about looking at embedding more. Actually, I'm looking forward to. Yeah. I'm looking forward to seeing all of yours, all of the presenters, because I'm very interested in euthanasia, and I'm very interested in the global network of the age-friendly university. So to receive, I'm looking forward to seeing all of yours, full text of your presentations. So. At any time, of course, you know, when people are going through the process, they phone me and they say, can you help us with this? Can we look at this? This is what we already have. What else could we be doing? And they're the type of things that I help people with, say, well, you know, how are you engaging? For example, I'm interested to hear there were so many people trying to enroll in Professor Utan's, you know, program, but I also want to know about the social status of people, because sometimes we can provide these programs for people who are quite well off, but then and who are already socially included by virtue of the fact that they are comfortable, they're economically comfortable, or that they're literate, or they've got all of these other, you know, benefits. Whereas I'm very interested in the people who don't traditionally engage in education. How do we engage those people? How do we reach the people in remote areas? How do we have a better, hopefully contribute to a better quality of life for them, you know? Yeah. Thank you very much. Hocam şunu söylüyor, diyor ki yani biz neler yapabileceğimiz üzerine de, hani ne yaptığımızda değil de neler yapabileceğimiz üzerine de odaklanmalıyız diyor. Şimdi herkes aynı şeyden gelmiyor, yani aynı sosyal statüye sahip olmayabiliyorlar. Fakiri olan oluyor, ne bileyim köyde yaşayan oluyor, kırsalda yaşayan oluyor, şehirde yaşayan var, zengini var bunun vesaire. Çoluğu çocuğu olanı var, olmayanı var vesaire. Yani torunu olanı var, olmayanı var gibi. Dolayısıyla bu insanlara da nasıl ulaşabileceğimizi, yani bu insanları nasıl çekebileceğimizi, diğer hayır kurumlarını, işte ne bileyim bu belediyeler vesaire, onları nasıl ikna edebileceğimiz vesaire de göz önünde tutmalıyız dedi. Zaten şeyde birkaç tane örnek vermişti. O örneklerden de yola çıkarak şey yapabilirsiniz demiş. Yani bu network'e bağlı olan şeylerden. O yüzden şeyi istedim, yani hani tam metni görmeyi çok isterim gibisinden. Hani ben de şey yapıyorum, yani hani şeyden sonra, kongreden sonra, sempozyumdan sonra şey yapacağız. Özellikle ben bu ötenazi ile ilgili olanı ve bu şeyi merakla bekliyorum, yani hani. Evet. Teşekkür ediyorum. Thank you. Thank you everyone for watching. Can I say just one sentence? We saw, as Professor Itufan said, we are different, but in a way we also have similar or the same problems. So you are invited to our annual conference in March, 10 March, organized by our institution. If somebody is interested, we can send you the invitation. And in the field of social gerontology, it is only the topic safety of the elderly adults. Dana, could you please write it down on the chat session? Yes, I will. Thank you. Thank you very much. Thank you. Hocam bir kongreden bahsetti. Tam anlayamadım onu. Bir kongremiz var. Sizi davet ediyoruz dedi. Buradan hani sadece İsmail Tufan hocama değil, bütün hocalarıma, Mehmet hocam, Deniz hocam, siz de yani hepimizi davet etti. Konferansın adını tam anlayamadığım için chat kısmına yazmasını istedim. Davetiye göndereceğim zaten dedi, ama oraya da yazacak sanırım. Oradan görmüş olursunuz. Thank you. John. Thank you, Lucy. Yeah. Lucy just sent it. You can see on the chat session. Conference in yes. Thank you very much, Lucy. Thank you very much for listening to us, and I sincerely apologize because we exceeded slightly. I believe we exceeded 20 minutes. I'm so sorry about that. We had some technical problems too, and it was very beneficial for me, and I hope you got the benefits also. I'm looking forward to seeing the full text of the proceedings. And I'm closing the session here now and handing the my host position to Deniz Pamuk. Thank you, Dr. Çatalbaş. Hem Türkçe hem İngilizce yapacağım anonsu çünkü ortadayım. I will make in English and both in Turkish
the announcement. We leave the word to the Associate Professor Emine Sumru Savaş for the second session. Sırada ikinci oturumuzu yönetecek olan Sayın Profesör Doktor Emine Sumru Savaş hocamıza sözü bırakıyoruz. Teşekkürler Denizciğim. Sesim geliyor mu? Rahat olarak duyuluyor mu acaba? Evet hocam. Duyuyoruz evet. Evet. Herkese merhaba. Bu güzel, verimli ve oldukça ilginç kongre için öncelikle kongre başkanımız Doktor öğretim üyesi Doktor Mehmet Efe'ye, Honorary Board'dan Elmas Esra Ceceli, Profesör Doktor Fethi Ahmet Polat ve Profesör Doktor İsmail Tufan'a çok teşekkür ediyorum. Beni bu güzel kongreye davet ettikleri için. Şu ana kadar olan konuşmalardan gerçekten ben de çok faydalandım. Bu paneldeki konuşmalarımız da oldukça ilginç ve faydalı olacak gibi görünüyor. Vaktimiz de geçmiş olduğu için çok uzatmadan hemen konuşmalara geçmek istiyorum. I would like to proceed to the speeches. Our first speaker is Professor Dr. Bernd Seeberger. He's going to talk about our idea of old age, ileri yaş konusundaki düşüncelerimiz hakkında konuşacak Bernd Seeberger. Kendisi hemşirelik bilimleri ve gerontoloji bölümünden, Avusturya'dan Ümittirol Üniversitesi'nden geliyor. Professor Bernd Seeberger, we are listening to you and we are going to take the questions after the talk. Here you are, Professor. Hello, good morning. Thank you for your invitation. I am blessed to be able to take part in your symposium for the second time. I very have much hope that I will soon be able to get to know your personality in MUSH. My colleague, Professor Tufan, will share his findings on experience and in and with gerontology with you in MUSH from the year 24. So I hope we can both suppose them. My lecture today is about the perception of one age and its social reactions. I have emailed you the entire lecture in English so that you can forward it to the students. About our idea of old age. How old are you? With this question, I immediately feel that I am being reduced to my age. How shall I put it? My answer, I know my age, I can say it, but I don't believe it. Then the redeeming remark of the questioner. You don't look your age. This statement is supposed to make you happy and then often come across as pitying confidential remark. Words such as retirement, old age, or poverty in old age only add to the general uneasiness, as if certain words cause anxiety, thus giving the impression that old age is an unhealthy state. In sociology, it is currently common to assign a name of term to birth cohorts. For example, generations, and derive certain characteristics of contemporary phenomena from them. This is how we know Generation Y, people between 30 and 40 years of age, or the post-war generation, and now the baby boomer generation.
This refers to people who were born between 1950 and 1964 and are currently retirement or are already. The same statement about the perception of their own age applies to the group of baby boomer. And the answer to her age is, I know my age, but I don't believe it. Aging cannot be seen solely from a medical or social point of view, because the evaluation and appreciation of old age are heavily dependent on cultural tributes and adjustments. I quote, "The core of a modern culture of aging means to promote the development of a person's personality throughout life. Everyone comes at some point to question themselves about their age from one point of view or another, or about one to image how he will like to live or be in an old age." What are age pictures? There are pictorial images from age in our heads that more or less influence our perception of our own aging, as well as that of the aging of other people. We all have an idea of age about us. These images can depict realities or reflect evaluations and idealism. They can be self-images or external images. However, we all have images floating around in our head that pop up unacceptably from time to time for no reason, or at least actuality. These images of aging shape us actual age curve. When we reach that age, what we feared happened. Our previous idea of old age has been constructed in reality. However, if we recognize early enough that this is just an illusion and in self-constructed, this can be deconstructed and a different or better idea constructed. Many older people can often be better young in their private age than in their youth. We have gained this knowledge from many conversations with other people, because we can only understand our parents or relatives when we are old. Probably not. The age psychologist Smith Schürzer, a German professor, dealt with the effect of individual images of old age as earlier at the beginning of the 19th years last century. They can shape the behavior and experience of older people both positively and negatively. It is therefore important that we only focus on positive images of aging. Despite differing research, it can be assumed that positively tinged images of aging positively influence or shape our individual aging process and our activities in old age. Images of aging at the social level show that general view of old age as present in the media, for example. The practice of today's aging culture can be summarized as follows: promotion of interdependence through
prevention, and education. This would be an ideal pattern or template for a social image of aging. On the individual level, the image of old age that old people have of themselves and of their aging does not develop independently of the social situation of the old people and thus of the social constitution in which the elderly people live. This generation is more self-confident and takes more responsibility for their lives. This is an important requirement for their well-being. In trendy clothes, sporty and active, sun-tinted, equipped with a latest iPhone, mobile on, or with an e-bike, jogging or on social media. This is how we often meet elderly people today. They show through their clothing and their behavior that they don't yet want to be counted among the elderly, rather that they can definitely keep up with the youth. Change in this image of old age, this type of self-actualization and self-affirmation is a striking sign of the new role model of old age that is gradually gaining acceptance in our society. It is a sign of a pronounced self-confidence of an aging generation, even if it sometimes amounts to imitation of the younger ones. Externally, in terms of appearance, some things have changed. The elementary value orientation of this group of people, on the other hand, has changed little and has rather remained constant. Health still comes first, then security in a broader sense. Another value is physical and psychological independence. Now, my conclusion. A study in Austria on self-assessment at our university and age assessment by others showed that elderly people tend to see themselves as younger, but are seen by others as older. At the same time, older people see themselves as somewhat more positively than others have adjusted them to be. Self-perception, which was usually better than the external image, is of particular importance here. Everyone has an inner idea of how they want to age. The psychological signification of such individual positive images of all age can't be overestimated. Thome, a German gerontologist in the 60s years, described aging not only as a biological fact, but above all as a social fact. The idea of one's own aging and being old self-images of old age can have considerable consequences. It is well documented that people with a more positive view of their own aging have better memory performance, age more healthily and more actively, recover more quickly from serious illnesses, and live longer than people who have a negative view of their own age. And now to the final. A number of studies indicated that a positive self-image of aging can influence the interaction between younger
and older people and have concrete consequence for elderly people. Therefore, it is also important to deal with young, their mind, their zeitgeist, and their problems at one's own age. This is the only way we can guess how important it is to pass and experience values, attitudes, and also material and financial things to future generation. In this sense of the German literarist Goethe, I quote, old age can feel no greater happiness than feeling that it has grown into youth and it is now growing with it. This is my recipe to elderly people, and therefore I was very interested the development with senior universities in Turkey. But my suggestion is why young and old are separate in the university. The dialogue over all the generation, I think, is more fruitable for both sides of the generation, for younger and also for older. That's my short speech for your Congress today. Thank you. Thank you, Professor Bernd, for this excellent presentation. It was very mind-opening panel. Sayın dinleyiciler, sayın hocalarım, Profesör Bernd Berger çok güzel ve ilginç bir konuşma yaptı. Oldukça ufuk açıcı bir konuşmaydı. Çok kısa bir şekilde bir özet yapmaya çalışacağım sizlere konuşması hakkında. Bizim ileri yaş konusundaki düşüncelerimiz hakkında oldukça kapsamlı bir konuşmaydı. İşte kaç yaşındasınız? İşte yaşlılığı nereye koymalıyım? İşte yaşımı biliyorum ama çok da bu yaşım hangi yaşta olduğumu çok içselleştiremiyorum, bilemiyorum. İşte yaşlılıkla ilgili olarak işte emeklilik, ileri yaş, işte ileri yaştaki fakirlik gibi ileri yaşla ilgili, yaşlılıkla ilgili pek çok negatif imajlarımız var, düşüncelerimiz var. Bunlardan bahsetti kendisi. Ve gerontolojinin işte bu yaşlanma ve yaşlanma süreciyle ilgilendiğini, neden yaşlanıyoruz ve nasıl yaşlanıyoruz? Bu konularda çalıştığını ve bununla ilgili pek çok disiplinle, interdisipliner birlikte çalıştığını ve bunun oldukça zor ve komplike bir konu olduğundan bahsetti ve burada kültürün ve kültürel durumların da bu etkileşimleri, bu konudaki imajları çok etkili olduğunu ve bunu da tabii ki günlük bizim yaşam kalitesiyle de çok ilişkili olduğundan bahsetti. Yaşlanma tabii ki kişisel bir durumdur ama bu aynı zamanda tamamen tüm toplumu da ilgilendiren de bir durumdur. Birey tek başına yaşlanırken aynı zamanda tüm toplumda bu anda hep beraber yaşlanmaktadır. Buna bu açıdan da bakmamız gerekir. Bundan da bahsetti kendisi. Ayrıca toplumun yanında ülkeler ve tüm bu sosyal sistemler de yaşlanıyor ve bununla ilgili gelen yüklere de bu ülkeler ve toplumlar maruz kalıyor. Bunlara dikkat çekti kendisi. Ve tüm bunlara çözümler bulmak için de gerontolojinin çeşitli modeller ortaya koyduğunu ve hipotezler ortaya koyduğundan bahsetti. Diğer yandan da zihnimizde oluşan yaş resimleri, yaş imajları nelerdir? Bunlardan söz etti kendisi. Zihnimizde pek çok resimsel imajı var yaşın, yaşlanmanın ve bu bizim kendi yaşlanma algımızı da etkilemektedir ve ayrıca diğer kişiler, yaşlılarla ilgili de imajımızı etkilemektedir dedi.
tüm bu zihnimizde uçuşan bu yaşlılık, yaşlanmayla ilgili tüm bu imajlar da biz hiç farkında olmadan, hiç beklemediğimiz zamanda zihnimizde zaman zaman oluşur, herhangi bir sebep olmadan dedi ve bir yaş psikoloğu olan Schmidt-Scherser'in böyle bir 1990'larda bu bireysel yaşlılık imajlarının etkisini çalışmış, ondan bahsetti. Bu imajların kişilerin davranışsal, deneyimsel olarak yaşlılığı deneyimlemelerini pozitif veya negatif olarak etkileyebileceğinden bahsetti. Bu yüzden de yaşlılıkla ilgili olarak pozitif imajlar üzerine odaklanmamız gereğinden bahsetti. Ayrıca toplumsal seviyede de yaşlılığın genel imajı da bu yüzden oldukça önemli. Bunu vurguladı kendisi. Ve zaman içinde de bu yaşlılık imajının da artık değişime uğradığından, artık mesela kendini gerçekleştirmeninden çok daha bahsedebildiğimizi, bu yeni bir yaşlılığında her şey gibi bu imajın da değiştiğinden bahsetti ve yaşlıların aslında kendilerini daha genç hissettiğini, fakat başkaları tarafından daha yaşlı görülebildiğini ve yaşlıların gene kendilerini çok daha pozitif olarak algıladıklarından bahsetti. Ve bu kendi algıları dış imajdan çok daha iyi olan bu iç algıları burada her şeyden çok daha önemli. Buna bir vurgu yaptı kendisi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Profesör Bernd Seeberger soruları şimdi alacak. Sorular için de paneli açıyorum. Buyurun. Sorusu olan var mı acaba? Hocam ben sorabilir miyim? Tabii, buyurun Deniz Hanım. İngilizce soracağım. Sonra dilerseniz ben de Türkçesini söyleyebilirim. Professor Seeberger, hi. My question is about practice. As gerontologists, we know that negative discourses in daily life, also in academia, is kind of ageist attitude. However, in studies, we also see that, older people feel younger. And sometimes in daily discourse, they don't want to say we are aging. They use other discourses, speech such as we are growing or we are taking age, but not aging. They have a kind of fear to say we are aging. So as gerontologists, what should we do in the middle of this dilemma? Should we support, you are growing older, you are not aging? Or should we say, you should accept that you are aging, but aging is not such a bad thing? What should we do as professionals in the field? Because yes, studies show feeling younger also affects well-being of older people, and it's a normative thing. Yeah, people some way think they should feel younger because aging is bad thing because of the illnesses, and studies show when they feel younger, they feel better. Also, latest studies also show that their biological process also positively affected from feeling younger. Also, the studies also is supported by the theories of selective optimization and compensation theory of Paul Baltes. But as a gerontologist, what should we do? Should we support saying you are aging and aging is positive, or should we say, you should not accept that you are aging? Okay, sorry, but I didn't understand. The connection was not the best, but I think what is your really question, and that is our own theme for our own lecture. The same situation we have in Germany and in a lot of Western European countries, and I think
on my first study in gerontology 30 years ago, we have the same discussion that you spoke now. I think in all hospitals, in all geriatric departments or ward in hospitals, in home for elderly people, and in a lot of other situations in our community and society, there is also a negative picture of the situation of elderly people. When I read the print media, the daily news, only negative information, and the most information about elderly people is the situation of retirement pay and not other information. And that is very sad. And also when I speak in our audience for medical people, they also have this fixed idea: the process of old is a negative situation, and only we must fight this. But that is not possible. That is a process of life to be elder, and therefore my recipe is: we need for positive pictures of aging at first by the elderly people, also by young students, and therefore in our societies, in our modern systems of economics, elderly and young is separate, and that is also a big problem. And when I at first and at the end finally I quote Goethe. This was 250 years ago. He said young and old must be together, and that is for me also a function of gerontologists and gerontology students. And your when I see this gerontologist study in Turkey, then I have another interpretation and say the study is a nursing management for elderly people. That is, but and therefore it is necessary that we have needs other picture in these wards or in these departments. This is the first one, and I see a lot of obstacles in our communities for elderly people. It is not possible that he can very simple do social media or the next development of the digitalization. That's for elderly people often not possible. Therefore, I say we need younger people who have a knowledge of technology, and we need a kind of the technology ambassador for elderly people. More in the short time, it's not possible. Thank you very much. Sumru Hocam, ben çevireyim mi? Soru cevabı. Tamamdır. I will translate. Benim sorum şu yöndeydi. Gerontologlar olarak biliyoruz ki iki perspektif var. Bu perspektiflerden birisi işte yaşlanmanın kötü olduğunun düşünülmemesi gerektiğine dair ve dolayısıyla yaşlanmayı kabul etmek gerektiğine dair bir perspektif. Ama diğer yandan yaşlanan bireylerin de aslında kendilerini daha genç hissettiklerinde, kendileri daha genç olduklarını ifade ettiklerinde de daha iyi hissettiklerini söyleyen bir durum söz konusu. Yani tabii ki bu normatif bir durum ve gerontologlar olarak aslında bu ikilemin arasında kalıyoruz. Bizler işte yaşlanmak mı demeliyiz, yaşalmak mı demeliyiz, büyümek mi demeliyiz, hangi kelimeyi nasıl kullanmalıyız? İşte yaşalmak dersek ayrımcı bir tutum mu sergilemiş oluruz, yoksa yaşlıların perspektifinden baktığımızda onlar için de iyi olan, çünkü sağlıkları için de iyi olduğu söyleniyor, daha genç hissetmelerinin. Ne yapmamız gerektiğini sordum Bernt Hoca'ya. O da birçok ülkede durumun aynı olduğunu söyledi. 30 yıl önce biz de bu tartışmaları yapıyorduk dedi.
patriarkal bölümlerde yaşlılar için hizmet verilen yerlerde genel olarak olumsuz bir negatif bir imajın olduğunu söyledi. Bunun yanında işte basılı medya haberler yalnızca negatif haberleri veriyor. Emeklilikle ilgili kendi basınlarına baktığında emeklilikle ilgili yalnızca negatif haberlerin olduğunu söylüyor. Tıp öğrencileri arasında yine benzer şekilde olumsuz bir imaj varmış. Dolayısıyla yaşlanma sürecinin pozitif olduğuna dair yaşlılardan gelen pozitif imajların olması gerektiğini ve tabii gençlerden de bunun yaşlılara yönelik pozitif imajların olduğunu göstermeleri gerektiğini ve yaşlılarla gençlerin ayrı olmaması gerektiğini söyledi. Problemin bu olduğunu söyledi bir yandan. Yaşlı ve gençlerin bir arada olması gerektiğini Göte'nin de söylediğini ve ondan atıf yaptığını da söyledi tekrardan. Ek olarak gerontoloji eğitimine bakım yönetimi dersinin koyulması gerektiğini önerdiğinden bahsetti ve yaşlılar yönelik başka bir imgenin oluşturulması gerektiğini söyledi. Bir eklediği noktada sosyal medya ve teknoloji kullanımı konusunda da yaşlıların aslında uyum sağlamakta zorlandıklarını ve bu konuda da yine desteklenmeye devam etmesi gerektiğini söyledi. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Denizciğim. Gerçekten çok önemli bir konu ve hani üzerinde ne kadar konuşulsa az. This is a very important concept. The aging concept, we can talk about it, we have to talk about it and make the image better, and we have to make the concept settled down for us. Bu konu hakkında herhangi bir yorum yapmak isteyen hocamız var mı acaba? Bernd, Mr. Bernd. I have a problem now. Please, that's my problem. No? Okay. Yes. I must 12 o'clock. I must leave the office here. Okay. Thank you very much for your excellent talk. Thank you. We were so glad to host you. Thank you very much. Ciao. Evet. Bundan sonraki konuşmacılarımızda soruları en sonda alacağız. Şimdiki konuşmacımız Lucy Vidovikova, Charles Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi'nden gelecek kendisi. Çek Cumhuriyeti'nden. Çek Cumhuriyeti'ndeki bu anti-aging yapılar, sistemin haritalanması adlı konuşmalarında sistematik düşünme ve sistematik haritalama ile sosyal eşitsizlikler perspektifinden anti-aging kavramını inceleyen konuşmaları dinleyeceğiz. Dr. Lucy Vidovikova from Charles University, Faculty of Humanities, Czech Republic. We are listening to you. Thank you. Thank you so much also for having us here. And despite it's not planned, I will pick up some of the notions and concepts that were already mentioned also by the Professor Seeberger just now, but I will also concentrate on slightly different group, and that's women in their mid-age and how these are important to look at when we talk about aging as a lifelong process and also our attitudes to aging as a lifelong processes. I'm here on behalf of the student group that is concise from Michaela, Ulrich, and Katarzyna, who cannot be here with us, but Michaela is, and I'm very happy to say so she can add if there's something I will be missing in my presentation, which will be delivered more as an advertisement for the paper that is coming up, and I will just touch upon some of the issues that we covered. Under the, I hope I will be able to move through the presentation. And that's part of the Oxford-based student competition that's called Map the System. And that's a tool that is promoting the system thinking. And what's the system thinking? In this approach is a philosophy or a paradigm on the way we look at the world. And that comes with the set of methods and special tools to raise awareness that
behind every phenomena that occur in our world, there are structures and patterns that influence them. And therefore, we can also use it as a diagnostic tool to look at the structures and connections between them and actors that are involved in making the world as we see it. And we use this map exercise to see how the anti-aging is influencing the lives of mid-aged women, but also we as a social gerontologists coming from the studies of longevity how we are able to learn about how the results when we see in the later lives that are part of the life course approach. And we used different tools as interviews with the key stakeholders. We looked, of course, at the previous research, but mainly we looked at the popular culture, such as women's magazines, celebrities, social media contents, advertising campaigns, how they are talking about women faces and their aging and what values and norms are related to that. And by that, we were able to see, and this is part of my presentation today, who are the actors within the system that are participating on producing the visions or images of aging that we see as a social gerontologist later on. And we all, of course, depart from the notion of ageism that the World Health Organization defines as how we think and feel and act towards others and ourselves based on age. And that also leads us to the very important notion that to be old or to look old is a source of gendered disadvantages and social exclusion. And this is a very normative statement, but it works, as was Professor also saying just a while ago, that age is such an important social construct. And it's the anti-aging, as we can probably try to define it. If we ask the Google, there will be hundreds of pages that will offer what everything anti-aging can be. I especially love the anti-aging chocolate, which is something I would be very happy to go forward with. But we are, in our approach here at the Map the System, are defining anti-aging as an umbrella term for a system with number of actors, goals, and levels to it that seek to slow, stop, reverse, or at least mask aging as a process. And aging bodies, that's very important. Here in this presentation, we focus on the aesthetic industry. It's aesthetic surgeries and cosmetic interventions, which are an important part of this large anti-aging movement, and also covers economic and scientific or quasi-scientific fields and social structures that are related to it. So it's a very complex system that can look something like this. You can probably see your way around. But there's just a notion, there's a network of anti-aging organizations, but there are other parts or people that are covering something that they call longevity industry. And that's a global effort to, as I was saying, slow, revert, or mask aging as such. And that's if nothing else you can take from these pictures is that it's huge and it's a great amount of money circling around through these institutions. But they also cover, or what these talks may kind of mask, is that these are also very individual and individualized experiences. And we, in our small group, you may have noticed one of our students, he was 74 years old, but we are also women of different ages. And all of us in the group had some experience by pointing to our gray hair or to our wrinkles or to our, nose that it's not so properly faced, and having to devote a lot of energy to fight these images that we are not looking as, we should be looking because our gray hair. And we should do something about it because this is something what the society is expecting. And this, as I was saying, there are big bucks in that. Yearly or annually, within the cosmetic industry, the consumers would be as populous as many people as they would fit in the population of Australia.
there are 46 procedures done every minute in the global scale, and that comes into revenue of $25 billion each year. So this is the mass we are kind of standing we are facing. And these figures will show you some of the huge inequalities that are within the system. First, there are only about 20% of professionals who are working within the aesthetic anti-aging industry, and only 20% of them will be female surgeons, for example. While on the other side, you will have 90% of the customers, we call them customers or clients of these procedures. So there's a huge discrepancy between the users and the providers. And these under 17, it's not a Forbes ranking of anything, but the 17% of these, for example, the breast augmentations procedures that are done on females below the age of 17, so in very young girls, and about half of these procedures are done for aesthetic purposes only. When we move a bit up to the age range, and these are data from SHARE, a very well-known survey in the people age 50 plus, there were two questions we were able to ask this panel, and one was if these people 50 plus are using any of these options to delay aging of their body. And there would be 4 options to choose from. First is just cosmetics like anti-wrinkle creams. And you would see the huge discrepancies between different genders, where about more than a half of these women would be using these products. There will be also users of the non-invasive procedures such as Botox, but also 3 times the number of women who are using invasive surgical procedures such as surgeries, liftings, and so on. And also something we didn't cover in the questions, it's quite huge, over 10%. So first, this is again the huge gender discrepancy in how people use these, or which people use these. And then we were asking, it's a methodological problematic question, but we are asking what if, or who was the deciding factor that you go for these procedures. And you can see that it's double the amount of women who would admit that this is the peer pressure or the pressure of the society around you. Somebody tells you, you know, your hair is too gray, you should do something about it. And it would, you know, you would look better, nicer if you go for some procedure. And women are twice as much pushed into this by the other people, but also maybe internalized ageism in a way, you know, I need to feel younger, I need to rejuvenate myself. And again, that's much more prominent in women. But the highest we see is the medical profession recommendations that they would kind of offer you these things and you would go for it. So there's a huge debate about the role of the medical professions in this, how the anti-aging movement is going forward. The problem with it's nothing wrong with that you kind of want to look nice, right? The problem is that what is nice is socially constructed and it's very normative. So we were just making fun when we were analyzing the system. That is kind of approach. We will just cut you a little and you will fit perfectly because what's considered nice, it's usually like very single picture. And these pictures are present in public spaces. They are present in many spaces, but these are the example of the public spaces. These are pictures from my home city, Brno, where you would have these huge campaigns showing like how the real beauty should look like. And that you know, they have the power to change even more than just your body. They can redo yourself, like inner self. And of course, the role of media is nothing to be stressed enough that there would be a celebrity cultures that they would argue. And we have this very kind of harsh quote from one of the celebrities that who looks scary doesn't even get a chance to speak. So looks is very important for your inclusion, for your engagement. These are the messages, and this is part of the celebrity
just doing kind of commercial for one of the clinics that we have in Czech Republic. And that produces something that we call, or in sociology, we call the beauty capital. You know, there are a lot of capitals you can have or you won't have, and that plays a role in a way that you are included and your social status. And this is from the sociological study done by Matejeva and Anišová in 2015, and they were looking at what are the like average salaries, monthly salaries by perceived beauty or attractiveness of different people. And you can see for men it's above the female again, but what is also quite striking is that the beauty capital plays a role. If you are perceived as above average attractive, your salary would be higher. So that, you know, connecting beauty capital to economical capital, and then that goes back in your ability to buy more of these products and procedures and cosmetics and in better quality, and therefore, you know, the wheel of the cumulative advantage or disadvantages just go around, and it builds into whole the culture of anti-aging in a way that it seems to be normal. It seems to be something that is desirable, as something that we should go for, and that's and it just sells. So we are selling the youth or the youth appearance on the expense of old age. We don't want to be old. We don't want to be perceived old, and this is something you can pay for. That also gets into debates on what again, as I was saying, is the role of the medical professions, because there are attempts to make entertainment from that. And these are debates that were going on in UK, but maybe even in Turkey, and we definitely have it in Czech Republic. There will be on television entertainment programs that would feature how to be 10 years younger, almost at older, how to look 10 years younger in a way that, we will cut you a little and you will fit into the younger image. So this is something that also is going in the general culture, and something is normalized. What it really brings is a separation and social disparities. And we've been able to see in our data that it will bring women apart, because if you, as one of the participants would say, oh, she's ugly, she doesn't want to take care of herself. As soon as you don't want to go with the flow and you don't want to admit yourself to this anti-aging cultures, and you don't dye your hair, then you seem to be like not willing to take care of yourself. On the other hand, if you go with the flow, then you would be labeled as somebody who looks fake and who is not real and who is overcompensating for something. So these are not bringing, that brings more social division that we already have. And the same on the side of the medical professions, that they would say, he's a real celebrity. He's making a lot of money. He's taking pictures with the models. They are part of the celebrity culture as such. Some of these doctors, as it was also on the previous slide. But on the other hand, people would argue this is just a waste of talent. They are not real doctors. They are not saving lives. So this is something weird. They are just money makers. So again, apart, it's a line of division in the society, and us, we wouldn't have those enough. So to close up, there are many ways that we can do and go something about it. We define them in the paper, so I won't go into much detail. But of course, one thing is to realize that there's more than one type of beauty. There are different types of beautiful, and we should embrace that. We should be really kind of open to see that not only youthful appearance is something that to be praised, but also wrinkles and gray hair or different types of bodies. Another thing is that these very specialized and exclusive clinics are usually providing procedures that you have to pay out of your pocket. While there is quite intriguing that once there is something that could be covered from the health insurance, the state health insurance, if there's something like better in that, they will send you out to the private clinic. So the same doctor is working at the hospital
that is, for example, city-owned or state-owned, but they will provide these services in their private clinics. So there's a lot of also economic issues to be solved, and that could be made more democratic or more available, so not to make it as part of the beauty consumption. And then this is a radio station podcast that one of the journalists set up just to start to debate what is to be a female and what is to be a female of different size or color or health status. That is this, and that it's not this idealized, youthful, typically blonde hair, in our case, a beauty, and that we need to open more spaces to discuss what is it that we consider beautiful, and why we are tiding so strongly beautiful and youthful and ugly and old as opposing approaches. So there are a lot of steps to be taken in these different directions. There are many actors that I didn't mention in this presentation, but they are involved in producing this anti-aging movement, and we can try to work with all of them. And but also I would suggest that we go back to the questions like why we are not proud about our age, why we are not proud for our gray hair, and if we should just own it. I'm aging and I'm fine with it. So I leave you with this mess on the table, and I'm looking for further discussions. Thank you so much. Thank you, Lucy, for this so inspiring and excellent talk. We are all proud of our wrinkles and gray hair. Bu harika konuşma ve gerçekten ilham verici konuşmaydı ve hepimiz gri saçlarımız ve kırışıklarımızdan gurur duyuyoruz. Lucy'nin de sunumunda bahsettiği gibi. Sorularımızı sonda alacağız demiştik ama izninizle sayın hocalarım çok güzel ve neşeli ve tutkulu bir konuşma oldu. Ben hemen bir özet yapıp uygun görürseniz hızlıca soruları da bunun arkasından almak istiyorum. Kısaca bir özet yapmak istersek şöyle hızlıca notlarıma bakacağım. Burada şimdi tabii yaşlanma ile beraber anti-aging sisteminden, anti-aging kavramından, anti-aging endüstrisinden bahsetti Lucy. Anti-aging kavramına bakarken bunu bir haritalama sistemiyle bakmak istenen bahsetti. Bu sistemik düşünme nedir? Bir filozof ve bir felsefe, bir paradigma dünyaya bir bakma yöntemidir diye başladı. Burada bir farkındalık olması gerekir dedi. Bu bir tanıtıcı bir araçtır dedi. Burada biz bazı röportajlar, paydaşlarla yaptık. Bazı akademik araştırmalar yaptık. Ve kadınların magazinlerinden, sunumlarından, sosyal medya içeriğinden ve kampanyalardan, sosyal medya kampanyalarından da onlardan da faydalandık diye bahsetti. Yaş ayrımcılığı bizim nasıl düşündüğümüzü, hissettiğimizi ve hareket ettiğimizi etkiler diye bahsetti. Anti-aging konseptinin kavramının ilaç, hareketleri, endüstriyi, savaşları, kremleri, işte aşılamaları pek çok sektörü çok etkilediğini, bunun sadece tüm dünyayı aslında etkileyen bir kavram olduğundan bahsetti ve burada anti-aging çikolatalardan örneğin bahsetti. Bundan herkes sahip olmak istiyor şeklinde. Anti-aging'in bir sistem için çeşitli aktörler, hedefler açısından büyük bir şemsiye olduğunu, pek çok konuları ve kavramları kapsadığını ve aslında bir estetik endüstri hale geldiğinden bahsetti. Burada bu endüstride pek çok dünyada çok geniş alanları kapsayan ve aslında çok da yüksek miktarda maddi düşüncelerin, maddi beklentilerin döndüğü bir sektör olduğundan aslında bahsetti.
Ve burada özellikle kadınlar da özellikle hedef altında ve bu kadınlardan da çok fazla şey beklenmekte. İşte gri saçlarını boyamaları, kırışıkların olmaması gibi. Her dakikada, dünyada her dakikada dakika başına 46 estetik girişimin yapıldığını, bu estetik cerrahi yapan kadınların ancak %20'si kadınlarken, bu cerrahi operasyonlara maruz kalan veya bunları yaptıran kişilerin çok yüksek oranda kadınlardan oluştuğunu ve bunların çoğunun da aslında 17 yaşında altında olabildiğini gördük. Ve bu tip işte kozmetikler veya işte estetikle ilgili malzemeleri kullanan, bu tip şeyleri kullananlarla ilgili yapılan çalışmalarda bunları hep daha çok kadınların kullandığını gördük. İnvazif olmayan girişimlerde de. Ayrıca bu yaşlanma, anti-aging kavramının aslında toplumda her alanda ve toplumsal alanda, açık alanlarda, bu reklamlarda da işte hep genç kadın imajının kullanılmasıyla aslında anti-aging kavramının buralarda da yer aldığından bahsetti. Hatta bazı durumlarda işte estetik cerrahi geçirmemenin çok büyük dezavantajlar sağlayabildiğini, daha güzel, daha estetik görünen kişilerin daha fazla maaş alabildiği durumlar olabildiğinden bahsetti. Ve aslında yaşlıların daha çok tüketiciler, alıcılar gibi görülmeye başlandığından bahsetti. Ve gene bu plastik cerrahi ile ilgili durumların sosyal medyada artık bir eğlence malzemesi, bir tüketim malzemesi olmaya başlamasından bahsetti. Ve tüm bunlarla ilgili olarak da aslında yaşlanma ile gelen bu tüm değişiklikleri ve tüm bu farkları kucaklamalıyız, tüm güzellikleri kucaklamalıyız. Özellikle bu yaşlanmayla da artan bu cinsiyet eşitsizliğiyle de savaşmalıyız. Biz bir anti-aging hareketinin parçası olmalıyız. Bundan bahsetti. Ve gri saçlarımızla da ve kırışıklıklarımıza gurur duyuyoruz şeklinde bitirdi kendisi. Teşekkür ediyoruz. Sorusu olan var mı acaba? İsmail Hocam buyurun. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok ufuk açıcı, ilham verici bir sunumdu. Videova Hanım'a, Lucia'ya. Tabii gerontoloji açısından kavramlaştırmak isterim. Gerontoloji, başarılı yaşlanma kavramını odak noktaya koyuyor. Bu kavram aynı zamanda bize gerontolojik bakım, yani başarısızlık kavramını aklımıza getiriyor. Özellikle yaşlanma hayatımızı, yaşlılık bunun sadece bir parçasını ifade ediyor ve kültürler açısından baktığımızda Lucia Hoca'nın ifade etmiş olduğu anti-aging modern dünyanın masalı her yerde bir karşılık buluyor. Ülkemizde 1 milyar Amerikan dolarının üzerinde büyük bir sektör anti-aging kremleri, bahsettiği gibi bizde henüz çikolataları çıkmadı ama kremleri, anti-aging içecekleri ve buna bağlı olarak da estetik cerrahisi. Benim sorum özellikle belki şu ana kadar söylediklerimi tercüme edebilirsiniz hocam. Yes, of course. Professor Ismail Tufan said this was an inspiring talk, and gerontology takes into target successful aging, and this brings us the concept of unsuccessful aging.
In the intercultural concept, we also have to think about this. And there are many sectors about anti-aging, creams, surgeries. Yes, Mr. Tufan. Ve Evet hocam. beslenme alanı da dahil olmak üzere buna dahil. Tabii grileşen toplum Çek Cumhuriyeti'nde de Maribor'da da Dublin'de de Sao Paulo'da da her yerde aynı. Yani bu bir dünyadaki genel bir gidişat ve uzun ömürlü insan ve önemi hızla artan uzun ömürlü bir yaşama ulaşma gayreti ticari sektörü oluşturuyor. Benim sorum evet bu sektör var ve bu sektör gelişiyor, karşılık buluyor. Aslında bir taraftan bu sektörün varlığını biliyoruz ama diğer taraftan da yaşlanmanın durdurulamaz olduğunu biliyoruz ve yaşlanmanın herkes için bir şans olmayacağını, herkese uygun bir şans olmayacağını, bazı insanların çok genç yaşta öldüklerini, bunun önemli bir şans olduğunu, yaşlanmanın içinde büyük bir potansiyel, bir güç olduğunu da biliyoruz ve buradaki dile getirdiği cinsiyet eşitsizliği özellikle her toplumda, bizim toplumumuzda da karşımıza çıkıyor. Benim sorum şu, bu özellikle gerontolojik bakım ve bakış perspektifinden bu anti-aging akımının insanların zihninde yaşlanmayı ötekileştirmediğini konusunda hangi sonuçlara ulaştılar? Böyle bir risk insan zihninde var mıdır? Araştırmalarında. Hocam inşallah düzgün çevirebilirim. In the anti-aging concept, there is also nutrition, and this negative anti-aging concept is this industry is everywhere in Czech Republic, Brazil, everywhere. And this sector is evolving, but we cannot stop aging. In fact, it's a chance to get old. And in the gerontological perspective, anti-aging care, the question is, does this anti-aging make and make people foreigners? Hocam doğru oldu mu acaba? Burada ne kullanabiliriz? Gerontolojik bakış perspektifine madem insanlar uzun ömürlü olmak istiyorlar. Marginalization. Does this marginalization, değil mi? Bu kelimeyi kullanabiliriz değil mi hocam? Yani anti-aging konsepti ötekileştirme, bir marjinalizasyon yapıyor mu? Değil mi sorumuz hocam? Evet. Bu insanları dönük değiştirilemeyecek olan süreç yaşlılıktan uzaklaştırıp onları bir büyüleyici bir hayal dünyasına mı götürüyor? Evet. Does this anti-aging procedures marginalize people, and do those procedures take them to some kind of non-real world and an imaginary world? Does this marginalize them? Do these procedures and anti-aging procedures? What we have found in the data we have, there are definitely, social disparities in approaches to that. And put it very, make it very simple, despite it's more complex, that rich people can afford not to grow old,
why, you know, being old is something that is left for poor people. And even despite these images being everywhere, you can of course buy anti-aging cream for €2 or something. So it is spreading out. But the quality and the way it's marketized, it's, you know, the advertisements will always put you in a high class thing. But it goes in nutrition and everything. It really makes a class difference or social class differences who is using these and who can pay for that. But also, as Jana Gorup was mentioning, you know, it pays also, it relates also to being able to pay for your dignified debt. So the class and the money will always make probably a difference in this. So it's just another layer of social inequality. Lucy, money talks, say the Australian. Yeah, but also it gets one of the like solutions we were coming up in the group. We can also vote by dollar. And we can go to the labels that, you know, advertise not the blonde puffed ladies, so to speak. And I don't want to be harsh to them, but, you know, that we can choose brands that go more into diversity pictures, and we can vote by the dollar as well. So that's also an important question. Thank you, Jana, for bringing this up. Yeah, it's a situation. Everybody wants to be old, but not to be old in such a way. You know? Yeah. That's correct, yeah. To be old is not a disease. It's a normal phase in individual life, but we are coping with it so difficultly. But there will be people who would say it is a disease, and we can come up with a cure, and we can, you know, if we put enough money into it, we can cure it. So, and we will see if this happens. So it's a very intriguing concept to be looking at. And we are occupying the thing, the concept. But thank you once again for being able to speak to the topic. Evet, Lucy Vidovikova aslında tabii bu konsept daha çok zenginlere uyguladığı, zenginlerin daha sahip olduğu yöntemler. Fakat çok daha fazla kişiye ulaşmak için tabii çok daha uygun, daha ucuz ürünler de piyasaya sürülüyor. Daha fazla kişiye ulaşıp bu tüketim ağına katılmaları için. Ve burada sınıf ve para burada bir oldukça önemli. Burada da sınıf ve para tüm bu olaylarda yer alıyor. Yana da orada para konuşuyor burada diye araya girdi ve bununla ilgili vurgu yaptı. Yani burada aslında bir sosyal eşitsizlik de doğuyor. Hem bir marjinalizasyon aslında oluyor ve bir yandan bu anti-aging yöntemlerine ulaşan kişilerin yarattığı bu insanlardaki imaj üzerine bir sosyal eşitsizlik de ortaya çıkıyor dedi Lucy. Ve burada aslında bu ilanlarda, şeylerde ortaya çıkarılan işte sarışın güzel kadın gibi özellikle kadınlar üzerinden bu imajların ortaya konmaması gerektiği, farklılığın, diversity'nin her alanda yaş, cinsiyet, güzellik açılarından da her türlü farklılığına gözetilmesi gerektiğini söyledi. Yana da gene aynı şekilde yaşlı olmak bir hastalık değildir diye buna katkı yaptı. Hocalarım sizin Hocam ben bir son katkı yapmak isterim eğer. Hocam buyurun. Müsaade ederseniz. Buyurun hocam. Lucy'nin söylediği şeye bir ekleme yapmak isterim. O da şu. Antik çağ dönemi yaşlanmanın bir altın çağı değildi. Bunu biliyoruz yapılan çalışmalarda. Antik çağ döneminde filozofların Sokrates, Plato ve diğer filozofların uzun yaşamaları belirli bir ekonomik, belirli bir sosyoekonomik ve statü açısından iyi olmaları, yani zengin olmalarıyla alakalıydı. Antik çağ döneminde ekonomik sıkıntı çekenler genellikle erken yaşta vefat ediyordu. Aslında antik çağdan günümüze kadar
ekonomik durumun insanın yaşlanma süreçlerine, yaşam süresine ne kadar etki ettiğini de bu küçük örnekte ifade etmek isterim. Yani burada para ve sunulan imkanların insanların yaşamlarında daha bir farklılık yaratmalarına da vesile oluyor. Evet. Professor Ismail Tufan wanted to give some recommendations. He thought that he wanted to add something, and in the antique era, it was not an era for golden. It wasn't a golden age for aging. The philosophers were rich. That's why they were aging and getting old. They were getting old before of their good economical situation. So we see here the importance of economical situation and social inequalities added. Başka sorusu olan var mı acaba? Çok teşekkür ederiz hocam, İsmail hocam, yorumlarınız için. We thank Lucy for her excellent, inspiring and so nice talk that we all enjoyed. I think we have to move forward because we are very late. And now we are proceeding to the next talk for about the elderly and the dog. Dr. Emeritus Professor Jana Grup is going to present this talk because Vilma Bezenski is a little bit, she will not be with us. Şimdi Emeritus Profesör Jana Grup bize Yaşlı ve Köpek adlı konuşmasında yaşlara sahip oldukları köpekler ile ilişkilerinden bahsedecek. Buyurun Jana. Professor Jana. Thank you. Yeah, I'm sorry. My doctoral student is getting very ill. She was hospitalized on Tuesday, so it is my, however, duty to make her presentation. However, Magister Vilma Alina Bezenšek, she is a doctoral student at the Faculty of Law, University of Maribor, and she is dealing with the legacy problems of having pets in the third and fourth period of somebody's life. This is missing in our legislative situation. We don't have a code, we don't have some normative aspects. However, we all knew that pets can serve as a source of love and happiness for a life in the third and fourth period in the life. But this is particularly true for our elder adults. Why? Because we know that pets help to promote the mental and physical well-being of the elder adults who are interacting with them. Mostly regarding to Slovenia situation, there are dogs and there are cats. So she also pointed out some pro and contra to all the adults interacting with the pets and animals. You can see that pros are that pets prevent social isolation because a person is occupying too much only with the dog, that they help fulfill a caregiving role. This is also true, that pets help to an elderly person to stick to a routine, which is in the fourth period of life, however, very important for the elderly adults, and that they can increase happiness and reduce stress as well. Jana, just we don't see Jana, we don't see the slides changing. Yeah? We don't see the slides changing. I'm sorry. I'm sorry. Now you do see? Yes. You see it? Yeah? Yes, we see. So I was speaking, I don't know why it is not going on. I'm sorry. Now you are seeing? Yes, it's okay. It's not in the presentation mode, but just use the PowerPoint and click on the slides. It will work nicely. You can see it nicely. Thank you very much. For the contra data,
And we are aware that owning a pet can be expensive, and as the pensions in Slovenia nowadays are not to be a desirable one in the country, then the 24% of the pensionists, they are having above the 500 euro. We know that this could be very expensive. And the second contra is that pets, as the mankind, don't live forever. And when they are going away, when they are passing away, a sadness and a fulfillment with losing something is present. And also the pets needs may be too demanding for somebody. We know that people who have some problem with locomotor system, who are not so mobile nowadays, they could have problems with that. At first, she said that having a pet, living with a pet, it means with a dog, it prevents social isolation. However, pets are a great way for other adults to preventing feeling social isolated. They are having to go away. They are having to go to everyday walk. Whether they are without a partner, unable to see friends, they have a connection to a living being. However, plus is having a pet brings about a slew of other scenarios in which other adults have opportunity to socialize. We also said that if somebody is walking a dog, somebody stop, they are asking something, they are greeting, for example, and there are tons of places where other pet owners congregate or for a sense of community. However, another place is family, such as grandchildren, and they can make a walk together, for example. It gives them a reason to come over and be with them, all in all, facilitating socialization. A second she put down, then having a pet also helps other adults engage in past roles. They are, according to the some theories, no longer present in their lives. We know that to be a widower, when the partner is going or passing away, it is always a shock, even when it is expected, and have a sense of purpose, even if their children and their children are already grown up, is living with the pet as well. Jana, are you passing the slides? Yes, you are seeing them. In my scene, I cannot. Does everybody see the slides passing? I don't know. We don't see them as well. Jana, you can. Yes. Now we see. Yes. You see it. Yes. Okay. I think you have to pass the slides when you get to the other ones, please. Yes, thank you. Now you are seeing it. What Yes. does it mean being a pet owner? In Slovenia, however, as I mentioned, the pensions are not as a desirable, or they should be. So, however, to own a pet, it is expensive. If in a modern society, a pet, a cat or a dog was eating the rest of our meetings, of our eatings, however, nowadays the industry, be for cats, be for dogs, is very expensive, and other adults, they are already concerned about how they're going to pay for their medications, by the veterinarian or other doctor's appointment. However, she also, unfortunately, animals don't live forever. As I pointed out, it's true. Whenever we have an animal, we have some emotional connections to them. They are a part of our active and also productive aging. And when missing them, this might trigger feelings of sadness and depression by the older adult's owner.
However, that said, even the worst case scenario doesn't need to be so bad. It may be comfortable for them to know that they cared for an animal about a period of time, that they had some very extraordinary situations, and however, that everybody is a living creature in our planet, or it or he has a limited being here. Not every older adult can care for a pet. As I mentioned before, some who have some very bad disease, for example, about the dementia, even if it is possible, or for example, when we have some problems with mobility, we are not able to care for a pet of our own. Perhaps grandchildren, children of family members, also friends and neighbors can help them, that he or she can meet them for time to time. Ways that other adults can interact with pets animals are very different, but for example, they can spend time with the family or loved one's pet, as I said. They consider a service dog. It means a dog who will help him in everyday life. For example, if they have some problems moving around, or they have some problems with seeing or hearing. And we have also a problem, a check problem with a volunteer at an animal shelter. Animal is our family, a circle of community. However, it becomes from time to time, it depends from the animal as such, a family member. And other adults can ask their neighbor, for example, for help if their family members are not living in the neighborhood. However, different people can help give them a sense of purpose and a reason to get out of the house, but not only the people. So, for example, in this case, the dog. As she pointed out, Zuckerman says that it is not the full-time responsibility of owning the pet themselves. But however, it depends how the older adults are living. Are they living by themselves alone? Are they living within the extended family? Or are they living in, for example, nursing home? When we know that it depends if the management allows that they can have an animal. But regarding the dog, this is in Slovenia not the case. It is the case, for example, by the fish, or for example, for a bird. Service dogs, what can they do? They can have some therapies. They can turn off on lights. They can press, for example, door. They are open or they are not. They can also open, for example, refrigerator. They can reach somebody if the elderly person is falling, for example. Or the extensive training for that service dogs can be made, for example, in Slovenia by certain centers when the professionals are training these dogs. However, pet therapy services all over the country that organize, as I said, some home visits. They organize assisted living facility programs, and there are also hospital check-ins, alike when the management of the hospital allows it. We have also a situation that volunteering at an animal shelter also helps the elderly person, that she or he is visiting them, for example, and offering their time and their resources. As an author, she said that I think volunteering at a pet shelter is integral for the older population, because it gets them out of the house, around animals, and involved in their communities. It gets them to be still active and still productive and still alive.
However, she said that, but before getting a pet, before getting dog, the future owner or the potential owner should be aware that having a pet while aging in place is not for everyone, but it can bring a lot of happiness, a lot of positive events, a lot of love into the elderly person's life. She also suggests to ask a veterinarian including the family members and the doctor if this is for him, for her, the right decision. According to their or her health. However, all in all, the elderly adult can trust this. If he or she is able to be more involved with pets and animals, the effects can certainly be life-changing for the better. I know it depends if the person is living in the countryside, there are much more possibilities, or if it is living in the rural accommodation or even in the nursing home. So this was for her. She is greeting you, but however she is in hospital. Thank you. Thank you, Lucy. Thank you. Thank you, Yana, for this excellent presentation. So interesting and so nice for pet lovers too. And we are so out of time, so I would like to give a very short summary. Professor Yana talked about the elderly and the dog, and in this talk we all know that you talk about the dog. Yana'nın bu konuşmasında yaşlı ve köpek hakkındaki bir konuşmayı dinledik. Çok keyifli ve özellikle hayvanları, petleri seven kişiler için oldukça güzel, keyifli bir konuşmaydı. Köpekler hepimizin gerçekten sadık dostlarıdır. Bunu hepimiz biliyoruz. Bununla ilgili bir konuşma yaptı. Ama çoğu kişinin, özellikle yaşlıların da bir köpek alma konusundaki davranışları, bununla ilgili ilişkileri ve bunların sonuçlarıyla ilgili bu konuda bir literatür araştırması ve bununla ilgili bize bilgiler verdiler kendileri. Bir yaşlının bir köpekle veya bir petle, bir hayvanla olan ilişkisinde pozitif ve negatif yönler neler olabilir? Bundan bahsetti kendisi. Pozitif yönleri bir pete sahip olmanın neler olabilir? Bunları da sosyal izolasyondan kişiyi koruyabilir. Ve bu bir pete sahip olmak bir bakım rolünü, bir bakımda kişiye faydalı, bunda bir destek görev görebilir. Ve kişinin mutluluğunu artırabilir ve stresini azaltabilir. Bundan bahsettik pozitif yönler olarak. Negatif yönler olarak bir pete sahip olmak miktar olarak bir kişinin karşılayamayacağı bir miktar olabilir. Ve petler çok uzun süreli ömürde olmazlar ve bazı ihtiyaçları olabilir. Yaşlılar bunlara karşılık veremeyebilir. Bu şekilde negatif yönleri olabilir dedi ve özetle sonuç olarak da bir potansiyel sahip olan kişinin olacağı zaman bununla ilgili neler, neyi en iyi şekilde gerçekleştirebiliriz? Bunu sonuç olarak söylediğinde yerinde, kendi evinde örneğin yaşarken bir pete sahip olmak herkes için uygun olmayabilir. Ama bu mümkün olduğunda çok büyük mutluluk ve kişinin hayatına sevgi getirecektir. Bu böyle bir durumda bir veterinere, aile üyelerine ve bir doktora bu konuda bir danışmanlık almak uygun olacaktır. Böyle bir pete sahip olmak için uygun mudur ve sağlık için uygun olacak mıdır diye. Ve yaşlı şuna güvenebilir diye bahsetti.
daha fazla petler ve hayvanlarla yaşlı bir araya gelebilirse bu yaşamı çok daha iyi bir şekilde dönüştürebilmek için çok yüksek olasılıkla faydalı olacaktır diye bitirdi kendisi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz bu ilham verici konuşma için. Buyurun İsmail Hocam, sorunuz var mı? Evet, ben Profesör Yana Gurip'a çok teşekkür ediyorum. Güzel şehir, Maribor'un temsilcisi olarak. Şimdi özellikle bu bu çalışmalarında, araştırmalarında özellikle yaşlanma sürecinde olan insanların köpekle olan gündelik hayattaki işbirliği ve hayatı seyrini birlikte paylaşmaları bana Avusturya Hall in Tirol UMIT Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmayla zannedersem Roswitha Heinemann olması lazım. Soy ismi yanlış olabilir. Heinemann veya Heidemann. Doktor Roswitha'nın yapmış olduğu araştırmayla aşağı yukarı çok yakın benzerlikler gösteriyor. Gerçekten sosyal izolasyonu azaltıyor, izolasyonu azaltıyor, yalnızlığı ötekileştiriyor, yok ediyor. Ama bunun yanı sıra çevreyle olan ilişkiyi geliştiriyor. Yani başka köpek sahipleriyle köpekleriniz koklaşırken sohbet ediyorsunuz. Bir köpek, evinde köpeği olan ve onunla yaşayan biri olarak söylüyorum. Burada Yana Hoca'nın dile getirdiği her sonuç yaşlanma sürecinde eğer ekonomik durum buna el veriyorsa biz gerontologların ısrarla tavsiye ettiği bir durumdur. Aynı zamanda bedensel olarak da zindelik, fiziksel aktivite açısından da çok önemli. Yani köpeğiniz siz köpeğinize bakmak için beslenmenize ve sağlığınıza dikkat ediyorsunuz. Bu muazzam bir işbirliği. Bu açıdan ben Yana Hoca'nın Lucia Vidova'nın çok kıymetli gördüm. Katılımları için de teşekkür ediyorum ve işbirliğimizin Türkiye Gerontoloji Dünyası açısından da devamını diliyorum. Evet, sorum şu. Bu süreçte köpek beslerken veya köpekle birlikte olurken bunun kendisi için uygun olmayıp köpeğini teslim edenlerin oranı neydi? Onu bilmek istedim. Yes, thank you, Professor Ismail Tufan. Yana, in the aging process, Professor Ismail Tufan made some recommendations and asked a question. In the aging process, sharing the life with pets has good results, as you have told. And in a study in UMIT University, a study had similar characteristics with your results. Pets makes the interaction better with the environment too, he added. And if economical situation is appropriate, he said that we gerontologists suggest getting a pet.
And the question is that he asked that in this process, while having a pet, what ratio is giving them away? At first, Eminem, thank you for your excellent work done here for translation from your language to our language, which this melody is very nice, but I'm sorry, we don't understand you. Here and then a word, yes. However, which are, as I said, which are the problems when the elderly people are getting a pet? They are different. It depends. For example, if the partner is still alive, does he agreed or she agreed? Then the second, this pet should be, for example, cat or especially dog. They must be walked out every day, not only one time in the morning, but also, for example, in the evening. Then, does the householder, for example, if I am in a more flat building, does he allow that the elderly people can have, for example, a dog? A dog is belling, as you know. It sometimes could be very nosy. And at the end, as I pointed out, there is a financial problem. However, I don't hear you, Emine. I don't hear you. I'm sorry. Yeah. Peki. Yana biri vefat ettiğinde veya ev sahipleriyle ilgili ve ekonomik sorunlar olabilir dedi. Fakat hangi oranda, ne kadar hani bununla ilgili İsmail Hocam isterseniz tekrar sorabilirim. Hani böyle bir oran sanırım yok. Ama biri vefat ettiğinde, işte ev sahibiyle ilgili sorunlar olduğunda, ekonomik sorunlar olduğunda bu geri verme konusunda daha çok problemler yaşıyorlar şeklinde duydum ben. Sizin yani de köpeği terk etme yok. varsa evet. Yana, do you have information about the ratio giving away something? I'm sorry? Do you have a percentage, statistical? You know, I'm not the author of this presentation. I'm sorry. She got ill, as I said, on Tuesday. She went to hospital and she is hospitalized, but she is making a research, and I'm aware, and I will talk with her that she will, for the whole article, she will present also statistical data. I know only that there are differences by gender. For example, whom are having elderly men who are hunters? What kind of dogs are having there? And which type of dogs are having women? Poodles, Caesars, and so on. Which are little, which are nice, that I know. But about her research, I'm not aware of. But I'm aware that she and her professor, they are preparing a legislative model for having pets and how to treat, for example, also in the case of separation of the couple, for example, which who is more dedicated for a dog or who not. That's all I know. So I'm sorry, I can't give you any more information. But in the full paper, it will include everything. Thank you very much. That will be very perfect. We will be looking forward to it. Thank you very much. Bu tam metinde bu çalışma ile ilgili ayrıntıların olacağını ve orada da biz bütün bilgileri ulaşacağımızdan bahsetti ve bu köpeklerin cinsiyetiyle de hani çok daha geniş kapsamlı, çok önemli ve çok geniş olarak araştırılan bir konu olduğunu ve bunda bu tam metinde de istatistiki bilgileri de ileteceklerini belirttiler. Çok teşekkür ederiz Yana. We thank you for this excellent talk. Thank you very much.
Thank you too. Yeah, thank you. And again, you are all not only professors, professors and teachers as well, also students. You are invited to our conference because there is also a separate meeting of the students of gerontology. So please, you are welcome. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Doçent Doktor Sayın Enes Umur Savaş Hocam. Önce İngilizce, sonra Türkçe söyleyeceğim. Buyurun hocam. Umur Hocam bir şey söylüyor. Buyurun Bitirmedi. hocam. Yok yok. Teşekkür ederim. Ben bittiğini düşündüm hocam. Kusura bakmayın. Teşekkür ederim. We had two fruitful sessions, but because we are out of time, we are out of our schedule, we will take a break till 2 p.m. for the third session, and the whole sessions of afternoon will be in Turkish. And thank you for, we say thank you to all our international speakers, participants. We had really very good day with your presentation. İki tane verimli oturumumuz oldu. Takvimde planlamada biraz dışarı çıktık. Bu sebeple bir sonraki oturumumuz saat 2'de başlayacak. 2'ye kadar mola vereceğiz. Ve bundan sonraki bütün oturumlar Türkçe olacak. Uluslararası katılımcılarımıza teşekkür ettik. Bu sayede güzel de bir gün geçirmiş olduk. Saat 2'de görüşmek dileğiyle diyorum. Goodbye. Have a nice time. Goodbye.
Değerli katılımcılar, hepiniz yeniden hoş geldiniz. Sırada 3. oturumumuzu yönetecek olan Doktor Öğretim Üyesi Sevinç Sıklı hocamıza sözü bırakıyoruz. Buyurun Sayın Hocam. Herkese merhabalar. Öncelikle bu güzel organizasyon için Mehmet Efe hocamızın şahsında tüm Muş Alparslan Üniversitesi çalışanlara, kongrede emeği geçenlere ve katılımcılara ben de saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Öğleden sonranın ilk oturumunda 3 sunumumuz var. İlk 2 sunumda Sayın Cemil Yavuz ve Sayın Merak Şahin hocalarımız bizimle birlikte olacaklar. Cemil hocamın ilk sunumu hazırlığını ve sunumunu pek çok şeyde, Türkiye'deki gerontoloji ile ilgili pek çok şeyde olduğu gibi Sayın İsmail Tufan hocam tarafından yapılmış, geliştirilmiş ve yaygınlaştırılmış olan Tazeleme Üniversitesi'nin Fethiye sonuçlarını bizimle paylaşacaklar. Cemil hocam buyurun, söz sizde. Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Başta Profesör Doktor İsmail Tufan hocam olmak üzere bu kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen Muş Alparslan Üniversitesi'ndeki değerli arkadaşlarıma da emeklerinden dolayı kutluyorum. Kongrenin verimli geçmesini temenni ediyorum. Sabahki dinlediğim oturumlardan büyük keyif aldım. Özellikle anti-aging ve PET'lerle ilgili, yaşlılık ve PET'le ilgili oturumlar çok bana da yeni çalışmalar için bilgi verdi. Yeni bir alan aslında bizim ülkemizde gerontoloji. Bu kongreler de yeni kongreler. Ama çok önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Neden diyeceksiniz? Çünkü ülkemizde yaşlılık oranları giderek azalıyor biliyoruz. En önemli nedenlerinden bir tanesi doğurganlığın çok azalması. 1957 yılında Türkiye dünyanın üzerinde bir doğurganlık oranına sahip. 6.7. 2020 yılına geldiğimiz zaman dünyanın altında bir doğurganlık oranına sahibiz. 1.76. Nüfusun devam etmesi için gereken oranın da 2.1. Altına düştük. Bunun net sonucu nedir derseniz yaşlanıyoruz. Dünya da yaşlanıyor, biz de yaşlanıyoruz ve giderek yaşlanacağız. Bu yaşlanmada bizim için önemli olan şeylerden bir tanesi, bu slaytta da gördüğümüz gibi bu yaş grupları içerisinde daha çok ileri yaş grubu artacak. 75, 79, 80, 84 ve 85 üstü. Bu grafikler onu gösteriyor. Bakın özellikle biz 2080 yılına geldiğimiz zaman 85 yaş üstü nüfusumuzun diğer gruplara göre 65-69'a göre daha çok artacağını görüyoruz. Dolayısıyla hem nüfus yaşlanıyor hem de bu yaşlı nüfusun içerisinde ileri yaş grubunun arttığını görüyoruz. Biz yıllardır Fethiye'deki ve Muğla'daki rakamları takip ediyoruz. Muğla ili de her zaman Türkiye'nin üzerinde bir yaşlılık oranına sahip olmuş. 2010'dan günümüze getirdim. 2010 yılında Türkiye'de 7.2 iken yaşlılık oranı, Fethiye'de ve Muğla'da bunların yüksek olduğunu görüyoruz. 2020 yılında da böyle Türkiye'de 9.5 oranı var. Ama Fethiye'de 10.7, Muğla'da 13 neredeyse. 2021 yılını biraz önce sunuyu hazırlarken kontrol ettim. Türkiye'de 9.7 olduğunu biliyoruz. Muğla 13.23 gibi bir oranı çıkmış. Her zaman 3-3,5 puan, eskiden 2 puan gibiymiş, üzerinde gidiyor. Dolayısıyla nüfus ülkemizde de, ilimizde de, ilçemizde de böyle yaşlanırken bu nüfusun sağlıklı bir şekilde yaşlılığını devam ettirecek bir takım politikaların hayata geçmesi gerekiyor. Yani burada fazladan yılları dediğimiz bu yaşlılık yıllarının olabilecek en yüksek nitelikte yaşanması gerekiyor. Bunun için de aktif yaşlanma temel bir gereklilik olarak ortaya çıkmış. Dünyada da siz biliyorsunuz bunları. 3. yaş üniversiteleri kurulmuş 1972 yılından sonra. Ama bizim ülkemize uygun bir model geliştirilmiş. İsmail Tufan hocamız tarafından 2016 yılında ve bu modelin bu eğitim öğretim döneminde 17 kampüse ulaşılacağı belirtiliyor. Ülkemizde ilk örneği aslında Herodot Akademi olarak karşımıza çıkmış ama
Bu bir üniversite ismini kullanmadığı için, bir dernek statüsünde kaldığı için çalışmalarını yine hala devam ettiriyor. En yaygın modelimiz Tazelenme Üniversitesi olarak karşımıza geliyor. Fethiye Tazelenme Üniversitesi de aslında bu süreçte bizim yaşlı sağlığı doktorasında tanıştığımız bir süreç oldu, Tazelenme Üniversiteleri. İsmail Hoca'yla, Sevnas Hoca'yla konuşup Fethiye'de böyle bir şey hayata geçirmeyi düşündük. Fethiye'de bir yaşlı dostu gönüllüleri diye bir grup vardı. Bu gruba gittik. Biz Tazelenme Üniversitesi'ni kurmak istiyoruz dedik. Ve önce bir web sayfası kuruldu. Sonra Facebook sayfası kuruldu. 21 Aralık 2018 tarihinde bir 10 gün içerisinde yaklaşık 100 kişi hızlıca ilgi gösterdi. Bu çalışmaları bireysel olarak yürüttüm. Ben ilk yaptığımız afiş burada. İnsanları davet ettik. Tazelenme Üniversitesi'nin ne olduğunu anlattık. Her yere götürdük bunu. Kahvaltıya, derneğe, okula. Ve insanlar bunlara ilgi gösterirken bir taraftan da bir ilçede bir Tazelenme Üniversitesi kurmak hiç kolay bir şey değildi. Onun farkına vardık. Çünkü üniversitenin birçok olanağı burada yoktu. Derslik yoktu, spor salonu yoktu, kütüphaneler, atölyeler gibi hiçbir şey yoktu. Öğretim üyesi elemanı yok denecek kadar sınırlıydı. Dolayısıyla biz farklı bir model geliştirmek zorundaydık. İlk toplantımızı yaptığımızda 250'ye yakın kişi katıldı bu toplantımıza. Anladık ki Fethiye'de bir Tazelenme Üniversitesi iyi bir başlangıç yapılacak ve bir programını oluşturduk bunun. Ve bu programda derslerimizi belirledik ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi'ne göre bir akademi gibi 4 yıl, 8 dönem, 30 kredi her dönem olacak şekilde planladık. Kayıtları bir vakıfta almaya başladık. Üniversitenin kampüsü merkezi uzaktı ve yeterli olanak yoktu. O zaman oğlum Doruk 11 aylıktı, kucağımızdaydı. Kızım 4 yaşındaydı, şimdi Doruk 4 yaşına geldi. Böyle bir afiş yazarak kabul etmeye başladık. İnsanlar çok ilgi gösterdiler ve kayıtlarımızı almaya başladık. Tabii Tazelenme Üniversitesi Fethiye'de bir değişim yaratmaya başladı. Özellikle yaşlılar anlamında bir değişim yaratmaya başladı. Bu değişimi bu sunuda size anlatmaya çalışacağım. İlçede kurulan ilk kampüs Fethiye Tazelenme Üniversitesi kampüsü. Dolayısıyla eğitici kadromuzun bir kısmı, hatta büyük bir kısmı ilçemiz ve çevre ilçelerde yerleşik olan emekli akademisyenler, bürokratlar, sanatçılar gibi mesleklerden oluşuyor. Dolayısıyla bizim yönetim kurulu dediğimiz yürütme kurulumuzda ilçemizdeki arkadaşlarımızdan oluştu. Akademisyen olmayan kişilerden bir yürütücü kurulu oluşturduk ve altına da ders koordinatörleri, öğrenci temsilciliği, basın koordinatörlüğü, mali işler, sosyal destek koordinatörlüğü gibi koordinatörler oluşturduk ve bunlara arkadaşlarımızı görevlendirdik. Dolayısıyla bu koordinatörlüklerden sonra da derslerin eğitimcilerini belirledik. Programımıza uygun olarak çok renkli bir program oluşturduk. Tai Chi, yoga, pilates, halk oyunları, İngilizce, Almanca, İtalyanca, Fransızca gibi birçok seçimlik ders verme imkanına kavuştuk ve eğitimlere başladık. Bu süre içerisinde bir taraftan da Avrupa Birliği projesiyle yazdığımız yaşlı hakları için çaba çalıştayı dediğimiz bir çalıştayı ilk defa ilçemizde yaptık. İlçemizde ilk defa Tazelenme Üniversitesi'nin başlamasıyla beraber yaşlılıkla ilgili bir çalıştay organize edildi. Proje olarak benim kaleme aldığım bir projeydi, benim yürüttüğüm bir projeydi. Burada akademisyenler, yerel yönetimlerin temsilcileri İzmir'den, başka kentlerden, Muğla'dan, bunun dışında bakanlıktan yaşlılıkla ilgili genel müdürlük gibi akademisyenler birçok paydaş bulundu ve birkaç gün biz yaşlılık konuştuk. Buranın sonucunda dedik ki bu yapılan işler önemli. Buna ek olarak ilçede bir Alzheimer Derneği de kurulabilir mi diye sonuç bildirgesine de bunu ekledik. Dedik ki Fethiye'de bir Alzheimer Derneği kurulsun. Bu çalıştaydan sonra yaklaşık 5 ay gibi bir süre sonra Fethiye Alzheimer Derneği'ni kurduk. Burada gördüğünüz kişilerden bir tanesi benim kızım. Kızımla benle beraber, bu işlerle beraber büyüyor.
Diğeri belediye başkanımız ve yönetim kurulu başkanımız Mehdi abi. Bu merkez şunu yapmayı çok istiyordu. Bir gündüz yaşam parkı yapmak istiyordu. Çünkü Fethiye'de Muğla ilinin neredeyse Alzheimer hastalarının yarısı vardı. Tanı konulmuş hastaların yarısı vardı. Ve Mehdi Sadat Yönetim Kurulu Başkanımızın büyük gayretiyle, daha en büyük özveri ona aittir, bir park açılışı yaptık. Bu park belediyeden bize tahsis edilen bir parktı. Yeşillendirilmesi, yürüyüş yolları, binası, hepsi derneğin kendi imkanlarıyla yaptığı, düzenlemesi kendine ait olan bir merkez ve park inşa edildi. Yaklaşık kentin bütün hayırseverlerinin katkısıyla 1,5 milyonluk bir proje gerçekleştirildi. Şimdi bu parkımızda erken evre Alzheimer hastaları aktivitelerde bulunuyorlar. Gönüllülerle beraber, görevlilerle beraber, öğrencilerle beraber bu çalışmaları yürütüyorlar. Çalıştayın sonucunda gelen bir derneğin ulaştığı bir hedef olması açısından benim için çok değerli. Biz burada artık gündüz yaşam alanı sunduk hastalarımıza. Uygun aktiviteler yapılıyor. Bir taraftan da psikoloğumuzla beraber hasta yakınlarına dayanışma toplantıları yapıyoruz. Bir süre sonra buraya kursları, uzman personel eğitimlerini gibi diğer çalışmaları da koymayı planlıyoruz. Tabii bizim Tazelenme Üniversitesi ile başlayan çalışmalarımızdan bir tanesi de o dönemde belediyeye verdiğimiz bir dilekçeyle kurulan Kent Konseyi'nde Yaşlı Meclisi'ydi. Yaşlı Meclisi kurulmasını biz 2018 yılında talep etmiştik. 40'a yakın imzayla. Yaşlılıkla ilgili bir meclis kuruldu. Komisyon çalışmalarına başladı. Burada istediğimiz verime ulaşamadık. Bunun bir nedeni araya giren pandemi oldu. Dilerim bundan sonra daha hızlı bir şekilde ilerleyecektir. Yine bu çalışmalarımıza paralel olarak üniversitenin Yaşlı Sağlığı ve Bakımı Araştırma ve Uygulama Merkezi diye bir merkezi hayata geçirdik. Bu merkezde biraz sonra sunum yapacak olan değerli hoca arkadaşım Melek Hanım'la beraber çalışıyoruz. Melek Hocam'la beraber çalışıyoruz. İstedik ki bu sosyal politikaların sonuçlarını irdeleyebilelim ve üniversite olarak bilimsel altyapıda destek olalım. Bu Alzheimer Gündüz Yaşam Parkı'nın aktivite programı gibi programları oluşturulmasında destek veriyoruz bir taraftan. Bir Fethiye Tazelenme Üniversitesi pandemiyle beraber çok önemli bir şey daha başardı. Bir Avrupa Birliği projesi olarak da aslında biz bundan destek de aldık. Pandemi Yaşlı Destek Programı diye bir program başlattık. Bu programı yaygınlaştırılması için, görünürlüğü için Avrupa Birliği'nden bir fon aldık. Bu programda şunu yaptık. 3 yıldır da devam ediyor aslında bu programımız arkadaşlar, kesintisiz bir şekilde. Bu sene pandemi olmamasına rağmen hem yüz yüze programımız, aynı zamanda entegre bir şekilde Zoom programı üzerinden canlı yayınlarla uzaktaki öğrencilerimizle bu programımızı değiştiriyoruz. Devam ettiriyoruz. Önce 3 ders diye başlamıştık programda. Sonra 9 derse kadar çıktık. Pandemi döneminde bu uyguladığımız programın etkisini de bilimsel çalışmalarla ortaya koyduk. Şunu gördük ki bu programa katılan yaşlılarda COVID korkusu, stres, anksiyete, depresyon bunlar daha düşük geldi ve sosyal destek algıları daha yüksekti. O kadar ilginç şeyler yaptık ki bu programda. Mesela bir dans dersi koyduk. İlk defa insanlar Zoom programı üzerinden canlı bir dans dersine katıldılar. Bunların hepsinin kayıtlarını da Fethiye Tazelenme'nin YouTube kanalına yükledik. Yaklaşık 200'e yakın ders bu 3 sene boyunca yüklenmiş oldu. Proje geliştirme dersi aldılar. Türkiye'nin en büyük yemek akademisi ULUSLA'dan mutfak sanatları dersini 1 yıl boyunca aldılar. Birçok dersini burada aldılar. Sadece Fethiye'den öğrencilerimiz katılmadı bu programa. Fethiye dışından da Almanya'dan, Bodrum'dan, Hatay'dan, İzmir'den, Ankara'dan, İstanbul'dan birçok kentten öğrencilerimiz bu programa dahil oldular. Onlardan kopamadık, onlar da bizden kopmadılar. Hala devam ediyorlar. İstanbul Nişantaşı'nın
Tazelenme Üniversitesi'nden 15 öğrenci bizim programımıza dahil oldu mesela ve onlarla biz Fethiye'de de bir aktivitede buluştuk. Çok güzel 2 gün geçirdik. Onları da tanıma imkanı bulduk. İyi bir sosyal sorumluluk projesi oldu. Biz bu arada pandemi koşullarında da sosyal sorumluluk projeleri uygulamaya devam ettik. Mesela 10.000'e yakın maske dikti. Pandeminin ilk dönemlerinde maske yokken yaşlılarımız. Bunları belediyeye ve sağlık çalışanlarına verdik. Yine köy okullarına kırtasiye malzemesi gönderdik. Onlara ördüklerimizi gönderdik. Kadın Hekimler Eğitim Vakfı ile beraber bir okulu yeniden yeniledik. Bir katı tamamen Tazelenme Üniversitesi'nin öğrencileri maskelerini takarak bir bilim koridoru oluşturdular. Onlara boyadılar. Laboratuvarını yenilediler. Sıralarını, desklerini yenilediler. Bunları bu dönemde de devam ettirdik. Yine bir öğrenci topluluğu kurduk Tazelenme Üniversitesi'nden sonra. Adı Yaşat oldu. Yaşlı Arkadaşımla Öğrenci Topluluğu diye. Bu uzaktan yaptığımız programı onları da entegre ettik. Burada özellikle Melek Hocam'ın okulundaki yaşlı bakım teknikerliği programındaki öğrencilerle pandeminin son dönemlerinde artık 8 hafta boyunca planlı oturumlar yaptık. Afişini görüyorsunuz burada ve oradan bir kesitin fotoğrafını koyduk. 8 hafta boyunca karşılıklı dersler işlendi, etkileşim içerisinde oldular. Ve bunu da bir çalışma olarak devam ettiriyoruz. Sonuçlarını paylaşacağız. Sonra bu öğrencilerimizle, uzaktan ders yapan öğrencilerimizle büyüklerimiz bir antik tiyatroda son derste açık alanda yüzle beraber geldiler. Bu gerçekten de güzel bir etkinlik oldu. Yine Tazelenme Üniversitesi ile başlayan bu süreçte Profesör Doktor İsmail Tufan hocamızın da çok büyük desteğiyle Fethiye ilçesine bir gerontoloji bölümü kazandırıldı. Düşünce olarak bana ait bir düşünceydi. Dosya hazırlandı. Bu sene öğretim üyesi kadrosu oluşturuldu. Umarım bir dahaki dönem, yeni eğitim öğretim dönemi başında öğrenci alacaktır. Bütün bu çalışmalar, ben şöyle anlatıyorum. Fethiye Tazelenme Üniversitesi'nin getirdiği bir dinamizm olarak görüyorum. Çünkü bu çalışmaları koordine eden kişi benim. Görüşüm bu yönde ama nihai hedef nedir diye baktığımız zaman nasıl ülkelerin stratejik planları varsa ilçemiz içinde bir stratejik eylem planını dökmek ve burada yaşlı dostu bir Fethiye'yi oluşturmak, kurumlarıyla, bilinciyle, kişileriyle, organizasyonuyla. Ben şunu görüyorum ki bundan da çok mutluyum. Fethiye Tazelenme Üniversitesi'nin görünürlüğü, ilçedeki kabulü bu çalışmaları daha da kolaylaştırıyor ve yaşlı dostu Fethiye hedefine adım adım yaklaşıyoruz. Bu anlamda ülkemize bu projeyi hayata geçiren, bizleri tanıştıran, başta İsmail Tufan olmak üzere hocalarımıza ve diğer kampüslerde bu sosyal sorumluluk projesini yürüten bütün hocalarımıza, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum ki bu proje Türkiye'nin gerçeklerine uygun bir şekilde aktif yaşlanma için ne kadar önemli bir proje olduğunu her geçen gün bir kez daha kanıtlıyor. Bana bu imkanı verdiğiniz için de size çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Evet hocam, güzel sunumunuz için de süreye gösterdiğiniz yüksek uyumunuz için de ben de teşekkür ediyorum. Tazelenme Üniversitesi'ne hayatımıza katan İsmail Tufan hocamıza bir kez daha saygılarımızı sunuyoruz. İkinci oturumda Sayın Melek Şahin'le yaşlılıkta uyku kalitesini etkileyen faktörleri dinleyeceğiz beraberce. Buyurun Melek hocam, söz sizde. Hocam sesinizi açabilir misiniz? Pardon. Öncelikle kongrede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle Muş Alparslan Üniversitesi'ndeki değerli hocalarımıza, İsmail Tufan hocamıza ve tüm emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bize burada konuşma imkanı sağladığınız için.
Ben de yaşlar için önemli olan uyku kalitesi ve uyku kalitesini etkileyen faktörler üzerine konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz insan biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel gereksinimleri olan bir varlıktır. Ve dolayısıyla Abraham Maslow da buna vurgu yaparak ihtiyaçlar hiyerarşisi oluşturmuştur ve bu ihtiyaçlar hiyerarşisinin en temelinde de yemek, içmek, solunum ve ardından uykunun temel ihtiyaçlardan biri olduğunu dile getirmiştir. Dolayısıyla uyku hayatımızda oldukça önemli bir faktördür yaşamımızı devam ettirebilmemiz için. Uyku tanımlayacak olursak düzenli ve kısmen öngörülebilen 24 saatlik süreçte tekrarlayan organizmanın çevreyle iletişiminin farklı şiddetli uyarılarla geri döndürülebilir bir biçimde geçici, kısmi ve periyodik olarak kaybolması halidir. Hocam çok özür dilerim. Slaytımız ilerlemiyor ama. Pardon. İlerlemesi lazım ama şu an görüyor musunuz bu şekilde? Evet hocam, şimdi görüyoruz. O zaman ben şey yapmayayım, tam ekran yapmayayım. Belki tam ekran yaptığımda hocam sıkıntı oldu. Bu şekilde ilerleteyim. İnsan ömrünün yaklaşık 1/3 kısmını kapsamakta baktığımızda ve uyku fiziksel, zihinsel ve ruhsal açıdan sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için gerekli olan bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşlı yetişkinlerin yaklaşık %40 ve %40-70'inin uyku sorunları olduğu ve toplumda yaşayan yaşlı yetişkinlerin %41.4'ünün uykusuzluk çektiği tahmin edilmektedir. Uyku problemleri özellikle de kurumlarda yaşayan yaşlı bireylerde daha sık karşımıza çıkmaktadır, Uykusuzluk, depresyon, stres, bilişsel bozulmalar, yorgunluk gibi sorunlara yol açmaktadır. Normal bir uyku süresi günlük ortalama 6 ila 10 saat arasında değişmekte olup burada genetik faktörler, yaş, alışkanlıklar, sağlık durumu, çevresel faktörler ve duygu durumu ile ilişkili olarak değişiklikler gösterebilmektedir. Uykunun 2 temel evresi vardır bildiğimiz gibi. Göz hareketlerinin olmadığı non-REM uykusu dönemi ve göz hareketlerinin hızlı olduğu REM dönemi olarak. Non-REM dinlendirici tipte uyku olup bu aşamada vücudun iyileşme sürecini özellikle evre 3'te iyileşme sürecini, kan kolesterol düzeyini etkiler ve bu evrede özellikle yine büyüme hormonlarının salgılandığını biliyoruz. Ve REM uykusunda da yine rüyaların görüldüğü ve kan basıncının arttığı, solunumun hızlandığı evre olarak bilmekteyiz. Yaşlı bireylerde baktığımızda hem uyku zamanlamasında hem de kalitesinde değişiklikler meydana gelmektedir. Uykuya dalma süresi ve gece uykuda bölünmeler artıyor yaşla birlikte ve melatonin salgılanmasında da azalma ve sirkadyen ritimde meydana gelen değişimler sonucu erken yatma ve sabah erken uyanma görülmektedir. Slide ilerliyor mu? Görebiliyor musunuz? Sıkıntı yok değil mi? Evet hocam, problem yok. Tamam. Yaşlı bireyler işitsel uyaranlarla uykudan daha kolay uyandırılırlar ve maalesef tekrar uykuya dalmada tekrar ciddi bir güçlük yaşarlar. Yaşlanma ile gündüz uykularının sıklığı da giderek artar. Biz bunu şekerleme olarak da yine söylüyoruz. Foley ve arkadaşları da yine yapmış olduğu bir çalışmada 55-64 yaşlarındaki yetişkinlerin %10'unda, 75-84 yaşlarındaki yetişkinlerin ise %25'inde gündüz şekerlemelerinin olduğunu bildirmektedir. Uykuda yaşla birlikte meydana gelen beyin sapı, talamus ve hipotalamusta uyarılmayı etkileyen nörofizyolojik ve nörokimyasal değişiklikler etkili olmaktadır. Baktığımızda uykunun REM evresindeki azalma non-REM evresine göre daha fazladır.
NEM evresinde de evre 1 ve 2'de uzama görülürken asıl fizyolojik değişimlerin oluştuğu, vücudun iyileşme sürecinin daha çok hız kazandığı ve büyüme hormonlarının salgılandığı evre 3'te daha azalma olduğunu görüyoruz. NEM ve REM döngüsünde azalmalar ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bu döngüde de azalmalar var. Yaşa bağlı bu değişimlerin yanında cinsiyet, obezite, ilaç kullanımı, gece idrara çıkma sıklığı, kronik ağrılar, hormonal değişimler, nörodejenerasyon, psikiyatrik durumlar ve özellikle ilerleyen yaşta belirgin olan tıbbi komorbiditelerin varlığı uyku bozukluğuna da yol açtığı bilinmektedir. Literatürü incelediğimizde uyku kalitesini arttırmaya yönelik olarak yaşlı bireylerde egzersiz, aromaterapi, ayak banyosu, müzik terapi, akupunktur, ışık tedavisi gibi uygulamaların uyku kalitesine olumlu katkı sağladığını görmekteyiz. Aromaterapi tek başına uygulanabilen tamamlayıcı bir alternatif terapi olarak karşımıza çıkıyor. Uygulaması oldukça basit. Stresi azaltmak ve uyku kalitesini iyileştirmek için çeşitli avantajları arasında yine baktığımızda maliyetinin düşük, erişimin kolay ve daha az zamana gerektiren ve bir yer kısıtlaması olmayan bir uygulama olduğunu görüyoruz. Aromaterapide aromatik bitkilerden elde edilen uçucu yağların solunması, masaj yapılması ve banyo yapılması ile gerçekleştirildiği görülmekte. Aromaterapide de yine literatürü incelediğimizde en sık kullanılan aromatik bitki olarak lavantayı görmekteyiz. Egzersizin zamanı, tipi ve süresi gibi faktörler değişmekle birlikte uyku kalitesi üzerinde yine olumlu etki ettiği bilinmektedir. Egzersiz uyku döngüleri ve evreleri arasındaki geçişi düzenleyerek uyku kalitesini artırmada etkilidir. Haftada 4 ila 5 kez 20-30 dakikalık orta şiddetli egzersizler uyku kalitesinin artmasına katkı sağlamaktadır. Ancak egzersizle ilgili bilinmesi gereken en önemli şey uyku öncesinde yapıldığında uyku kalitesini olumsuz etkilediği yapılan çalışmalarla da ortaya konmuştur. Vücut kor ısısı ile uykuya eğilim arasında negatif yönde bir ilişki olup vücut kor ısısı düştüğünde uykuya geçiş süresi kısalmaktadır. Dolayısıyla yine yaşlı bireylerde kullanabileceğimiz bir uygulama olan ayak banyosu da bu amaca hizmet etmekte ve yapılan ayak banyosu ile ılık suyla yapılan ayak banyosu ile periferik vazodilatasyon sonucunda vücudun kor ısısının düşürülmesine yardımcı olmakta ve bu da uykuya geçiş süresini azaltmada olumlu etki göstermektedir. Böylece yaşlı bireyler uykuya geçiş süresinde kısalma ile uyku kalitesini arttırmaktadır. Yine bir başka uygulama olan ve sıkça literatürde de yer bulan müzik terapi karşımıza çıkıyor. Müzik terapide yaşlı bireylerde uyku kalitesini iyileştirmek için etkili bir strateji olarak kullanılmaktadır. Yalnız müzik terapide de hepimizin de bildiği gibi müziğin de çeşidi önemli. Burada sakinleştirici özellikle olan ve ritmik müzikler özellikle tercih edilmekte. Çünkü bunlar sempatik sinir sistemi aktivitesini ve nöroendokrin kortizol düzeylerinin salınımını düzenlediği için uykuyu iyileştirici etkisi olmakta. Aynı zamanda stres ve kaygıyı da azaltarak yine uyku kalitesini arttırma yönünde etkili olmaktadır. Yine yapılan çalışmalarda baktığımızda akupresi görüyoruz. Yine akupunktur noktalarına, belli akupunktur noktalarına yapılan akupresin yaşlı bireyler arasında uyku ve yaşam kalitesini iyileştirebileceği gösterilmiş. Bunlar dışında alınacak önlemlere baktığımızda uyku hijyenine dikkat edilmeli.
Aynı saatte yaşlı bireylerin yatması ve aynı saatte kalkması ve gün içindeki şekerlemelerin azaltılması önemli olacaktır. Yatak odasının mutlaka sessiz olması, çok sıcak olmadan hafif bir aydınlatma ile aydınlatılmış, rahatlatıcı ve konforlu olması önemlidir. Uyku dışında yatakta geçirilen süre azaltılmalıdır. Gündüz gün ışığından olabildiğince faydalanılması, balkona çıkılması, güneşli saatlerde yürüyüş yapılması uykunun düzene girmesi için son derece önemlidir. Eşlik eden hastalıkların, kronik ağrıların, depresyonun, gece sık idrara çıkmanın uygun şekilde yine tedavileri yapıldığı takdirde uyku kalitesi daha iyi olacaktır. Yatmadan önce yenen yemeklerin hafif olması, mümkünse en az 2 saat öncesinden yemek yenilmesi, kahve, çay, sigara gibi uyaranların tüketiminin azaltılması önemlidir. Yatmaya yakın sıvı alımı da kısıtlanmalıdır. Gün içi fiziksel egzersizler ve hareket oranı arttırılmalıdır. Sonuç olarak yaşlı bireylerde meydana gelen bir takım normal fizyolojik değişimler var, mutlaka kaçınılmaz. Ancak bunun yanı sıra gördüğümüz kronik hastalıklar, obezite, ilaç kullanımı, nörodejeneratif bozulmalar, hareketsizlik, düzensiz ve uygun olmayan beslenme şekli, psikolojik sorunlar gibi pek çok faktör yaşlı bireylerde uyku düzeninin bozulmasına ve uyku kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Uyku kalitesini arttırmak için öncelikle olumsuz faktörleri tanımlamak ve yaşam tarzında değişiklikler yapmak gerekmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, Melek Hocam ağzına sağlık. Süreye uyduğunuz için ayrıca teşekkür ederim. Hayatımızın büyük bir kısmını uyuyarak geçiriyoruz. Uykumuzun kalitesi de ertesi günkü günlük aktiviteleri çok etkiliyor. Bu açıdan bakıldığında oldukça önemli bir konu, hayat kalitesini değerlendirirken mutlaka ihmal edilmemesi gereken bir durum. Verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ederim hocam. Oturumumuzun son sunumunu Yediz Sürme, Eda Albayrak ve Handan Toplan tarafından hazırlanmış olan Alzheimer hastaları bakım verenlerindeki sosyal medya kullanımı sunumunu dinleyeceğiz. Sayın Yediz Sürme, onlardan dinleyeceğiz. Evet hocam, merhabalar. Ekranı paylaşabiliyorum hemen. Hemen paylaşayım buradan. Geldi mi? Evet hocam, tam ekran değil ama geldi. Şu anda tam ekran yapıyorum hocam. Yok, geçmedi hocam. Şu an geçti mi? Geçmedi hocam. Geçmedi mi? Şu an benim ekranım tam ekran ama geçmiyor mu acaba? Tam ekran olmadan sunmaya başlayabilirsiniz isterseniz. Hocam ekran paylaşımını durdurup tam ekran yapıp tekrar paylaşırsanız olabilir. Öyle mi? Hemen onu deneyelim o zaman. Şu an tam ekran, ama tam ekran yaptığımda ekranı nasıl paylaşacağım? Zoom köşede görünüyor olması lazım şeyde. Gözükmüyor ama bir bakayım tekrar. Gözükmüyor tam ekran yapınca. Olabilir hocam. Ben burada hangi ekranı kullanırsam kullanayım. Yok. Zoom paneli köşede küçük bir yerde gözüküyor simge boyutunda. Bu şekilde devam edebiliriz hocam. Yani kusura bakmayın Sevinç hocam, ben de müdahale etmiş oldum eğer yardımcı olabilirsem diye. Hocam teşekkür ederim, sağ olun. Kendimi tanıtayım. Erciyes Üniversitesi'nde Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde araştırma görevlisiyim. Biz burada Alzheimer demansı olan bireylerin bakım verenlerinde sosyal medya kullanımını araştırmak istedik. İlk olarak girecek olursak sosyal medya biliyoruz ki fazlaca kullandığımız bir alan oldu artık ve sosyal medya ile birlikte biz bilgi paylaşımı ve iletişimimizi arttırdık aslında. Bu da yine kronik hastalığa sahip hastaların yakınlarında da bilgi paylaşımı ve iletişimi arttırmakta. Bu Alzheimer'da olduğu gibi. Biz çalışırken Facebook üzerinden çalıştık ve burada Alzheimer'lı hasta yakınlarıyla ilgili dernekleri taradık, grupları taradık. Kim ne var, nasıl paylaşımlar yapmış baktık. Özellikle üye sayısı çok yüksek olan bu gruplardan faydalandık. Araştırmamız nitel ve nicel yöntemler kullanılarak yürütülmüştür.
Çok Araştırmamız özür dilerim hocam. Slaytımız ilerlemiyor ama. göremiyorum. İlerlemiyor mu hocam? İlerlemiyor hocam. Affedersiniz. Şöyle şu an ilerliyor Şu mu an hocam? ilerliyor hocam. Buradan devam edelim. Evet, dediğim gibi bilgi paylaşım, iletişim demiştim ve gruplar bu gruplardan paylaştık hocam. Alırken bu gruplardan faydalandık. Çünkü en çok üye grubu olan ve ciddi anlamda değerli paylaşımların olduğu gruplar bu gruplardı. Gereç ve yöntemimize baktığımızda araştırmamızın tip olarak nitel ve nicel yöntemler kullanılarak yürütülmüştür. Amacı ise Alzheimer demansı olan bireylerin, bakım verenlerinin Alzheimer demansı olan bireyler ile ilgili olarak katıldıkları Facebook hesaplarının kullanım amaçlarını, Facebook'ta hangi bilgileri aradıklarını incelemek için yaptık aslında. Neye ihtiyaç duyuyorlar? Bunları saptamak istemiştik biz. Hastalar bilgileri paylaşırken hangi konularda ihtiyaçları var? Bunları belirlemek istedik. Yürütülmesi olarak gruplar kapsamlı bir şekilde tarandı. Ocak ve Şubat 2022 tarihleri arasında 2 bağımsız araştırmacı tarafından taranmıştır gruplar. Ve Facebook gruplarında Alzheimer, demans, Alzheimer'da hasta bakımı, demansta hasta bakımı anahtar kelimeleriyle katılımcıların gönderileri taranmıştır. Alzheimer demansı olan bireylerin bakım verenlerinin Facebook bireysel hesaplarındaki gönderileri ise çalışmaya dahil edilmemiştir. Gruplarda toplam takipçi sayısı kullanılarak da araştırmanın evreni belirlenmiştir. Her bir Facebook grubu hesabın amacına ve kullanıcı tarafından oluşturulan hesap açıklamalarına göre kategorize edilmiştir. Gönderilerin içerik ve kelime sayısı analizi de Facebook gruplarındaki gönderiler belirlendikten sonra gönderilerin modifiye edilmiş tematik analizi, açık ve egzenel kodlama yöntemi kullanılarak yapılmıştır ve gönderilerdeki tüm kelimeler Maxoda yazılım programı ile analiz edilmiş ve tanımlayıcı istatistiklerde de yüzde kullanılmıştır. Erciyes Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Etik Kurulu'ndan etik onay alınmıştır bu çalışma için. Bulgularımıza baktığımızda da 9 gruptan faydalandık biz ve toplam 50.107 gönderi inceledik bu konuda. Ve burada temalar belirledik. Alt bilgi isteme, çaresizlik, destek aramak ve destek sağlamak gibi. Ve bu temaların da altına ne istiyorlar, bunlarla ilgili neler yapmışlar. Mesela bilgi istemede, çaresizlikte, destek aramak, destek sağlamakta alt grupları belirleyip aslında temaları birleştirmiş olduk biz. Temaları açacak olduğumuzda da birinci tema olarak bilgi isteme. Çünkü bu en sık karşılaştığımız temaydı. %45.4'ünde bilgi isteme teması bulunmuştur. Ve bu temanın alt temalarında ise demans Alzheimer tanısı konulan bireylerin bakım verenlerinin pek deneyimleri, hastalık belirtilerindeki zorluklar, özellikle de pandemide evde bakım süreci, bakım verenlerin psikolojik baş etme yöntemleri, bakım ve bakıcı önerilerine yönelik istedikleri bilgiler saptanmıştır. Burada baktığımızda, bir saniye, bu alt, çok affedersiniz, şuraya. Pek deneyimlerinde burada gönderilerde bakım veren bireylerin pek taktırmadan önce ve pek sonra yaşadıkları sıkıntılara yönelik bilgileri öğrenmek istedikleri saptanmış. Hastalıkların belirtilerindeki zorluklara yönelik de gönderilerde bakım veren bireylerin süreç içerisinde hastanın halüsinasyon gördüğü, agresiflik, vücut yaraları gibi hastalık belirtilerine yönelik bilgi almak istediklerinden bahsetmişlerdir. Pandemide evde bakım sürecine yönelik gönderilerde bakım veren bireylerin pandemi sürecinde evde bakımda yaşadıkları sorunları ve sürece yönelik bilgi almak istedikleri saptanmıştır. Psikolojik baş etme yöntemlerinde de gönderilerde bakım veren bireylerin psikolojik sorunların bedensel belirtiler verdiği ve bu süreçte psikolojik olarak nasıl baş ettikleri hakkında bilgi edinmek istedikleri saptanmıştır. Bakım evi önerilerinde de özellikle temiz, güvenli bakım evlerine yönelik bilgi öğrenmek istedikleri saptanmış ve bakıcı önerilerinde de memnuniyet duydukları bakıcılara yönelik bilgi öğrenmek istedikleri saptanmıştır. İkinci temamız olarak da çaresizlik teması bulunmaktadır. Bu da yine gönderilen %32'sini oluşturmaktaydı. Paylaşımlardan demans Alzheimer tanısı konulan bireylerin, bakım verenlerin, hastaların dirençlerinden dolayı çaresizlik, korku yaşadıkları, maddi yetersizliklerinden dolayı ne yapacaklarını bilemedikleri, aile ve komşular arası ilişkilerin bozulduğu ve psikolojik sorunların yaşadıkları saptanmıştır. Burada da hastaların bakım yükü, maddi yetersizlik, ilişkilerde bozulma dedik. Bakım yüküne baktığımızda bu gönderilerde bakım veren bireylerin tedavi alma sürecinde direnç gösterdikleri ve bu durumunda
bakım verenlerin yükünü artırdığı, onları çaresizlik içinde bıraktığı saptanmıştır. Maddi yetersizlikler gönderilerde bu hastalığın maddi yetersizlik nedeniyle zorluk yarattığı, bakım verenleri korku ve çaresizliğe sürüklediği saptanmıştır. İlişkilerde bozulma ise bu çok fazla vardı yine. Bu hastalığın gerek aile gerek komşu ilişkilerinde bozulma oluşturduğu ve bu durumun bakım verenleri çaresizliğe sürüklediği saptanmıştır. Özellikle hastaların bağırarak komşuları ve aile üyelerini rahatsız ettiğinden belirtilmiştir. Üçüncü temamızda destek aramak. Bu da %20.1 olarak görünmekteydi. Paylaşımlardan demans, Alzheimer tanısı konulan bireylerin bakım verenlerin hastalarını kaybettiği için destek istedikleri ve hem hastasını kaybedenlerin hem de diğer bakım verenlerin de dua istediği saptanmıştır. Burada yaz sürecini paylaşma ve dua isteme süreci olarak paylaştırdık biz. Gönderilerde hastalarını kaybeden bakım verenlerin yaz sürecindeki gruptaki diğer kullanıcılara paylaşarak destek aradıkları saptanmıştır. Ve dua isteme gönderilerde bakım verenlerin diğer kullanıcıların hastanın iyileşmesi için dua isteyerek destek aradıklarını saptadık. Dördüncü temamız destek sağlamak. Bu da sonuncu tema. Burada da 2004 gönderi destek sağlama ile ilgiliydi. Paylaşımlardan demans, Alzheimer tanısı konulan bireylerin bakım verenlerin hem maddi hem de manevi destek sağladıkları saptanmıştı. Burada özellikle yatıyorsa havalı yatak ya da sandalyeye bağımlıysa bunlarla ilgili sandalye desteği aramaktaydılar. Burada bakım verenlerin hastalarını kaybettikten sonra kullanıcılara özellikle hasta kaybedilmiş, yatak var, sandalye var, bunlara yönelik maddi destek sağladıkları saptanmıştır. Birbirlerine evlerindeki bulunan sandalyeleri, yatakları hediye ettikleri, gönderdikleri belirlenmiştir. Manevi destek olarak da bakım verenlerin diğer kullanıcılara manevi destek sağladıkları saptanmıştır. Çalışmamızda kelime bulutu yaptık ve kelime bulutunda ilgi çekici olarak demansın, Alzheimer'ın çok yüksek olduğu ve sonuç, ev, doktor ve Allah yani dua çok ciddi planda, ön plandaydı. Bu anlamda bizim verilerimize de uygun çıkmakta. Sonuç olarak bu çalışma Alzheimer hastalığına bakım verenlerin Facebook gruplarına en sık bilgi arama, çaresizlik, destek arama ve destek sağlama amacıyla başvurduğunu ortaya koymuştur. Gönderilen deneyimleri paylaşma, benzer deneyimlere sahip başkalarından destek ve yardım alma, verme fırsatı olarak görüldüğü belirlenmiştir. Teşekkür ediyorum. Evet hocam, çok teşekkürler. Sağ olun galiba. Sunumunuz için. Teşekkürler. Yaşın bize kötü mirası demek. Ama yalnızca hasta etkinlikleri bakım veren için de ciddi bir yük oluşturuyor. Evet. Bakım verenin yükü de terse dönerek yaşlıların bakım kalitesini azaltıyor. Evet. Araştırmamızda genelde bilgi destek ihtiyacının ön planda olduğu görülmüş. Artık informal bakımın yerine bilgi ve deneyim sahibi olan formal bakımın alması, bakım sigortasının gelmesi için ihtiyaç olduğu bir kez de sizin çalışmanızda vurgulanmış. Çok teşekkür ederim güzel sunumunuz için. Ekip olarak zamanında çok güzel bir uyum sağladık hep birlikte. Bu bölümde de araştırmalarımıza sorusu olan varsa bunları almak isteriz. Ben hocam, Sevinç hocam, söz alabilir miyim? Tabii ki, buyurun. Handan hocam, öncelikle çalışmanız için sizi tebrik ediyorum. Ben de tam benzer bir konuyla ilgileniyorum. Bununla ilgili bir çalışma üzerinde de birkaç sorum olacak benim size çalışmayla ilgili. Çalışmada hani Facebook üzerinden araştırma yaptık dediniz ya hocam. Şimdi hani sosyal medyanın birçok hesabı kapsadığını düşünürsek niye Facebook'u seçtiğinizle ilgili bir düşünceniz ya da neden Facebook'u seçtiğiniz bu merakımı giderebilir misiniz? Tabii. Biz biraz baktığımızda aslında farklı platformlar var ama burada en çok paylaşımın yapıldığı ve aslında böyle orta yaş grubu diyelim, o grubun daha çok Facebook kullandığını gördük biz. O yüzden hani yaşlı hastaya bakan gruplar ve bu grup Facebook'ta daha fazla Alzheimer demans grubu olduğu için burayı tercih ettik aslında. Hani grup olarak burada çok fazlaydı. Hocam, evet. Handan hocam, size bir katkıda bulunmak isterim. Biz de Cemil hocamla yaptığımız çalışma öncesinde öğrencilerle iletişime geçerken
Fethiye Tazelenme Üniversitesi'ni tanıtıyordum. Dedim ki işte bakın Facebook hesabımız var dediğimde dediler ki biz hiçbiri Facebook'ta yoklar. Gençlerin yok çünkü. Evet, yaşlıların hepsi şeydeydi, Facebook'taydı. Ve biz de o çalışmada şunu yapmıştık. Yaşlılar gençlere Facebook anlatsın, gençler de yaşlılara Instagram ve diğer hesapları anlatsın diye. Evet. Yaş ortalamasına baktığınızda daha ben de bu gruba giriyorum. Facebook hesabı olanlardan, hani o gruba da eski mezunlardan. Yani çünkü yeni neslin, yani bizim öğrencilerimizde, okuldaki öğrencilerimizde Facebook hesapları bulunmuyor genelde. Instagram, Twitter. İkinci bir sorum da, teşekkür ederim hocalarım açıklamalar için. İkinci bir sorum da şey olacak hocam. Nitel hani karma dediniz, yanlış anlamadıysam. Evet. Bir ayağı da nitel araştırmaydı. Nitel araştırmada hangi desen kullandığınızı söylediniz mi? Ben mi kaçırdım hocam? Orayı netleşemedim. Hangi desen kullandığınızı? Tam olarak bir desen kullanmadık aslında. O verileri alt boyut olarak birbirlerine eriştirdik yani. Yani şöyle diyebilirim. Bütün yorumları okuduk. Yorumlara dayalı olarak ortak bir desen, hani ortak bir çözüm bulduk. Tam hani karma gibi hani. Hani Maxq'deyi kullandık dediniz ya hocam. Hocam. Orayı nasıl kullandınız? Hani ben doküman analizi mi yaptınız? Şu yorumları okuyup temaları hani siz mi yorumladınız? Orayı anlayamadım. Yorumları okuyup temaları biz yorumladık hocam. Tamam. Peki Maxq'deyi nasıl kullandınız hocam? Onu diğer hocam yaptı ama hocam tam metinde muhtemelen sunuyorlar. Gülen hocam da oradan daha geniş okuma şansına sahip olur sanırım. Peki tamam. Evet, tamam hocam. Teşekkürler. Rica ederim. Saadet hocam söz istediler. Merhabalar değerli hocalarım. Öncelikle bu güzel etkinlik için emeği geçen herkese teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ben Melek Şahin hocama 2 soru iletmek istiyorum. Teşekkür ederim hocam bilgilendirici sunumunuz için. Sunumunuzda uyku kalitesini etkileyen bazı etkinliklerden bahsettiniz, işte ayak masajı gibi ya da aromaterapi gibi. Genel anlamda uyku kalitesinde bu çalışmaların REM ya da bahsettiğiniz NREM, 1., 2., 3. evre gibi özellikle etkilediği bir evre var mı? Yoksa genel anlamda tümünü iyileştirerek mi uyku kalitesinde bir artış sağlıyor ve bu uygulamalar yaşa bağlı olarak etkilediği evrede bir değişiklik gözlüyor muyuz? İlk sorum buydu. İkincisi de hocam, geceleri hani tavsiye niteliğinde hafif bir aydınlatmadan bahsetmiştiniz. Bu sanırım düşmeleri önlemek adına ama ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Özellikle gece uyku sırasında özellikle melatonin hormonunun salgılanması, doğru şekilde işlev görmesi için aslında tam karanlıkta olunması önemli diye biliyorum. Ama burada amaç düşmeyi önlemek midir sadece, yoksa onun dışında yaşlılıkla ilgili değişen bir fizyolojiden bahsedebiliyor muyuz? Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Evet, ikinci sorunuzla başlayayım. Doğru söylüyorsunuz. Düşmeler yaşlılarda çok önemli olduğu için o yüzden çok hafif aydınlatmalar gerekli oluyor. Çünkü kalktıklarında görmeyle ilgili keskinlikleri azaldığı için düşebiliyorlar. Yani zaten ortamın da sade olmasını istiyoruz ama çok hafif aydınlatmalar onlar için faydalı olabiliyor. Yoksa uyku kalitesine baktığımız zaman dediğiniz gibi biz ışığın olmamasını istiyoruz. Bu şekilde. Bunun dışında diğer sorunuzda da yani yapılan çalışmalar daha çok ölçeklerle yapılmış, hangi uyku evresiyle ilgili bir iyileşme olduğundan bahsetmiyor ama genel olarak hastaların uykudan aldıkları yani uykudan dinlenmiş olarak kalkmalarıyla ilgili uyku kalitelerinin iyileştirilmesine yönelikti. Evreleriyle ilgili bir çalışma bahseden bir şey yoktu. Evet, teşekkürler hocam. Cemil hocam söz istedi. Çok teşekkür ederim. Bir de çok keyifli böyle sorular oluyor. Ben genç arkadaşımın Saadet Hanım'ın sorusunu çok beğendim. Bir araştırma konusu tamamen aslında, yani hangi evresini etkiliyor diye. Handan Hoca'nın da
Çok akıllıca buldum çalışmalarını gerçekten. Ve şunu merak ettim. Sizi tebrik ederim bu arada, ekibinizi de. Sonuçta 50.000'in üzerinde tek tek yorumlar incelenmiş ve şey yapılmış. Destek isteyenler cinsiyetiyle ilgili bir şey yaptınız mı? Yani biliyoruz daha çok bunlar bayanların bakım yükü olarak üstlendiği yükler aslında ama onu Yok çok hocam. merak ediyorum. Hani Yok, orada aslında cinsiyeti destek bile... isteyenlerin cinsiyetine bakmadık ama başka bir tane daha sunumumuz var. Onda da direkt birebir görüşme yaptık. Görüşmelerle ilgili yaptık. Orada da onlardan bahsedeceğiz ama direkt bunların cinsiyetlerine bakmadık. Çünkü aslında erkek de vardı destek isteyenlerde. Çünkü ciddi Yani farklılık çaresizlik. olabilir mi diye merak ettim. Yani erkekler daha çok atıyorum şu alanda bir destek talebinde bulunurken bayan bakıcılar ya da bakım vericilerin daha çok destek Yok, talepleri. öyle Bakıma bakmıyoruz. farklı gözle bakıyorlar mı açısından merak ettim. Teşekkür ederim. Çok keyifli. Yapılabilir ama hocam elimizde veriler var. Bir şeye Hocam, bakar, hani istatistik Tamam. olarak. Cemil Hocam, ben bir katkı verebilir miyim? Tabii buyurun Gülen Hocam. Hocam, bizim de şu an üzerinde çalıştığımız ebeveynlerinde Alzheimer tanısı olan bireylerle yaptığımız şu an bir çalışma var ve biz cinsiyet odaklı. Özellikle şimdi kadınların bakım verme rolleri biraz daha ön plana çıktığı için mesela erkek olup annesi Alzheimer tanısı olanlar var ve hani işte alt bakımını sağlamada ya da onu daha iyi anlamada, üstünü değiştirmede vesaire bu tip konularda çok daha kadınlara göre çok daha zorlandıklarını ifade etmişlerdi bizim çalışmada. Hocam özellikle hani bakım verme ya da anneyi anlama kısmında çok daha zorlandıklarını, ablaları gibi ya da kız kardeşleri gibi yani daha fazla onlara dokunamadıklarını, yani bakım verme anlamında zorlandıklarını ifade etmişti erkek cinsiyetindekiler. Biz daha çalışmamızı tamamlamadık. Görüşmeler kısmı sürüyor ama cinsiyete dayalı ciddi farklılıklar var hocam. Literatür de bunu destekliyor zaten. Ben de bu konuda bir katkı vermek isterim. Sevinç Hocam izin verirseniz. Tabii ki hocam, buyurun. Alzheimer'lı ebeveyne bakım verme konusunda Cemil Hocam sorunuz gerçekten çok hakikaten kıymetli. Fakat bu konuda genelleme yapmanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Çok doğru olmadığı kanısındayım. Çünkü hepimizin yaptığı araştırmalar muhakkak ki belli bir gruba, belli bir örnekleme hitap ettiği için benim de böyle bir çalışmam var. Mesela benim çalışma sonucumda erkek bakım verenlerin kadın bakım verenlerden daha iyi bakım rolünü üstlendikleri sonucu ortaya çıkmıştı. Hatta kadınlarla baş etmeleri karşılaştırıldığında baş etme puanlarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştım ben. Kadınlar bir yerde bunu görev olarak üstleniyor. Erkek eğer bakım veren olarak karşımızdayken gerçekten istediği için bu sorumluluğu alan erkek bakım veren örneği de çok fazla. Dolayısıyla genelleme yapmanın çok doğru olmadığı kanısındayım ben. Teşekkür ederim. Çünkü örneklemlerimize göre muhakkak ki sonuçlar değişiklik gösterecek. Teşekkürler. Teşekkür ederim Mevlüt Hocam. Başka sorumuz yoksa bu turumuzu sonlandırıyorum. Değerli katkıları için konuşmacılara, katılımcılara çok çok teşekkür ediyorum. Daha nice güzel oturumlarda, kongrelerde yüz yüze görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Değerli oturum için hocalarıma ben de teşekkür ediyorum. 4. oturumumuz var sırada. 4. oturumumuzu yönetecek olan öğretim görevlisi Doktor Mehtap Pekesen hocamıza sözü bırakıyoruz. Buyurun Sayın Hocam. Hocam mikrofonunuz kapalı. Az önceki konuşmalarımı duyabildiniz mi Deniz Hocam? Duyamadık hocam. Az önceki yorumlarım duyulmadı. Yorumlarınız duyuldu. Tamam. Oturum girişi duyulmadı hocam. Peki sayın hocalarım, değerli katılımcılar, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu oturumun ilk konuşmacıları olan Sayın Rukiye Satılmış ve Rümeysa Kaynağı, yaşlı bireylerin evde olma hali ve gündelik hayat deneyimleri Muş ili örneği konulu çalışmalarını sunmak üzere davet ediyorum. Buyurun sayın hocalarım. Merhaba hocalarım. Sesim geliyor mu acaba? Sesiniz geliyor Rukiye Hocam. Ekran paylaşımını yapabilirsiniz. Buyurun hocam. Tamam, yapayım. Geliyor mu görüntüm acaba?
Geldi evet hocam, geldi. Buyurun hocam. Şöyle, öncelikle şimdiye kadar kalan sunumlar için hocalarıma teşekkür ederim. Biz de sosyolojik ya da antropolojik yönüyle diyelim bir meseleyi ele almış olduk. Öncelikle biz Muş'ta yaşlı bireylerin evde hali olma üzerine odaklandık. Gündelik hayat deneyimleriyle beraber. Çalışmanın amacı olarak 65 yaş üzeri bireylerin evdeki yaşam pratiklerini, evin fiziksel ve işte evdeki diğer durumlarla bağlantılı olarak onların yaşlılık sürecine ve deneyimlerine ne gibi etkileri olduğunu araştırdık. Yöntem olarak Muş ili genelinde nitel araştırma yöntemlerinden derinlemesine görüşme tekniği kullanarak 65 yaş üzeri 11 yaşlı bireyler, 2 kişiden sonradan eklendi, onu güncelleyemedim. 8'i kadın ve 3 erkek olmak üzere 11 kişiyle görüştük. Görüşmecilere açık uçlu sorular sorduk ve bu görüşmelerde işte yaşadıkları evlerin fiziksel özellikleri, değişen gündelik hayat deneyimleri, evin onlar için duygusal anlamı, kendilerini eve ne kadar ait hissedip hissetmedikleri, herhangi bir eşyalarında karar verici olup olmadıkları, yani pek çok aynısı mevzuya da girerek evle olan bağlarını sorguladık. Şimdi bunları tek tek okumayayım size. Bildiğiniz gibi yani özellikle Muş'ta olan arkadaşlar biliyorlardır. Muş'ta birlikte yaşama kültürü çok fazla. Yani en son çocukları en son evlendirdikleri ve genelde de en küçük çocuklarıyla birlikte yaşamakta yaşlı bireyler. Genellikle eş ölümleri sonrasında bu birliktelikler sağlanıyor. Hani evlilik sonrasında bu ölümlerin de bir etkisiyle beraber birlikte yaşama oranının çok fazla yüksek olduğunu görüyoruz burada. Aslında çalışmaya asıl kaynaklık eden de buydu. Yani bu birlikte yaşama kültürü, evet bir kültür haline gelmiş. Fakat bu gerçekten yaşlı bireyler tarafından istenen ve onların gündelik hayatında onları ne kadar, ne derecede olumlu bir duygu mu etkiliyor mu vesaire bu tarz sorgulamalar yaptık. Çalışmada bazı zorluklar yaşadık. Ondan bahsetmek istiyorum. Görüşülen yaşlıların birçoğu dolandırıcı olduğumuz şüphesiyle tedirgin oldular. Bu yüzden de biz yaşlılar görüşürken onların yakın çevresinden destek almaya çalıştık. Güvenlerini kazanmak için. Yine bunlar tabii bizim dikkatimizi çeken zorluklardı. Bir takım yaşlılarda konuşacakları takdirde yaşlılık maaşının kesilmesinden endişe duydular. Yani böyle devletle ilgili bir soru soracağız ve özel bir bilgiyi paylaştıkları takdirde başlarına bir şey geleceğinden tedirgin oldular. Bu da bizim tabii bu bir yorumumuz. Birey devlet ilişkilerindeki susma geleneğine işaret ettiğine dair bir yorum çıkardık biz buradan. Yine görüşmecilerin bir kısmı soruları yanıtlarken çok istekliydi. Fakat bir kısmı da geçmişe girme ifadesini kullanarak geçmiş hakkında sorulan soruları yanıtlamak istemedi. Ben tabii normalde çalışmalarımda hafıza çalışıyorum. O yüzden evde olan bağlarını hafızalarıyla, anılarıyla birlikte dinlemeyi çok istedim. Fakat birçok görüşmecide bu oldu yani. Hani birçok değildi, bazılarında oldu. Çok kötü tecrübeler edindiklerine yorumladım ben bunu. Konuşmak istemediler geçmişi. Muş ilinde yaşlılık olgusu, öncelikle belirtmek gerekir ki Muş ilinde hocalar da biliyorlardı, huzurevinin olmadığı Türkiye'de nadirlerden bir tanesi. Yaşlılar ya kendi evlerinde yalnız yaşıyorlar ya çocuklarının kendi evlerinde çocukların ailesiyle birlikte yaşıyorlar ya da çocuklarının evine taşınıyorlar bir noktadan sonra ve orada birlikte yaşıyorlar. Yani TÜİK verisini de paylaşmıştım. Yalnız yaşayan yaşlı oranı %3. Yani oldukça düşük bir rakam. Ev ve yaşlılık ilişkisi gerek evde ve gerekse de şehirde köyde yaşama süresiyle evlerin fiziksel nitelikleri arasında önemli bir ilişki olduğu bilinmekte. Buna göre yaşama süresi arttıkça ya da azaldıkça evlerin fiziksel nitelikleri de değişiyor ve bununla beraber kişilerin yaşadıkları haneye, mahalleye ve şehre olan aidiyet hisleri de zamanla doğru orantılı olarak değişiyor. Ev denildiğinde biz genellikle böyle bir bina gibi algılarız. Yani yaşadığımız yapı aklımıza gelse de aslında evin anlamı hepimizin çoğunlukla hepimizde kusura bakmayın dersten geldim. Onun yorgunluğunu biraz sunuyorum.
Yani huzur, aidiyet, sevgi ve güvenle özdeş. Anlam yönüyle ele aldığımızda fiziksel sınırlarının dışında mahalle, şehir, kent, ulus ve ülke gibi bağlantıların olduğunu görüyoruz. Bununla beraber evin fiziksel şartları, kimlerle paylaşıldığı, evdeki ortam, evdeki kişilerin durumları, bunlar aslında evin olumlu anlamını olumsuz hale çevirebilecek nitelikler, faktörler. Yaşlılıkta evde kurulan ilişkide yine kentleşme sonrası müstakil evlerden apartman dairesine geçişe evin fiziksel niteliğinin rahat, bırakıcı, konfor sağlayan bir yapısı olduğunu görüyoruz. Fakat bununla beraber görüşmede de yine bir karşımıza çıkan bir sürü paylaşacağım. Yaşanılan ortam, bireylerin durumu, evde olma halinin hissiyatını fazlasıyla etkilemektedir. Yani hayat tatmin düzeylerini belirleyici bir rol var. Evin ve evin niteliklerinin evde yaşayan bireylerin. Yine ölüm korkusunun dışında yaşlıların bir diğer korkusu evin dışında başına bir şey geleceği duygusu. Bu da yine yaşlı bireyleri eve daha da fazla bağlayan bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Yaşlılıkta gündelik hayata baktığımızda da bunları görüyoruz. Yaşlılık sürecinde toplumsal hayat içerisinde fiziksel durum el verdiği sürece aktif hayat sürebilmek, gündelik hayata karışabilmek bireylerin ruh sağlığına katkı sağlıyor. Aile üyelerine veya arkadaşların ölümü ya da emeklilik, yaşam koşullarında meydana gelen olumsuzluklar, sosyal statü kaybı, yaşam enerjisinde meydana gelen azalmalarla birlikte pasifleşen yaşlı bireyler son dönemde kentleşmeyle de birlikte eve daha bağımlı hale geliyor ve doğal olarak gündelik hayat deneyimleri daha çok evle bağlantılı. Bununla birlikte yine geleneksel toplumda yaşlılık, miras, deneyim deposu ve bilgelikle ilişkilendirilirken toplumda önemli bir yaşlının ölümü bir kütüphane veya üniversiteyle de eşdeğer bir kayıp olarak nitelendirilirken modern toplumda durum oldukça farklı. Teknolojik yenilikler ve kaynaklarla hızlı iletişim ve yaşlının statüsü giderek düştüğü için evde de bir konum değişimi söz konusu. Yaşlılık döneminde yaşlı bireyler dış koşullardan bağımsız düşünülmeyen bir süreç yaşamakta. Pek çok durum yaşlı bireylerin yaşlılıklarına ilişkin olumlu ve olumsuz etkiler ortaya çıkarmaktadır. Bunlardan biri de emeklilik olgusu. 19. yüzyılın sonlarında insanlar belli bir yaşı doldurmaktansa sağlıkları el verdiği üzere çalışıyorlardı. Kişinin çalışma hayatından ayrılmasında belirleyici olan kriterler sağlık olunca sağlığı bozulana kadar hemen her kişi çalışma yaşamındaydı. Fakat bildiğiniz gibi bu yüzyılda emeklilik olgusuyla beraber bazı psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalmakta ve evle olan bağlılık artmaktadır. Araştırma bulgularına gelecek olacaksam, yani bu teorik çerçeveyle bu bilinen durumlarla beraber sorduğumuz sorularımızı yönelttiğimizde görüşmecilerden şu verileri elde ettik. Görüşülen yaşlıların 3'ü müstakil ev ve 8'i de apartman dairesinde oturmaktadır. Apartmanda oturan yaşlılar komşularla kurulan ilişkiler açısından müstakil evleri büyük bir özlem bulmaktalar. Apartmanların komşuluğu bitirdiğini, aynı apartmanda yan yana olan dairelerdeki kişilerin de birbirlerini tanımadıklarından yakınmaktadırlar. Fakat yeni dönemde de apartmanda yaşamanın daha rahat ve konforlu olmasından da memnuniyet duymaktalar. Yani negatif tarafıyla beraber burada vurgulanıyorlar. Komşuluk olmadan yakınan kişi yaşlılar aynı zamanda akrabalar arasında birbirlerine gidip gelmenin yoğunluğundan da şikayetçi. Böyle bir durum da var. Çünkü sonuçta gerek mesafelerin yakınlığından dolayı gerekse de kadınların çalışma yaşamında daha sınırlı sayıda olmasından dolayı gitme gelmeler çok fazla ve bu da yaşlıların evdeki konforunu psikolojik olarak rahatlatıcı, iyi ama fiziksel olarak zorlayıcı bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Başka bir bulgu olarak çocuklarıyla birlikte yaşama oranının yüksek olduğu içinde çocuklarıyla apartman dairesinde yaşayan yaşlı çiftler genellikle evde rahat edemediklerini ve kendilerini eve ait hissedemediklerini belirttiler. Karar alıcı olamadıklarından dolayı birazdan. Yine diğer görüşmecilerden de elde edilen veriler doğrultusunda yani fiziksel açıdan birlikte yaşamak yaşlılar için kolay olsa da psikolojik açıdan zorlayıcı olduğunu gibi bir veriye ulaştık. Özellikle birlikte yaşayan yaşlıların pek çoğu emek vererek aldıkları, kendileri için önemli olan, hatırası olan eşyaların
kendilerine sorulmadan evden çıkarılmasına kendilerini çok derinden üzdüğünü ifade ettiler. Kendi evinde yaşayanlar hem bu açıdan, yani karar verici olma açısından hem de işte ne sadece eşyasına değil, para harcama alışkanlıklarından ve bunun gibi başka durumlarda karışılmadığından dolayı memnuniyet düzeylerinin çok daha yüksek olduğunu gördük. Yani bir yakınına yakın bir evde oturan, ihtiyaçları dışarıdan karşılanan ama kendi evinde yaşayan yaşlardaki memnuniyet oranı ailesi, yani çocuklarıyla yaşayanlara göre çok çok daha yüksekti. Herhangi bir çocuğuyla yaşayan yaşlı fertlerin aynı evde yaşama nedenleri arasında en çok fiziksel bakım ihtiyacı, mesela biz bunu bekliyoruz açıkçası. Fiziksel bakım ihtiyacı ya da ekonomik zorluklar duymayı beklerken aslında gelenek ve görenekleri gördük biz burada. Gerçekten bakıma ihtiyacı olan ya da zorunluluktan değil, yani bunun bir kültür olarak birlikte yaşamanın bir değer olarak kabul gördüğüyle karşılaştık. Fakat görüşmelerden elde ettiğimiz veriler bize şunu gösterdi. Yani hasta da olsa, zorlansa da kimseye yük olmamak için birlikte yaşayan insanlar evde çok daha fazla iş yapmak zorunda kendisini hissediyor. Bu da onun konforunu ve rahatlığını düşürüyor. Tek başına yaşayan görüşmeci bir çift de yine daha tek başına yaşamanın çok daha huzurlu olduğunu söyledi. Ev işlerinin ne kadar zorlansalar da. Birlikte yaşayan kadın görüşmecilerden bir kısmı gününün çoğunu oturarak, yani biraz önce dediğimiz gibi gündelik hayatta daha pasif geçirirken bir kısmı birlikte yaşadığı ailesine yemek yaparak ya da torunlarının bakımına yardımcı olarak geçirdiklerini ifade etti. Yani kadınlarda şunu gördük biz, kadın yaşlılar ev değiştirdiğinde değişiyor, gündelik hayat deneyimleri değişiyor. Fakat erkeklerde nerede yaşarsa yaşasın bunun çok değişmediğini gördük eylemler açısından. Daha çok camiye ya da işte kahveye gittiklerini ifade ettiler. Bununla beraber fakat hissiyatlarında ki farklılık yine gün yüzüne çıktı. Yani erkek görüşmeciler de kendi alanlarında, kendi evlerinde daha rahat ifade olduklarını ifade ettiler. Birlikte yaşayanların göre memnuniyet ve hayat tatmini seviyoruz. Daha yüksek olduğunu gördük. Sonuç olarak bildiğiniz gibi birçok kuram var ve aslında çalışmanın sonuçları bizi aktivite kuramına götürdü. Aktivite kuramına göre yaşlılıkla birlikte kalan zamanın kişinin aktif ve başarılı yaşlanmasıyla eş anlamlı olduğunu benimser aktivite kuramı. Yani bunu okumak yerine ben söyleyeyim. Ne kadar hayata dahil olursa o kadar iyi yaşlanır demek istiyor aslında. Biz de bunu biraz görmüş olduk. Yani sadece fiziksel açıdan rahat ortamda olmak kişinin iyi yaşlanmasının temel gerekçesi olmuyor. Yaşlı bireylerde sağlığı el verdiği ölçüde aktif olmak, kendi yaşam alanında yaşaması, onun yaşam memnuniyet düzeyini yükselttiğini gördük. Aktif olup olmamada yaşadıkları evin niteliği, o evdeki bireyler belirleyici, bunu gördük. Yine kendi evinde, kendi alanında yaşayan fiziksel ihtiyaçları dışarıdan karşılanan bireylerin en yüksek memnuniyet düzeyine sahip olduğunu gördük. O yüzden burada belki birçok çalışmaya da kaynaklı yapılacak bir alan olduğunu da söylemeliyim bu çalışmanın. Çünkü sorgulanacak başka yönleri de var bu birlikte yaşama olgusunun. Hem yaşlar açısından hem diğer bireyler açısından belki. Tabii ki burada her koşulda zannediyorum sağlıklı olmadığı yaşlarını da atlamak istemem. Sağlık tabii ki başatlık faktörü buna karar verirken. Fakat el verdiği ölçüde, sağlık el verdiği ölçüde kendi değerlerine göre bir yaşam sürdürmesi zannediyorum sağlıklı yaşamın önündeki en önemli faktörlerden bir tanesi. Benim sunumum bu kadar olacak. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Biz de teşekkür ediyoruz Rukiye Hanım size değerli katkılarınız için. Çalışmanızın sonuçları yanılmıyorsam bize şunu anlatıyor. Yaşlıların kendi evlerinde bağımsızlıklarının desteklenerek kendi evlerinde sedanter yaşama mahkum olmadan yaşamalarını bizim desteklememiz gerektiği sonucunu veriyor. Aileyle birlikte yaşayan yaşlıların bir şekilde sedanter yaşama itildiği, dolayısıyla bağımsızlıklarının desteklenmesi için kendi evlerinde kendilerine özel hatırası olan eşyalarla yaşamalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bize hatırlatıyor. Değerli
katkınız için teşekkür ediyoruz. Hocam olgu bilimi de senin de yanılmıyorsam nitel çalışmanız. Fenomenolojik de sen de yanılmıyorsam değil mi Rukiye Hocam? Aslında şöyle derinlemesine görüşmemiz yaptık nitel araştırma yöntemi. Fakat ben hafızayı da işin içine kattığım için biraz sözlü tarihe de döndü. Yani zaten yaşlar yaşam öykülerini anlatmaya çok istekli olunca biraz sözlü tarihe de zaman zaman girdik diyebilirim. Ama daha çok derinlemesine görüşme benim yöntemime. Teşekkür ediyorum. Oturumun ikinci konuşmacıları olan Sayın Ikoko Murakami ve Gülsüm Hilal Manağı, geniş ve çekirdek ailede yaşayan çocukların büyük ebeveynleriyle etkileşimi Ercis ilçesi ortaokul öğrencilerinin görüşleri adlı çalışmalarını sunmak üzere davet ediyorum. Buyurun hocam. Ekran paylaşımını yapabilirsiniz İkoko Hocam. Tamam. Meftap Hoca çok teşekkür ederim. Merhaba. Bugün sunumu öğrenci mi yapacak? Öncelikle ben bu kongre düzenleyen hepinize teşekkür etmek istiyorum. Şimdi öğrencim Gülsüm sıracı yükleyecek. Ona yetkisini verirseniz sevinirim. Gülsüm Hilal Manı, ekran paylaşımını yapabilirsiniz Gülsüm Hanım, buyurun. Şimdi mikrofon da kapalı bu arada. Onu da Gülsüm mikrofonu açalım. Evet, mikrofonunuzu açabilir misiniz? Ekran paylaşımınız geldi. Hocam, biraz sıkıntı yaşıyorum bilgisayarımın yavaşlığından dolayı. Öncelikle beni davet ettiğiniz ve geldiğiniz için, dinleyeceğiniz için teşekkür ederim. Evet, geldi hocam. Buyurun. Tekrar bir daha paylaşım yapıyorum. Hocam, bir daha paylaşım yapıyorum çünkü benden kaynaklı bilgisayarımdan maalesef özür diliyorum. Umarım gelmiştir. Benim konum Erciş, geniş ailede ve çekirdek ailede yaşayan çocukların büyük ebeveynleriyle etkileşimini anlatmak ve Erciş ilçesi örneği ortaokul öğrencileriyle görüşmeler yapıldı. İlk başta modern toplumlardaki aile yapılarının zaten değişiklik gösterdiğini biliyoruz. Geniş aileden çekirdek aileye geçişlerin çok fazla olduğunu biliyoruz. Ve yine toplumlarda sosyal ve ekonomik kültürel değişimler kuşaklar arası iletişim de buna dayalı negatif yönde etkilemekte. Bunları genel olarak giriş yapmak için böyle başlamak istedim. Ve yine teknolojik çağımızda ise yaşlara yardımcı olmaları ve kuşaktan kuşağa aktarılması, gençlerin yaşlardan, tecrübelerinden faydalanması. Gülsüm Hanım, hem görüntünüz hem sesiniz gitti. Oturumdan düşmüş olabilir mi? Zannediyorum İkoko Hocam, oturumdan düştü. Evet, o zaman şimdilik ekran ben paylaşayım. Gülsüm'ün katılmasını beklerken. Gülsüm Hanım katıldılar. Devam edebilecek misiniz Gülsüm Hanım? Evet, geldi ekran paylaşımınız. Buyurun. Gülsüm Hanım, beni duyabiliyor musunuz? Mikrofonunuz kapalı olabilir mi? Sesim. Evet hocam. Şimdi beni duyuyor musunuz? Çok özür dilerim. Buyurun duyuyoruz. Buyurun, sizi dinliyoruz. Toplumumuzun değişimi sürecinde aile ilişkileri de değişim gösterdiğinden dolayı ve bulunduğumuz yerdeki
geniş ailede yaşayanların, çocukların kuşaklar arası etkileşiminin güçlü olduğunu, bundan dolayı da çekirdek ailede yaşayan çocuklarla farklı olacağını düşünülerek avantajları ve dezavantajları da ele alınarak özellikle sorularda bir çalışma gerçekleştirildi. Yöntemde araştırmanın modelini şöyle bir kısa bahsetmek istiyorum. Fenomenolojik araştırma kullanıldı. Bu nitel yöntemde araştırmalar literatürde özellikle çok fazla gözlendiği için tecrübelerin ve deneyimlerine uygun olduğu için fenomenolojik yaklaşım kullanıldı. Yine araştırmanın katılımcıları ise Erciş'in Hocam isterseniz siz devam edin. Zannediyorum internet sıkıntı yaşıyoruz. Şimdilik ben ekran paylaşacağım. Sonra ben de gitmiş sanırım. Çok özür dilerim. İlkük hocam siz paylaşım yapabilir misiniz? Evet, Gülsüm ben ekran paylaşayım. Gülsüm Hilal hocam isterseniz siz sözlü olarak anlatımınıza devam edin. Tabii ki de Erciş ilçesinden seçilmesinin sebebi de aile yapısının değişmediği ve daha çok geleneksel yapıda olduğu görüldüğünden dolayı ve ortaokul öğrencilerinin de seçilmesinin sebebi de soyut kavramlara daha akılcı çözümler ve cevaplar verileceği düşündüğünden dolayı seçildi. Yine araştırmanın veri toplama tekniği ve analizi düşünüldüğü zaman veri toplama teknikleri yarı yapılandırılmış soru formu oluşturuldu ve analizinde derinlemesine görüşme yapılarak söylem analizi kullanılarak ve betimleyici yöntem kullanılarak araştırıldı. Örneklemi ise genellikle kısıtlı olacağından dolayı geniş aile ve çekirdek aile diye kısıtladığımızdan dolayı kod örneklemi olarak kullanıldı. Yine bulgular kısmına geçtiğimiz zaman ise 10 kişiyle görüşüldü. 10 kişiden 5 kişinin çekirdek aile, 5 kişinin ise geniş aile olduğu ve çekirdek ailede yaşayanlara sorular yöneltildi ve geniş ailede yaşayanlara yarı yapılandırılmış soru formunda sorular yöneltildi. Bir tablo oluşturuldu. İlkük hocam, tabloya geçebilir miyiz? Buyurun tabloyu açabilirsiniz. Şimdi geldi hocam, evet buyurun. Evet hocam. Tablo birinci tablomuz çekirdek ailede yaşayan katılımcıların profilleri oldu. Burada tablomuzu biz birinci katılımcı olarak baktığımız zaman fiziksel mesafe, iletişim ve bakış açısı olarak ayırdık tablomuzda. Birinci katılımcımız uzakta yaşıyordu ama aynı şehirde bulunuyordu. Yine de büyük ebeveynlerine uzakta olduğu için böyle bir tablo yaptık. İletişimi çok fazlaydı ama bakış açısı büyük ebeveynlerine olumsuzdu. İkinci katılımcı yine uzakta, aynı şehirde fakat iletişim çok azdı. Yine bakış açısı ise olumsuzdu. Üçüncü katılımcımız yakında yaşıyordu, iletişimi çok fazlaydı, bakış açısı olumluydu. Dördüncü katılımcımız yakında yaşıyordu, iletişimi çok fazlaydı ve bakış açısı olumsuzdu. Beşinci katılımcımız ise farklı şehirde yaşıyordu. Uzakta beraber değiller, bu uzaktalardı ama farklı şehirde yaşıyorlardı. İletişimi yine çoktu. Burada bahsedeceğim, ileride de söyleyeceğim. Teknolojik aletlerle iletişim, çekirdek ailede de olsa iletişimin sağlandığı göz önüne bulunduruldu. Ve o bakış açısı ise olumluydu. Geniş ailede yaşayan tabloda ise ikinci tablomuzda belirledik. Bu da birinci katılımcı, genellikle bütün katılımcılar beraber yaşıyor fakat bakış açısı olarak farklılık gösteriyordu. İlk iki kişi katılımcının olumsuz düşünceleri varken diğer üç katılımcımızın olumlu düşüncelere sahip olduğu gözlemlendi. Yine bunun yanında biz bulgulara geçtiğimizde soru formunu üçe ayırmıştık. Birinci kısımda ise şuydu. Katılımcılar genellikle yaşlar hakkındaki genel görüşleri soruldu ve gerontolojik bakış açısıyla bireysel yaşlılıktan ziyade yaşlanmanın özelliklerini ve genel durumları hakkında görüşleri alınmak istenmiş olmasına rağmen bizim katılımcılarımız genel görüşleri ve yaşlılık hakkındaki algılarını tamamen kendi yaşlıları arasında kaldı. Genel olarak uzağa çıkılmadı.
genelleme yapılamadı yani. Geçebiliriz hocam. Yine bizim yaşlar mesela bağımlı olarak yaşar mı sorusunda yine geniş ailede ve çekirdek ailede yaşayanlarda farklı özellikler görüldü. Genellikle genelleme yapılamadıkları için genellikle başkalarına bağımlı yaşar olarak göz önünde bulunduruldu. Aktivite konusunda yine farklılık olduğu gözlendi. Genellikle aktivite konusunda yaşlar hiçbir şey yapamaz konusu çok dile geldi. Ama geniş ailede ise bu farklılaştı. Geniş ailede biraz daha beraber olduklarından dolayı çok fazla aktivite yapabildiklerini, çekirdek ailede ise zaman kısıtlaması ve beraber olamadıklarından dolayı çok fazla aktivite yapamadıkları dile getirildi. Geçebiliriz hocam. Yaşlar bilgi kaynağı mıdır, tecrübelerinden yararlanılmalı mıdır sorularında olumlu cevaplar verildi ve tecrübelerinden yararlanılmalıdır, iyi bir bilgi kaynağıdır denildi. Yaşların huzur verici, olduğu yer huzur verici midir sorusuna ise çekirdek ailede yaşayanlar, özellikle uzak olanlar, büyük ebeveynlerine uzak olanlar bu konuda huzurlu olduğunu dile getiremedikleri için, beraber olmadıkları için karamsar bir düşünceye sahiplerdi. Fakat geniş ailedekiler gayet olumlu cevaplar verdi. İkinci bölümde ise büyükleri hakkında genel görüşleri ele alındı ve büyükler de yine aynı şekilde çekirdek ailede var olan olumlu düşüncelerin olumsuz düşüncelerin fazla olduğu, geniş ailede var olan olumlu düşüncelerin fazla olduğu gözlemlendi. Mesela harçlık alır mısınız cümlelerine özellikle büyük ebeveynlerden bütün aile tipine bakılmaksızın büyük ebeveynlerden harçlık almasının mutlu ettiğini söylediler. Hocam. Büyük ebeveynlerin arkadaş gibi misinizdir, sır paylaşır mısınız cevaplarına ise çoğunlukla mülakat esnasında bu sorulara arkadaş gibi olsalar dahi sır paylaşmakta çekindiklerini, çünkü daha resmi ve saygılı olması gerektiklerinden söylediler. Büyük anne ve babamla olan iletişimim yeterlidir midir sorularında değilse geliştirmekten kaçınır mısınız sözlerinde genellikle çekirdek ailede yaşayanlar bu konuda biraz daha geri planda olduklarını, bir şey konuşmaktan veya çok fazla iletişim kurmaktan kaçındıklarını söylediler. Ama yine de olumlu düşüncelere sahip olduklarını, geniş ailede yaşayanlar ise çoğu konuda, sır konusunda veya başka konularda büyük ebeveynlerine danışarak devam ettiklerini söylediler. Yine bir soru şu şekildeydi. Büyük ebeveynlerin bir iş yaparken yardımcı olur musunuz dediğimizde bütün aile tipine bakılmaksızın bütün hepsinin olumlu cevaplar verildiği gözlendi. Yine akıllı telefon kullanımında sorusu sorulduğunda yine her konuda özveriyle yardımcı olacakları dile getirildi. Üçüncü konu ise çok üzerinde durmuyorum çünkü üçüncü konumuzu bütün sorularımızda ele almıştık. Sadece bir soru çok göze çarpar şekildeydi. Olumsuz düşüncelere çok fazla çekirdek ailede rastlanmış olmasına rağmen özel günlerde, bayramlarda ilk görüşmek istediklerim kimlerdir sorusuna tabii ki de büyük ebeveynlerimdir diye cevap verildiği gözlendi. Tartışma kısmında ise bunların genel olarak bulguların ele aldığım zaman çekirdek ailede yaşayanların daha olumlu, olumsuz, geniş ailede yaşayanların daha olumlu olduğu görüldü. Ve iletişim teknoloji konusunda ise tecrübelere bağlandığı görülerek iletişim sıkıntısı çekmeden uzakta dahi olsa sürekli iletişim halinde oldukları söylendi. Yine teknoloji konusunda yardımcı olur musun sorularında genellikle olumlu destek olurum. Bunun yanında her şekilde özverili şekilde yardımcı olurum
dediler ve tecrübelerin aslında tek taraflı olmadığı, bu sayede çift taraflı olduğu, tecrübe aktarımının, kuşaklar arası aktarımının ve öğrenimin tek taraflı olmadığı gözlenmiş oldu. Yine aile tipine bakılmaksızın büyük ebeveynlere saygı gösterilmesi gerektiği ve onlara yardımcı olmanın maddi ve manevi sorumluluk olduğunu belirttiler ve benlik saygısını geliştireceklerini, büyük ebeveynlerin varlığının olmasının aile ortamına olumlu etki göstereceğini dile getirdiler. Kültürel etkileşim için ise büyük ebeveynler arasında yaşayanların kültürel etkileşimi büyük ebeveynlerden aldığı, çekirdek ailede yaşayanların ise etkileşimi büyük ebeveynler yerine anne ve babadan aldığı görüldü. Manevi kültür özellikle. Yine yaşlılık algısı sorulduğu zaman aslında birinci bölümümüz zaten tamamen yaşlılık algısıydı. Burada yaşlılık algısının bireye ve bireyin yaşadığı çevre ve ortama göre değiştiği göz önünde bulunduruldu. Yapılan araştırmamızın sonucunda ise yine ortaokul öğrencilerinin büyük ebeveynlere ve yaşlılara saygı ve olumlu düşüncelerin yoğun olduğu görüldü. Yine her konuda tecrübelerinden yararlanılması, bilgi aktarımı, bunların hepsine saygılı olduğu gözlendi. Yine öğrencilerin profilleri, özellikle tecrübe ve deneyim konusunda büyük ebeveynlerine karşı sergilemeleri gerektiği davranışlar konusunda olgunlukları göze çarptı. Ve büyük ebeveynlerin tecrübesinden, deneyiminden, saygısından her şekilde yararlanılması gerektiğini ve ona göre de davranılması gerektiğini söylediler. Ayrıca geniş ailede yaşayan katılımcıların da büyük ebeveynlerine karşı sorumluluk almasında ve iş paylaşımında daha aktif rol oynadıkları gözlendi. Yine teknolojik çağda olduğumuz ve dijitalleşme ortamında olduğumuzun sonucuna bakılarak da sorulan soru kapsamında var olan ön yargımızın mesela çekirdek ailede yaşıyorsa büyük ebeveynleriyle iletişimi yoktur. Ön yargımızın kırılacağı şeklinde bir sonuç tespit edildi. Burada ise yeterli şekilde teknolojik aletler sayesinde yeterli şekilde iletişimin kurulduğu, yine kuşaklar arası öğrenmede karşılıklı olarak hem büyüklerin küçüklere hem de küçüklerin büyüklere şekilde öğrenmesi özellikle teknoloji çağında çok fazla göz önünde görüldü. O şekilde söyleyeyim. Hilal Hanım, sonuçları özetleyebilir misiniz? Süremizi aşmamak adına. Tabii ki de hocam. Zaten bütün söylediğim şeyler hep aynı çerçeve içerisinde geçiyor. Çekirdek ailede yaşayanların daha olumsuz düşünceleri olduğu ama yine tablomuza baktığımız zaman yakın yerlerde yaşayanların veya uzak yerlerde yaşayanların diye ayırt etmemize gerek kalmadığı, biraz da geniş ailede yaşayanların daha olumlu düşünceleri elde ettiği, bunları söyleyebilirim. Yine de kuşaklar arası etkileşim ve öğrenmede hiçbir şekilde olumlu, yani aile tipine bakılmaksızın dezavantajların da avantajların da olduğu görülmüş oldu. Bu şekilde özetleyebilirim hocam. Teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Aslında bir önceki konuşmacımızın sunumuyla da örtüşen bir konu oldu. Daha önceki sunumda Rukiye Satılmış bize yaşlıların görüşlerini paylaştı. Siz de ortaokul öğrencilerinin görüşlerini, bu kapsamda kuşaklar arası etkileşimi daha detaylı bir şekilde aslında tartışmış olduk. Tabii çelişkili sonuçlar da var aslında. Burada şunu söyleyebiliriz belki de, geçmiş yaşantıların yansıması olarak da yaşlılık sürecinde aile ilişkileri çocuklarımıza da yansıyor. Kuşaklar arası aktarımda da geçmiş yaşantılar aslında devamlılığını yansıtıyor gibi bir sonuç var. Çünkü hem çekirdek aile olup da hem olumlu iletişim kurabilen aileler de var. Çekirdek ailelerin tamamını da olumsuzmuş gibi nitelendirmek doğru değil. Araştırma sonucumuz da zaten bunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla geçmiş yaşantıların örüntüsü gibi bu sonuçlar. Teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Ben de çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Oturumun son konuşmacıları olan Sayın Ali Osman Özpolat ve Ferhat Toperi'yi yönelik sosyal hizmet modellerinin değerlendirilmesi adlı çalışmalarını sunmak üzere davet etmek istiyorum.
Evet, buyurun. Ali Osman Özpolak zannediyorum sunum yapacak. Evet, evet. Merhabalar hocam. Sesim geliyor mu acaba? Sesiniz geliyor hocam. Ekran paylaşımınızı bekliyoruz. Buyurun. Tabii ki. Şu an görünüyor mu hocam? Geldi. Evet, buyurun hocam. Öncelikle herkese merhabalar. Böyle bir toplantının organize edilmiş olmasından dolayı Muş Alparslan Üniversitesi'ne ve kıymetli hocalarımıza tekrardan teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bizler de bu vesileyle yaşlara yönelik sosyal hizmet modellerinin değerlendirmesi konusuyla ilgili Berat Hocam'la beraber bir çalışma hazırladık ve onu biraz değerlendirmeye çalışacağız. Tabii önemli konulardan bir tanesi yaşlara yönelik olarak sunulan hizmetler. Bu anlamda biraz istatistiki verilerim var. Buraları biraz hızlı geçmeye çalışacağım. Çünkü fark ettim ki diğer hocalarım bu noktalarda değindiler. Özellikle e, dünyaya baktığımız zaman işte ekonomik, sosyal, siyasal, teknolojik gelişim süreçlerinde sağlık koşullarındaki iyileşmeyle beraber doğumlarda yaşanan doğumlardaki düşüşler, yaşlılık oranlarının yükselmesi, erken yaş ölümlerinin azalması ve insan ömrünün giderek uzaması sonrasında yaşam süresi beklentisinde artmakta olduğunu görüyoruz. Yaş nüfusun hızla artmasıyla beraber de yaşlara yönelik olarak hizmetlerin ele alınması zorunluluk olarak karşımıza çıkmaya başlamış. Yaş nüfusun artışının da ilerleyen süreçlerde devam edeceği öngörülmekte. Bu bağlamda sizlere yaş nüfus oranının en yüksek ve en düşük olduğu 10 ülkeyi aktararak devam etmek istiyorum. En yüksek olduğu ülkeler Japonya, İtalya, Portekiz, Finlandiya gibi ülkeler. Bu ülkeleri biz pandemi sürecinde de isimlerini oldukça duymuştuk. Malum pandeminin etkisinin yaşlar üzerinde daha fazla olması nedeniyle. En düşük olduğu ülkelerde genelde gelişmemiş ülkeler ya da çok fazla dışarıdan göç alan ülkeler. Ülkemize baktığımız zaman da 9.7 ile yer aldığını burada görmekteyiz. Türkiye'de yaşlı nüfus oranının son 10 yılda %149 artması, bu gerçekten ciddi bir oran ve üzerinde düşünülmesi gereken, hizmetlerin planlanmasında göz önünde bulunması gereken bir oran olduğunu söyleyebiliriz. Yıllara göre yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranlarına da baktığımızda bu da oldukça önemli ülkemiz açısından. 1935'lerde yaşlı nüfus oranının 3.9'lardan 2000'lerin başında 6.7'lere, günümüzde 9.5, 9.6 gibi bir seviyeye gelmesine ve 2080'de de bu oranın %25,6'ya yükseleceği öngörülmekte. Bu bağlamda 2016 yılında 8,3 olan oranın 2021'de 9,7'ye yükselmiş olduğunu görüyoruz. Yaşlı nüfusun %44,3'ü erkek, %55,7'sinin kadın olduğunu görüyoruz. Kadın oranının yüksek olduğunu görüyoruz. Buna göre de 2050 yılına geldiğimizde her 5 kişiden birinin 60 yaş ve üzerinde olacağının tahmin edildiği çıkarılmakta. Nüfus piramidimiz var. Bu piramitte 1975'ten 2020'ye bir piramit, Türkiye'nin piramidi. Gelişmemiş ülke özelliği gösterirken dipten daha geniş, üstten daha dar şekilde son dönemlerde gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelere benzer bir nüfus piramidi gördüğümüzü de ifade edebiliriz. Yaşlıların son zamanlarda daha fazla gündeme gelmesinin sebebi, özellikle yaşlılarla ilgili çalışmalara baktığımızda gerçekten 2000'lerin sonrasında özellikle bakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2011'de kurulması sonrasında ciddi çalışmaların ön plana çıktığını görüyoruz. Bunda da yaş nüfusun artmasının büyük önemi olduğunu ifade edebiliriz. Doğum oranlarının azalması, sağlık teknolojideki gelişmeler ve yaşam süresinin uzaması, sağlık, bakım, sosyal güvenlik gibi sistemlerin yaşlılar için yetersiz kalmasına ve kamusal maliyetlerinde yükselmesine neden olmakta olduğunu ifade edebiliriz.
Buna göre yaşlılara yönelik sosyal hizmetlerin sunumunda tespitlerin ve önerilerin gelişmesinin önem arz ettiğini görüyoruz. Yaşlı nüfusta özellikle gözlenen artış ve aile yapısının değişime uğranması sadece Türkiye'de de değil tüm dünyada bunun böyle olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Avrupa ülkelerinde. Ülkelerin öncelikli sorunları arasına girmiştir. Türkiye'de de yaşlılara yönelik hizmetlerin önemi artmakta. Malum biz genç nüfus oranı yüksek olan bir ülke olduğumuz için genellikle politikaların özellikle sosyal hizmet ve sosyal politika çalışmalarının daha çok gençlere odaklandığını görürken bunun yaşlı odağına da çekildiğini son dönemde görmekteyiz. Buna göre yaşlara yönelik uluslararası gelişmelere de baktığımızda sosyal hizmet ve faaliyetler, sosyal yardım faaliyetleri, politika ve stratejilerin kültürel ve sosyal yapıya uygun, insan odaklı bir şekilde bütüncül ve mümkün olduğunca multidisipliner bir yaklaşımı esas almaya çalıştığını söyleyebiliriz. En temel hedef bu bağlamda yaşlara yönelik öncelikle bulundukları ya da diledikleri ortamda aileleriyle olabilir, sevdikleriyle olabilir, sağlık, huzur ve güven içerisinde sürdürmeleri ve kendilerini yetebilmeleri, üretken ve saygın bir şekilde mutlu bir yaşam sürmelerinin gerekliliğinin diyebiliriz. Türkiye'de yaşlılara yönelik hizmetlere baktığımız zaman daha çok maalesef hali hazırda bunlar bahsettiklerimizle beraber kurumsal bakım ve gelir güvencesi gibi konuların ön planda olduğunu, bir nevi biraz işte koruyucu önleyici faaliyetlerin yeni ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Kurumsal bakım hizmetleri kapsamında da Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işte kamu kurumları, özellikle yerel yönetimlerin, belediyelerinin, dernek ve vakıflarıyla özel sektörün yaşlı bakımına yönelik işletilen kuruluşlarının olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda yaşlılar için huzur evleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, yaşlı yaşam evleri, yaşlı hizmet merkezleri, bunların yanı sıra da resmi ya da özel bakım merkezlerinde bakım hizmetlerinin verildiğini görüyoruz. Türkiye'de yaşlılara yönelik hizmetlerin diğer hizmetlere de baktığımız zaman 2022 sayılı kanun kapsamında yaşlılara yapılan yardımları görüyoruz. Eşi vefat eden yaşlı kadınlara yapılan yardımlar dul yardımı olarak da bilinir. Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları tarafından yapılan yardımlar aslında bu yapılan yardımlar direkt yaşlılara yönelik değil, dezavantajlı gruplara yönelik olan yardımlar daha fazla diyebiliriz. Genel sağlık sigortasından ücretsiz yararlandırma, yaşlı destek programı YADES, ulusal yaşlanma eylem planları, programları, bunları bakanlıklar yapabildiği gibi yerel yönetimlerde genel olarak yerelde kendileri açısından hazırlamakta. Evde bakım ve evde sağlıkla ilgili hizmetler, yaşlılara yönelik ücretsiz indirimli seyahat destekleri, işte müze ve öğren yerlerine ücretsiz girme ve kurum bakımının ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Evde sağlık hizmetleri, evde bakım ve gündüzlü bakım hizmetlerinin de özel sektörden ve Sağlık Bakanlığı'ndan koordineli bir şekilde, bazen koordineli de olmayabiliyor, birbirinden bağımsız da sunulabiliyor olduğunu görüyoruz. Nakit yardımları kapsamında 2022 sayılı kanunun ön plana çıktığını görüyoruz. Bu yardımların genel olarak aile içi bakımı desteklediklerini ve bu bakımı desteklemeye yönelik, yani informal bakımı desteklemeye yönelik olduğunu da ifade edebiliriz. Doğrudan yaşlılara yönelik olarak emekli aylıkları, vergi indirimleri ve STK'lar ile vakıf yardımlarının da olduğunu görüyoruz. Yerel yönetimin yaşlılara yönelik hizmetlerine baktığımız zaman demin saydığımız hizmetlere benzer şekilde bakım hizmetlerinin sunulabilmekte, gündüzlü destek hizmetleri, meslek kursları, sosyal kültürel etkinlikler, aynı nakdi yardım ve evde sağlık hizmetinin yanı sıra evde teknik hizmeti, ev temizliği, kişisel temizlik, psikolojik destek, sosyal kültürel faaliyetler, ulaşım hizmetleri olarak aslında çok çeşitli
yardımların olduğunu görüyoruz. Tabii bunlarda bir tek tipleştirilmiş kesin olarak verilir dediğimiz hizmetler değil. Bazı belediyeler ön planda tutarken yerel yönetimler bazıları bunları ön planda tutmayabiliyor, öncelik vermeyebiliyorlar. Yaşlı bakım hizmetlerinin önceliklerine baktığımız zaman aslında bu tüm dezavantajlı gruplar için de bir nevi uyarlanabilir, düşünülebilir. Öncelikli olarak sıralaması, evde bakıma destek olunması, evde sağlık ve evde bakım hizmetleri ikinci olarak. Sonraki süreçte gündüzlü bakım ve dayanışma hizmetleri, ev tipi toplum destekli bakım hizmetleri, yatılı huzur evi ve yaşlı bakım hizmetleri, rehabilitasyon hizmetleri gibi bir sıralamanın yapmak olduğunu, genel olarak mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca koruyucu önleyici hizmetler kapsamında sosyal kültürel faaliyetler, danışma ve rehberlik, uyum bilinçlendirme çalışmalarının da yapıldığını görüyoruz. Hospis bakım, palyatif bakımının da olduğunu görüyoruz. Tabii ki yeterleme sayılarının arttırılması gerekir. Birazdan vakit kalırsa bunlarla alakalı önerileri de sıralamaya çalışacağım. Kurum bakımı verileri, burada da temel olarak birkaç istatistik paylaşmaya çalışacağım sizlerle. Toplam huzur evi sayısı Türkiye'de özel huzur evleri de dahil edilerek 449 olduğunu görüyoruz. 2022 verilerine göre huzur evlerinin yaklaşık %36'sının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı huzur evleri olduğunu, yaklaşık %59'unun ise özel huzur evleri olduğunu görüyoruz. Toplam bakılan yaşlı sayısının %51'inin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı huzur evlerinde olduğu görülürken %39'unun da özel huzur evlerinde olduğunu görüyoruz. Bu da bununla alakalı bir istatistik. Aslında buradan bakılarak huzur evi sayısının oldukça artmaya başladığını, bunun aslında güncel şartlara göre, güncel ihtiyaçlara göre hem sayısının hem de kapasitelerinin arttırıldığını görebiliriz. 2022 yılı içerisinde bu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı huzurevi için bir tablo. 167 huzurevinde 13.661 yaşlının olduğunu görüyoruz. Bununla beraber Aile Bakanlığı'nın yanı sıra diğer kamu kuruluşlarına ait huzurevlerinin 21, özel huzurevlerinde 261 olduğunu görüyoruz sayı olarak. Bu da sizlere aktarmak istediğim istatistiklerdi. Son olarak Türkiye'de yaşlı bakımına ilişkin genel önerileri de belirterek sunumu bitirmeye çalışacağım hızlı bir şekilde. Yaşlılara yönelik olarak sosyoekonomik yükü kaldırabilmek açısından hazırlıkların vakit kaybedilmeden olabildiğince erken başlanmasının önemli olduğunu söyleyebiliriz. Nasıl ki çocuklara yönelik yardımlar, engellilere yönelik yardımlar daha spesifik bir şekilde sunulmaktayken yaşlılar bu noktada biraz göz ardı edildiğini, bunun da üstesinden gelinmesi, çalışma yapılmasının önemli olduğunu söyleyebiliriz. Politikaların yaşlı nüfusu da düşünerek revize edilmesi. Demin söylediğim sadece hani yatırım olarak, politika olarak gençlerden ziyade, diğer gruplardan ziyade yaşlılığın da bir yani güncel olarak modern dünyanın bir genel sosyal sorunlarından bir tanesi olduğu düşünerek revize edilmesi gerekir. Yaşların yaşam kalitesinin bütün yönleriyle iyileştirilmesi, kamu kaynaklarının, bütçelerin uluslararası seviyelere getirilmesinin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yaşlıların ekonomik, toplumsal olarak desteklenmesinin de bu noktada önemli olduğunu ifade edebiliriz. Emeklilik konusu tabii bu da tartışılan konulardan bir tanesi. Hem yaş olarak hem içerik olarak. Bu anlamda kademeli ve aşamalı bir emekliye geçiş hizmeti geliştirilebilir. Yaşlılara yönelik olarak mesleki eğitimler, hayat boyu öğrenme, kurslar, yaşlı dostu kentler, uyum programları geliştirilmeli ve kapasitelerinin arttırılması gerekli. Mesela burada üzerinde durmamız gereken en önemli konulardan birisi de psikososyal destek. Yaşlılara genel olarak bu hizmeti düzenli olarak sunabilecek kuruluş kapasitesinin çok fazla olmadığını da
görüyoruz, ifade de edebiliriz bu şekilde. Bununla beraber yaşların bireysel özellikleri, ihtiyaç durumlarında dikkate alınarak aktif yaşlanma programlarının oluşturulması, özellikle pandemiyle beraber gündemimize giren tüm aslında toplum olarak herkesi kapsayan online uygulamalar olduğunu görüyoruz. Bu nedenle artık online durumlara destek olunması, online olarak yaşlara destek olunmasının da önemini e, belirtmiş olalım. Bu anlamda hizmetlerin kapasitelerinin evde bakım ve evde sağlık hizmetleri noktasında da arttırılması önemli. Gündüzlü bakım ve gündüzlü dayanışma hizmetlerinin geliştirilmesi önemli. Sosyal konut projelerinde yaşlıları kapsaması, bu anlamda onların da yaşların da düşünülerek gözden geçirilmesi bu projelerin önemli. Yaşlarla ilgili çalışan STK'ların desteklenmesi, genel olarak yaşlarla alakalı dernek ve vakıflardan bahsedebiliriz. Desteklenmesinin de ön plana alınmasının önemli olduğunu söyleyebiliriz. Toparlıyorum hocam. Yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin sayısının arttırılması ve bunun yanında ihtisas kuruluşlarının oluşturulması, sadece tüm yaşlılara hizmet veren kuruluşlardan ziyade mesela palyatif bakım, demans, Alzheimer gibi, ruhsal ve davranış bozukluğu gibi ihtisas kuruluşlarının oluşturulmasının önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bakım sonrası izleme ve değerlendirme hizmetlerinin geliştirilmesi, mevzuat yapısının güçlendirilmesi, yaşların bireysel özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda sunulan hizmetlerin hak temelli bir şekilde sunulmasının önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada bir diğer de önemli konu, hatta en önemli konulardan bir tanesi, yaşlılara sunulan hizmetlerin talep odaklı olarak sunulması, ama çeşitli nedenlerle bu talepte bulunmayan yaşlılar da bulunmakta. Bunların da göz ardı edilmeden hizmetlerin profesyonel bir şekilde sunulmasının önemli olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir konu da koordinasyon konusu. Mesela belediyeler çalışma yapıyor, STK'lar çalışma yapıyor, işte bakanlıklar çalışma yapıyor, ama herkes birbirinden bağımsız olarak yaptığı için bir koordinasyon işbirliğinin olmadığını, bu nedenle bu ağın kurulmasının önemli olduğunu söyleyebiliriz. En önemli konulardan bir diğeri de yaşlı alanıyla alakalı olarak çalışan profesyonel sayısının arttırılması. Tabii ki sayıyı çok daha fazla arttırabiliriz, önerileri arttırabiliriz, farklı bakış açısı geliştirebiliriz. Ancak sürenin de kısıtlı olması noktasında sizlere aktarabileceklerim bunlardı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonumu sonlandırıyorum. Mehtap Hocam, sesiniz kapalı. Teşekkür ediyorum Ali Osman Hocam. Paylaştığınız veriler ve öneriler kıymetli gerçekten. Sosyal hizmetlerin bütünleşik bakım ve hizmetlerden kastettiği, zannediyorum tam da bu. Bir çatı altında bu hizmetlerin toparlanması, multidisipliner bir şekilde zannediyorum bu hizmetlerin yürütülmesi, bütünleşik bakımdan kastedilen. Tüm konuşmacı hocalarıma yöneltmek istediğiniz sorularınızı ya da katkılarınızı alabiliriz. Buyurun sayın hocalarım. Hocam, benim bir sorum olabilir mi, müsaadeniz varsa? Tabii ki, buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Bütün hocalarıma, katılımcı hocalarıma teşekkür ediyorum birbirinden güzel sunumları için. Benim Rukiye hocama bir sorum olacaktı da. Kendisi yaşlı bireylerin evde olma hali ve gündelik hayat deneyimlerine yönelik Muş üzerinde bir çalışma yaptı. Sunumunda çalışmasına geleneksel ve modern dönem arasında pek çok değişimler yaşandığını ifade etti ve geleneksel dönemde daha aktif olan yaşlılarımızın modernleşmeyle birlikte daha pasif duruma geldiğini ve daha çok evde yaşama itildiğini ifade etti. Ben soracaktım, yaşlıların kurumsal bakıma yönelik kurumlara, bir de sunum sırasında şeyden bahsetti hocamız,
huzurevinin ya da bakım merkezinin olmadığı nadir illerden bir tanesi olduğunu söyledi. Acaba görüşme yapılan yaşlıların kurumsal bakıma yönelik taleplerini ölçmeye yönelik bir soru soruldu mu? Bir veri toplandı mı? Ben mi kaçırdım acaba? Yani formal bakım, kurumsal bakıma yönelik, hani bunu taleplerine yönelik herhangi bir veri toplandı mı diye. Şöyle, sorunuz için teşekkür ederim. Özel olarak bütün görüşmecilere bu soruyu sormadık ama gidişat içerisinde, yani görüşmeler içerisinde fikirlerini belirtenler birebir olmadı ama yani şey var, bizim edindiğimiz şu, hani bırakın huzurevini tek başına yaşamalarına bile olumlu bakılmıyor burada. Yani huzurevi o yüzden aslında talep görmüyor şu an için. Belki ileride olacaktır. Onu bilemiyorum ama yani yalnız yaşamalarına bile bireylerin hoş bakılıyor kültürel olarak. Onu söyleyebilirim size. Ve kişilerin kendisini de içselleştirilmiş olduğunu gördüm. Şöyle bir, aslında ben bu çalışmadan epey bir veri elde ettim ama size çok kısıtlı bir miktarını sundum. Şu ilginç bir veriydi benim için. Bir tek başına, yani eşiyle birlikte ya da yalnız olarak kendi evinde yaşayan insanlar geçmişte birlik yaşamamış insanlar. Yani biz burada hani öyle diyoruz, birlik yaşadığımız yaşamadığımızı bir sonuçta. Rukiye Hocam, sesiniz çok kısık geliyor. Biraz daha sesinizi yükseltebilir misiniz? Hoparlörünüzden kaynaklanabilir. Yani birlikte yaşamak kişilerin algılarında aslında zor bir hayat deneyimi. Çünkü o evde işte birçok kişinin bakımını üstleniyor gelin olarak giden kişi. Ama o şu anda birlikte yaşayan insanlar da geçmişte birlikte yaşayan insanlar. Aslında bu zorluğundan içselleştirilmiş olduğunu düşünüyorum. Yani geçmişte yalnız yaşayan şu anda da yalnız yaşıyor. Yani kendi çevrede kendisi de yaşayan. Şu anda da yaşlanmış olsa da kendi başına evinde yaşıyor. Ama birlikte yaşayan birlikte yaşamayı sürdürüyor. O yüzden ben burada kültürün ve bakış açısının önemli vurguladım. Yani huzurevinin olmamasını da kültüre bağlayabilirim diye düşünüyorum. Bağlayabiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Evet, soruları alabiliriz. Ben bir soru sorabilir miyim Mehtap Hoca, izniniz olursa? Tabii, buyurun lütfen. Benim de Rukiye Hocama bir sorum olacak çalışmasıyla ilgili. Çalışmada katılımcıların 6'sının kadın, 3'ünün erkek olduğunu söylediniz Rukiye Hocam. 9 katılımcı seçmenizin, yani katılımcı sayısını 9'la sınırlamanızın bir nedeni var mıydı? Ya da niye 6'sı kadın, 3'ü erkekti hocam? Bir sebebi var mı? Onu merak ettim çalışmanızda. Normalde derinlemesine görüşme yaparken biz 8 ila 14 kişi arasında bir kota seçeriz. Yani biz 8 kişiden bilgiyi elde edebiliyorsak 8'e de sınırlarız. Bu arada ben onu sunum hazırladıktan sonra 2 kişiyle daha görüşmüştüm. Onu ekle sağlamak dedik. Yani 11 kişi oldu. Kadın görüşmecinin daha fazla olmuş olmasının sebebi erkeklerin ölmüş, vefat etmiş olmasıydı. Zaten istatistikte de belirttim ama sunum üzerinde durmadım. Kadınların yaşam süresi daha uzun, Türk verilerinden de elde ettiğimiz üzere. Sebebi de biraz o, yani bir eve gittiğiniz zaman kapısını çaldığınızda zaten biz bunu tanıdıklar ya da işte güven sağlayabileceğimiz kişiler üzerinden ulaşmaya çalıştık. Eşlerinin vefat etmiş olmasıydı yani. Temel sebep buydu. Bu şekilde. Teşekkürler hocam. Sorunuz varsa sayın katılımcılar sorularınızı alabiliriz. Katkı ya da sorunuz var mı sayın katılımcılar? Zannediyorum soru ya da katkı yok. Oturumu kapatmak istiyorum. Emeği geçen herkese tekrar yürekten çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum tüm konuşmacılara. Evet. Bugünkü oturumların sonuna geldik. Kıymetli hocalarım, değerli katılımcılar. Oldukça verimli olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Çok keyif aldığımız bir gün oldu. Gerontoloji konusu açısından.
sunum ile katkı sağlayan ve oturum başkanlığı ile yine bize destek olan bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum. Çok güzel konular konuşuldu. Aktif ve başarılı yaşlanmanın desteklenebileceği, sağlanabileceği kurumsal yapılar üzerinden, tazelenme üniversiteleri üzerinden konuşuldu. Yine bunlar içerisinde kuşaklar arası dayanışmayı, kuşaklar arası iletişimi irdeleyen, sorgulayan çalışmaların yer aldığı oturumlar gerçekleştirildi. Benim şahsen çok feyiz aldığım bir gün oldu, bir kongre günü oldu. Ben herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başta İsmail hocamıza kongremiz öncesinde de sonrasında da esnasında da katkılarından ve desteklerinden ötürü yine dediğim gibi bildirileriyle ve oturum başkanlıklarıyla bize destek olan, bizi geliştiren, bize öğreten hocalarımıza ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve sözü İsmail hocama ben bırakıyorum. Eğer uygun görürse. Hocam mikrofonunuz kapalı sanırım. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle bugün ilk gün olması itibariyle birbirinden farklı konularda değerli sunumlar icra edildi ve çok kıymetli çalışmalardı. Gerek sabahki oturumda yabancı misafirlerimiz, meslektaşlarımız, ondan sonra ulusal bazda değerli meslektaşlarımızın ortaya koyduğu birbirinden değerli çalışmalar, ufuk açıcı, ilham verici ve aynı zamanda geleceğe yönelik neler yapmamız gerektiği hususunda hepimizi bir noktada birleştirdi. Özellikle sempozyumun, kongremizin adı Gerontolojik Bakış. O açıdan zannedersem bugün bu toplantıya katılan, gerek sunum yapan, gerekse dinleyici olarak katılan, moderatör olan, oturum başkanı olan herkes, kendine bir görev adetmiş herkes, katılımıyla aynı zamanda hem kendisinin hem çevresinin yaşadığı ülkenin toplumsal yaşlanma sürecine kafa yoran herkesin elde ettiği bir çıkarım mutlaka bir sonuç olmuştur. Bu hepimizin bugün ortaya konulan birbirinden değerli, kıymetli çalışmalarla riskleri nasıl azaltabiliriz? Kaygılarımızı nasıl azaltabiliriz? Geliştirilmeye ve tartışılmaya açık yeni yaşlanma ve yaşlılıkla ilgili gerontolojik bakışı güçlendirebilecek yeni konseptleri nasıl tartışabiliriz? Toplumun, ailenin, bireyin, asgari düzeyin inecek olan kaygılarını, toplumsal dinamikleri tetikleyecek nitelikte nasıl geliştirebiliriz? Ve bu bağlamda elde ettiğimiz elde ettiğimiz bilgiler ve karşı karşıya kaldığımız sorunlarla acaba bizden yardım talep edenlerin, kurumların, bireylerin, toplumun, sivil toplumun bu yardımına gerontolojik bakış perspektifiyle nasıl karşılık verebiliriz? Yeni bir kültürü, dayanışmayı nasıl öne çıkarabiliriz? Ve hiç şüphesiz ki yardıma muhtaçlığı ve bakıma muhtaçlığı ortadan kaldırmak gerontolojik bakış açısından bizim temel hedefimiz ve bu noktada karar verici, pratik politika yapıcıları acaba nasıl harekete geçirebiliriz? Sadece birey, aile ve toplum ve devlet açısından yaşlanma ve yaşlılığın yarattığı olumsuz etkileri nasıl azaltabiliriz? İşte bunlar bugün gerontolojik bakış perspektifinden birinci günde ele aldığımız birbirinden değerli, kıymetli çalışmalardı. Özellikle iki hocanın
ve değerli öğrencimizin yaptığı çalışma, Ferhat Hocamızın, Ali Osman Hocamızın sosyal hizmetle ilgili modellerin değerlendirilmesiyle ilgili ortaya koyduğu çalışma. Bunun yanı sıra özellikle Rukiye Hoca'nın evde olma sanatı, yani evde olarak, evde kalarak gündelik yaşam deneyimleri üzerine genel yaşam perspektifinde karşı karşıya kalınan riskler ve bu süreçte kültürel bağlamda ne tür desteklerin bu süreçte bu durumla karşı karşıya kalan birey ve aile ve muhataplara verilebileceği. Bunun yanı sıra Handan Hoca'nın bakım veren hasta yakınları üzerine düşen görevler ve bu işin engellilik boyutu ve dolayısıyla ekonomik boyutu, bunların hepsi farklı bir şekilde ele alındı. Melek Hoca'nın uykunun yaşamımızdaki önemi, özellikle yaşlı nüfustaki uyku bozuklukların bir takım nörodejeneratif rahatsızlıklara neden olması, REM döngüsünde ortaya çıkan azalmaların yaşamımızdaki yaşam kalitemizi nasıl etkilediği ve yaşlanma sürecimizdeki beklentilerimizi özellikle sağlık sektörüyle ilişki bağlamında nasıl şekillendirildiği ve bir diğer oturumcu değerli meslektaşımız Cemil Yavuz, Fethiye Tazeleme Üniversitesi'nin kurulma öyküsü ve ortaya konulan konseptin bir ilçede nasıl bir değişim ve dönüşüm yarattığı ve bu bağlamda tartışılan yaşlanma ve yaşlılık olgusunun hangi hedeflere ulaşılabileceğini de göstermesi açısından son derece yararlı olmuştur. Değerli meslektaşlarım, bugünkü oturumda aslında gerontolojik bakış açısından birçok meslektaşımız özellikle anti-aging kavramının, hospice kavramının, bunun yanı sıra ötenazinin ve 3. yaş üniversitesi diye adlandırılan Age Friendly University kavramının global network ile ilişkilendirilerek ele alınmasının önemi çok gelecekte kendini daha hissedilir hale getirecektir. Profesör Doktor Bernd Sieberger'in nasıl yaşlanıyoruz ve yaşlanma sürecinde kültürün bu ilişkilerimize olan etkisinin oldukça önemli olduğunu ifade etmesi de son derece farklı bir bakış açısını yarattı. Hiç şüphesiz ki Profesör Doktor Yana Goryuk'un ortaya koyduğu yaşlar ve evcil hayvanların yaşam sürecindeki yaşam kalitesine olan etkilerinin ele alındığı bu çalışma gerçekten kayda değer ve ilham verici bir çalışmadır. Ve bunun örneklerinin ülkemizde gerontoloji bölümlerinde, ülkemizde evcil hayvan besleyen yaşlılarımızın yaşam kalitesine nasıl etki ettiğinin de araştırılması açısından bize bir örnek teşkil etmiştir. Bu süreçte özellikle gerontolojik bakış kavramında sosyal etik hiç şüphesiz ki hepimiz açısından temel kavramları oluşturur ve sosyal dayanışma alternatifleri arasında en iyisi olarak kabul edilir. Dayanışma hepimizin omuz omuza vermiş, birbirimize nasıl destek olabiliriz ve aynı zemini bilinçlice hepimiz nasıl paylaşabiliriz, bu bilinçle aynı hedefler doğrultusunda hareket edebiliriz. İşte bugün hep birlikte farklı kültürlerden, farklı şehirlerden, farklı dillerden olsak da aynı özde birleştik ve burada bakış açımız, yaşlanma ve yaşlılığın gerontolojik bakış açısını oluşturdu. Yani birine bir şey olursa
diğerleri bunun kendisine olmuş gibi hissetmesini, ona karşı bir sorumluluk duymasının demek ki ülkeler arasındaki bir sınırla kısıtlı kalmayacağını, aslında herkesin aynı sorunla, aynı şekilde veya farklı yöntemlerle başa çıkma gayretini ortaya koyduğunu görüyoruz. Özellikle Lucia Hoca'nın ortaya koyduğu anti-aging ve anti-aging kavramının toplumda yaşlanma ve yaşlılık görüntüsünü nasıl etkilediğiyle ilgili ilham verici bir sunumuna da şahit olduk ve bu örneklerin aslında gerontolojik bakış sempozyumunda ele alınan tüm çalışmaların hepimiz için ülkemizdeki yaşlanma ve yaşlılık çalışmaları özellikle gerontolojik bakış perspektifinden yeniden değerlendirmemiz gerektiğini ve daha detaylı araştırmalara yönelmemiz ve temel araştırmaları hep birlikte yapmamız gerektiği sonucunu da ortaya koyması açısından bence çok kıymetliydi. O açıdan birinci günün toplantısında katılan birbirinden değerli hocalarımıza, oturum başkanlarımıza, bize bu imkanı veren Muş Alparslan Üniversitesi'nin değerli yöneticilerine, başta rektörüne ve öğretim üyesi kardeşlerine, sunum yapmış herkese ve dinleyicilere teşekkür ediyorum. Bir yol yürüyeceksek hep birlikte yürüyeceğiz. Bir sorun varsa çözüm yolunu hep birlikte tartışacağız. Teşekkür ediyorum. Ben de İsmail hocamıza teşekkür ediyorum. Bugünkü oturumlarımızın sonuna geldik. Yarın kongremizin 2. gününü gerçekleştirmek üzere sabah 10'da buluşmak üzere diyorum ve bugünkü toplantıyı sonlandırıyoruz. Teşekkürler herkese.